Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisine ayak basmıştı Silmina ve babası Murat. Mardin'in ıssız, kurak arazileri yolda yoldaş olurken baba kıza, taştan ve kerpiçten yapılma evler hoş geldiniz diye göz kırpıyordu. Bu taze burnunda midyatlı küçük aileye. Silmina, okuduğu sınıf öğretmenliği bölümünden yeni mezun olmuştu. Üniversite hayatı dolu dolu geçmiş, kendini birkaç alanda geliştirmişti. Babasının ona 10. yaş gününde aldığı fotoğraf makinesini eline aldığından beridir tek tutkusu fotoğraf çekmekti. Bu nedenle ikinci sınıfa geçtiğinde dönem başında fotoğrafçılık kulübüne kaydını yaptırmış, aldığı 3 yıllık kurs ile artık yarı profesyonel bir fotoğrafçı olmuştu. Mardin'e gelme sebepleri cerrahilikten aile hekimliğine geçiş yapan babası Murat Bey'in tayinini istemesiydi. Selmina, o hep resimlerde gördüğü Mardin'e üstelik en ünlü ilçesi olan Midyat'a geldikleri için çok sevinmişti. Burada gezip görecek, fotoğraf çekebilecek çok güzel yerler vardı. Murat Bey kızına buruk bir gülümsemeyle baktı. Annesi Oya'ya ne kadar da çok benziyordu. Gülüşü, ses tonu, bakışları tıpkı oydu. Bazen Allah'ın kendisine verdiği bir hediye olarak görüyordu kızını. Karısını kaybettikten sonra sabrederek isyan etmeden çektiği acının hediyesi. Araba yolda hızla yol almaya devam ederken yakıcı güneş ikindi vaktinin gelmesiyle etkisini azaltmaya başladı. Uzun çorak arazi yeniden kerpiçten ve tuğladan yapılma evlerle süslenmeye başlandığında baba kız uzun ve yorucu yolculuğun ardından Midyat'a gelmişlerdi. Sermina heyecanla fotoğraf makinesini eline aldı. Yavaş giden arabanın camını sonuna kadar açıp sokakta oynayan çocukları, kapının önünde oturup sohbet eden kadınları ve yüzünde yaşadıkları acıların izlerini taşıyan yaşlı kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı. Bir süre sonra genzine dolan bir garip havayı gözlerini kapatıp ciğerlerini doldurma isteğini bastıramayan Sermina, fotoğraf makinesinin bacaklarının üstüne koyup başını camdan dışarıya çıkarttı. Gözlerini kapatıp derin bir nefes çekti ciğerlerine. Toprak ve huzur kokuyordu bu memleket. Sermina, kızım, geldik. Arabanın durduğunu bile fark edemeyen Sermina, babasının seslenmesiyle korkuyla yerinden sıçradı. Öyle ki az kalsın fotoğraf makinesini dizlerinden aşağıya düşürecekti. İlk önce makinesinin boynuna asan Sermina, torpidodaki pet şişeyi alarak büyük bir yudum içti. Ardından şişeyi elinde tutarak çantasını boynuna taktı ve arabanın kapısını yavaşça açarak arabadan indi. Etrafına şöyle bir göz gezdirdikten sonra sağlık ocağının önünde olduklarını anladı ve babasının yanına hızla ilerledi. Onu izleyen siyah gözlerin farkında olmadan babasına sımsıkı sarılıp etrafa gördüklerini saçmaya başlamıştı. Murat Bey Midyat'ı bırakın Mardin'in hatta Türkiye'nin en güçlü aşiretlerinden olan Yağızoğlu aşiretinin veliahtı Mert Yağızoğlu ile konuşuyordu. Buralara gelmekle belki de hayatının ikinci en iyi kararını almışım Mert Bey. Sahi sizi tanıştırmadım. Bu kızım Sermina. Sermina, bu bey de Mardin'in büyük bir aşiretlerinden ve buralardaki toprakların sahibi olan Yağızoğlu aşiretinin ağası Mert Yağızoğlu. Sermina masmavi gözlerini dipsiz karanlık kuyularda birleştirdiğinde kendisini oldukça rahatsız hissetmişti. Peki bu rahatsızlığın nedeni neydi? Yeni biriyle tanışmayı sevmemesi belki de en gerçekçi nedeni olabilirdi. O siyah incilerde her türlü duygu vardı. Acı, heyecan, burukluk ve mutluluk. Belki de bilmediği daha çok duygu. Selmina adının Mert olduğunu öğrendiği adamın gözlerinin içine bakmaya devam ederken bembeyaz elini Mardin'in çorak topraklarında kavrulup yanmış bir tenin hükmüne bıraktı. Mert ise bu tanışmadan karşısındaki kızın kendisine olan bakışlarından ve içindeki garip histen bir çıkarımda bulunmaya çalışıyordu. Genç sayılabilecek bir yaştaydı ve dikkat ettiği için her zaman fit olan bir vücuda sahipti. Diğer aşiret ağalarının çocuklarının yaptığı gibi okulunu Mardin dışında okumamıştı. O topraklarına aşık bir adamdı. Yüksek lisansı dahil olmak üzere bütün okul hayatı bu şehirde geçmişti. Seviyordu Mardin'i. Havasını, suyunu, taşını, toprağını, her şeyini seviyordu. Bu toprakların kızı olan Asmin'ini de seviyordu. Bir gözyaşına dünyayı yakacak kadar sevgisi, kalbi de, bütün benliğiyle ona aitti. Peki kendisi neden bu yeni tanıştığı kızdan alamıyordu? Kendini ona çeken neydi? Beyaz teni mi, masmavi deniz gibi gözleri mi? Yoksa masum bakışları mı? Hangisiydi? Merhaba, ben Sermina. Tanıştığıma çok memnun oldum. Merhaba, ben Mert Yağızoğlu. Ben de tanıştığıma çok memnun oldum Sermina Hanım. Küçük bir tanışma faslından sonra Mert, baba kızın yanından yarın akşam konakta babasının yemeğe beklediğini söyleyerek ayrıldı ve aile şirketine gitmek üzere arabasına binip gözden kayboldu. Sermina, Midyat'ın kara gözlü ağasının etkisinden çıkmaya çabalarken babası ile birlikte sağlık ocağının içine doğru yürümeye başladı. Bırakın beni, hepinizi öldüreceğim. Bu inandığınız Rabbiniz de size yardım edemeyecek. Sermina kısık da olsa duyduğu bu kelimelerle irkilmişti. Kim böyle bir kelime kurabilirdi ki?
Hem bu sesler nereden geliyordu? Başını iki yana sallayarak silkinip kendisine gelmeye çalıştı. Yolculuk esnasında güneş başına geçmiş veya yorgunluktan hayali sesler duymaya başlamış olabilirdi. Sermina, kızım haydi gel, neden dikiliyorsun orada? Murat Bey kızının gelmediğini anlayınca onu yanına çağırdı. Bekleme koltuğunda oturan siyah çarşaflı kadının kızına olan bakışlarını hiç beğenmemişti. Sermina daldığı tuhaf düşüncelerden sıyrıldı ve babasının ardından doktorun odasına doğru yürümeye başladı. Birkaç adım sonra babası kapıyı çaldı ve birlikte içeriye girdiler. Kendilerini 30'lu yaşların başında, esmer, ela gözlü, güleç yüzlü bir doktor karşılamıştı. Babası telefonda görüştüğü yeni doktor arkadaşı Hakan ile tanışıp kısa bir sohbet ettikten sonra kızını da onunla tanıştırdı. Bir saatin ardından Sermina babasıyla sağlık ocağından ayrılıp yeniden arabaya bindi ve yeni evlerine doğru yol almaya başladılar. Dar yollardan geçerken çocuk sesli bir şarkı gibi Sermina'nın yüreğini okşuyordu. Arabaları sağlık ocağının 4 sokak aşağısında bahçeli, tek katlı küçük bir evin önünde durdu. Murat Bey arabayı park ederken Sermina çoktan bahçeyi keşfetmeye başlamıştı. Rengarenk çiçekleri kokluyor, bu da yetmiyormuş gibi hepsini bir anne şefkatiyle okşuyordu. Çiçekleri oldu olası çok severdi. Kızım, haydi gel eşyaları taşıyalım. Bahçeyi yarın sabahta keşfedersin. Bugün çok işimiz var. Babasının seslenmesiyle arabalarına doğru yürüyen Sermina, babasının evin kapısını açmasıyla eşyalarını eve taşımaya başladı. Bir süre sonra yeni komşular da kendilerine yardım etmeye gelmişlerdi. Yaklaşık 5 saatin ardından eşyalar taşınmış ve çoğu eşya yerlerine yerleştirilmişti. Hazır eşyalı bir ev olduğu için Selmina ve babası sadece kendilerine ait olan eşyaları getirmişlerdi. Şimdi de komşuların yapıp getirdikleri yemekleri yiyorlardı. Babacığım, yarın kalan işleri de halleder, sonra da çarşıya gidip eksiklerimizi alırım, olur mu? Tamam kızım, o zaman arabayı sana bırakıyorum. Yarın lazım olacak. Hem ben de yürüyüş yapmış olurum. Sağlık ocağı çok uzakta değil. Aman da benim biricik babam kızını mı düşünürmüş? Yerim ben senin gibi babayı. Son lokmasını da yedikten sonra babasının boynuna sarılan Sermina onu öpücüklere boğdu. Murat Bey de yemeğini yemeyi bitirdikten sonra birlikte sofrayı toparladılar. Sermina bulaşıkları yıkarken babası da bahçedeki patlak ampulü değiştirip tahta masa ve sandalyeleri evin önündeki küçük avluya yerleştirdi. 20 dakika sonra Sermina elinde tepsiyle bahçeye girip babasını gülümseyerek baktı. Buradaki ilk akşamımızda ilk çayımızı içelim dedim ve çay yaptım. Sermina demlikteki sıcak çayı bardaklara doldurup bir sandalye çekip oturdu. Hava ılıktı. Rüzgar hafif hafif etse de insanı üşütmüyordu. Sermina çiçeklerin kokusunu içine çekerken bir yandan da yudum yudum sıcak çayını içiyordu. İzmir'de denize karşı bir midye keyfi kadar olmasa da yine de bu çay keyfinden çok daha haz almıştı. Kızım artık burası sayılırız. Uzun bir süre burası bizim yuvamız olacak. İzmir'den sonra alışman zor olacak ama bir olup bunu aşacağız. Aşacağız değil mi kızım? Sermina babasının elini sıkıca tutup defalarca kez öptü. Onun gözlerindeki endişeyi görebiliyordu. Babacığım sen beni merak etme. Bak buradaki Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yapacağım. Ücretli öğretmenlik için. Başvurum sonuçlanana kadar fotoğraf makinemle bol bol gezer dururum artık. Bu sırada da rahat durmaz kendim gibi deli dolu arkadaşlar bulurum. Öncekilere nasıl alıştıysak buna da öyle alışacağız bir şekilde. Sen benim yanımda ol yeter. Haydi yatalım artık çok yorulduk. Ben yatakları çay demlenirken hazırlamıştım. Tamam kızım haklısın yatalım. Sabah erken kalkıp işe gideceğim. Murat Bey bahçe kapısını ve evin kapısını kilitledikten sonra odasına giderken Sermina da mutfakta bardakları yıkadı. 2 salon bir oda orta büyüklükte olan evlerinde artık herkesin kabuklarına çekilme vakti gelmişti. Sermina üzerine değiştirip odasının ışığını kapattı ve annesinin hamileyken kendisi için elleriyle yaptığı bez bebeğine sarılıp duasını etti ve kendisini uykunun kollarına bıraktı. Murat Bey ise rahmetli karısı Oya'nın resmini göğsüne bastırmış, gözyaşları içinde dua ederek uyuyakalmıştı. Anne, seni çok özledim. Ben de kızım, ben de seni çok özledim. Sermina etrafına korkuyla bakıyordu. Anne, neden buradayız? Çok korkuyorum. Ne olur gidelim buradan. Mezarlıkta gece yarısı ne işimiz var? Sermina annesinin elinden sıkı sıkı tutmuş, karanlık mezarlıkta tek ışık olan yere doğru onu çekiştirmeye başlamıştı ama nafileydi. Annesi bir heykel gibi yerinde öylece duruyordu. Anne, anne ne olur gidelim buradan. Kızım gidemem, sen de gidemezsin. Neden anne, neden? Ne olur gidelim. Sermina hıçkırıklarının arasında gözyaşlarını silerek annesi ikna etmeye çalışıyordu. Burası içini ürpertiyordu. Olduğu olası mezarlıklardan korkuyordu. Gidemeyiz kızım, olmaz. Sermina annesine gitmek için yalvarırken annesinin gözleri aniden simsiyah oldu. Ten rengi grimsi bir renge dönerken tırnakları uzuyordu. Uzayan tırnakları Sermina'nın eline ve bileğine batıyordu. Anne, canım acıyor yapma. Çığlıklar içinde elini kurtarmaya çalışan Sermina duyduğu sesle sanki hiç kötü değilmiş gibi daha da kötü olmaya başlamıştı.
Eğer Mert'e karşı bir duygu hissedersen bunu canınla ödersin Selmina. Mert'ten uzak duracaksın. Anladın mı kızım? Selmina daha bir söz söylemeden annesi aniden tırnaklarını sapladığı yerden çıkardı ve onu hızla yere fırlatıp gözden kayboldu. Hızla yere düşen Selmina nefes alamamaya başlayıp gözleri gökyüzü gibi kararmaya başlarken bir süre sonra bilincini yitirmişti. Hayır, Selmina gördüğü kabusun etkisiyle çığlık atarak uyandı. Elini boğazına götürüp derin nefesler almaya başladı. Neden böyle bir kabus görmüştü? Rüyalarında kendisine hep iyi davranan annesi neden kendisine bu kadar kötü davranmış, canını yakmıştı. Çok korkuyordu. Titreyen elleriyle gözyaşlarını silerek yatağına geri uzandı. Ellerini açıp lisedeki din kültürü dersindeki öğretmeninden öğrendiği duaları okumaya başladı. Dualarını okumayı bitirdiğinde tam gözleri kapatıp uyuyacakken duyduğu fısıltıyla yerinden sıçradı. Kim var orada? Korkuyla babasının uyanmasından korkarak kısık sesle sorduğu sorunun cevabı çok gecikmedi. Selmina, bu söylenenlerden sonra yatağındaki nevresimine sarılmış, heykel gibi dona kalmıştı. Cinli hakim, el cinli hakim. Bir gece önce. Asmin gördüğü rüyayla huzursuzca yerinde kıpırdandı. Alnından akan ter damlaları göz çatağına doğru ince bir yol çiziyordu. Selmina diye belirli belirsiz sayıklarken içinde oluşan hislerle uyanmak, yatağından kalkmak istedi ama yapamadı. Erva, Asmin'in bu haliyle çok eğleniyor, üzerine ağırlığını verip onun yatağından kalkmasına bir türlü izin vermiyordu. Mert'i elimden alacak o kız buraya adım attığı anda bütün hayatım yerle bir olacak. Gelmemeli, buraya ayak basmamalı. Eğer ki buraya ayak basarsa daha beni tanımadan kabus olurum. Kimse ama hiç kimse Mert'i, kocamı benden alamaz. Asmin içinden çığlık çığlığa, yeri göğü inletircesine Selmina'ya yapacaklarını sıralarken, Ervah odanın içinde sessizce gezinip Selmina ile ilgili gelecekten haberler, vesveseler verip çırpınışlarını izlemeye devam ediyordu. Neo, kocanın başka bir kadına gitmesinin ihtimali bile eteklerine tutuşturdu. O kızı bu topraklara adım attığı an Mert'in kaderi o olacak. Asmin düşünce gücüyle halasının cini olan Ervah ile konuşmaya devam ederken, kocası Mert hiçbir şeyden habersiz yanında uyuyordu. Kes sesini Ervah. Selmina Mert'in kaderi olmayacak. Olamaz. Eğer Mert beni bırakırsa mahvolurum. Ve ben mahvolursam tüm malini kendimle beraber yakarım. İçimde kötülük olan her şeyi seviyorum Asmin. Senin ve halanın yanında durma nedenim de içinizdeki bu saflıklık. Emin ol ki o kızın eli yarın Mert'in eline değecek ve sen tüm madeni yakıp kül edeceksin. Ervah sus ve beni iyi dinle. Eğer Mert ile Selma denilen o kız yarın göz göze bile gelirse onunla uğraşmanı ve buradan göndermeni istiyorum. Ervah'ın morali Asmin'in sözleriyle yerine gelirken yeni oyuncağının bir an önce bu topraklara ayak basmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Bu oyun için büyünün yapılması şart Asmin. Tek başıma üstelik öylesine bir insan ile uğraşamam. Ona musallat olamam. Asmin kas katı bedenini rahat bırakıp yatağına iyice yayıldı. Eğer ki rüyamda gördüklerim doğru çıkarsa sana yeni bir oyuncak bulduk demektir. Selmina buralara gelmenin bedelini çok ağır ödeyecek Erva. Bu sözlerinin ardından Erva, esas sahibi Kestan kadının evine doğru yol alırken Asmin kocası Mert'in kollarının arasına girdi ve yarın olacakları korku ve endişeyle beklemeye başladı. Sabah olmuştu. Asmin diken üstünde olsa da her şey olması gerektiği gibi rutininde ilerliyordu. Mert ve babası kahvaltılarının ardından işlerine giderken Asmin kaynanası ve görünmesinden uzak kalmak için geri odaya çekilmişti. İkisini de olduğu olası sevmiyordu. Sadece Mert için onlarla aynı evde yaşamaya katlanıyordu. Asmin odasına geçtiğinde hızla kapıyı kilitleyip yatağına uzandı. Gözlerini kapatıp içindeki o sesi susturmaya çalışsa da yapamamıştı. Aklına gelen düşüncelerle büyük bir sinir krizinin eşiğine gelmişti. Ağzından çıkan her kelime intikam duygusunun dışa vurumuydu. Asla ama asla Mert'i benden alamayacaksın. Buna ölümün pahasına izin vermeyeceğim Selmina. Buna kalkışırsan senin en kötü kabusun ben olacağım. O gün Asmin için çok zor geçmişti. Odasından hiç dışarıya çıkmamıştı. Korkuyordu. Binbir güçlükle ve halasının yardımıyla kendine aşık ettiği kocasının elinden alınmasından korkuyordu. Akşam kocası Mert ve kaynanası eve geldiğinde elleri göğsünde Mert'in gözlerinin içine korkuyla baktı. Orada o kızdan bir parça görmek istemiyordu. Korkuyordu. Onu kaybetmekten deli gibi korkuyordu. Ve korktuğu başına geldi. Sevdiği adamın gözlerinde o bilmese de başka bir kadının izleri saklıydı. Acı içinde yutkunup kocasına sarılan Asmin içinden söz verdi. Ne olursa olsun Selmina'dan yaşadığı bu acının intikamını acımasızca alacaktı. Mardin'de yeni bir gün başlamıştı. Selmina'nın babası erkenden sağlık ocağına giderken Selmina kıpkırmızı gözleriyle aynadaki kendisine bakışıyordu. Dün gece gördüğü kabusun ardından hiç uyuyamamıştı. Babasının işe gitmesiyle birlikte evde tek kaldığı gerçeği onu tedirgin ediyordu.
İlk önce ev için gerekli alışverişi yapıp akşam babasının gelmesine yakın temizliğe başlamanın daha iyi olacağını düşünüp aynada kendisiyle bakışmaya bir son verdi. Valizinden dizeye yırtık kot pantolonunu, beyaz salaş tişörtünü ve spor ayakkabılarını alıp giyindi. Saçını açık bırakıp gözlerine rimel çekti. Sırt çantasına arabanın anahtarını, cüzdanı ve telefonunu koyduktan sonra akşamdan şarja taktığı fotoğraf makinesini boynuna asarak evden çıktı. Bahçe kapısını kilitledikten sonra arabanın ön kapısını açıp şoför koltuğuna oturdu. Çantasını sağ tarafındaki koltuğa koyduktan sonra kapıyı kapatıp emniyet kemerini taktı. Dikiz aynasını ve koltuğu kendisine göre ayarlayıp kontağı çevirdi ve yola koyuldu. Dün geldiği yoldan gitmeye başladı. Sağlık ocağının önüne geldiğinde arabayı park etti. Kamerasını ve telefonunu yanına alarak arabayı kilitledi. Hızlı adımlarla sağlık ocağının dış kapısına doğru ilerlemeye başladı. Kapıdan içeriye girdiğinde içerisi sandığından daha da kalabalık olduğunu gördü. Babasının yoğun olduğu aşikardı. Artık rahatsız etmesi daha iyi olacaktı. Çıktığı merdivenleri geri inerek arabasına geri bindi. Radyoyu açarak sesini kıstı. Sıla'dan kafa şarkısı çalıyordu. Bir yandan arabayı sürerken bir diğer yandan da yol tarifini öğrenebileceği birini arıyordu. Dar sokaktan içeriye girdiğinde tartışma sesleri duymaya başladı. Bu sefer heybetli bir konağın içinden geliyordu. Arabasını konağın önüne park ettikten sonra indi. Sesler daha da artmıştı. Bir cesaretle korumalara misafir olduğunu söyleyip konağın kapısını itikleyerek içeriye girdi. Normalde asla böyle şeyler yapmazdı. Ona neydi ki insanların kavgasından? Ama içinden bir ses konağa girmesi için resmen onu zorluyordu. İradesini kaybetmiş gibiydi. Selmina birkaç saniye etrafına bakındı. Sesin nereden geldiğini anladıktan sonra merdivenleri koşarak çıkmaya başladı. Birkaç saniye sonra gördüğü manzarayla neye uğradığını şaşırmıştı. Kadının biri tekerlekli sandalyedeki kendi yaşlarında bir kızı hırpalıyordu. Bu duruma kayıtsız kalması imkansızdı. Bir hışımla olanlara doğru ilerlemeye başladı. Kadın tam kıza tokat atacakken onu bileğinden tuttu. Yetişebilmişti çok şükür. Selmine kadının bileğini sıkıca tutarak onu geriye doğru ittirdi. Kadın yere düşerken kendisi de tekerlekli sandalyedeki kızın yanına gidip elleriyle yüzünü kavradı. "İyi misin? Bu kadın sana bir şeyler yaptı mı?" Tekerlekli sandalyedeki kız şaşkın gözlerle kendisine bakarken Selmine ondan bir cevap bekliyordu. Dicle, kendisine Şirret yengesinin şerrinden kurtaran, daha önce buralarda hiç görmediği kıza minnetle bakıyordu. Şu etrafındaki insanlar kendisini kurtarmak için kılını bile kıpırdatmazken, ismine yabancı olan bu kızın yaptığı şey onu çok mutlu etmişti. "İyiyim, iyiyim. İstese de bana bir şey yapamaz. Yine de çok teşekkür ederim." "Ne demek? Sıkıyorsa yapsın. Onu doğduğuna pişman ederim. Adın ne senin?" "Dicle. Senin adın ne?" "Ben de Sermina. Tanıştığıma memnun oldum." Sermina sözünü tamamlayamadan biraz önce yere doğru ittirdiği kadın onu kolundan tutup gözlerinin içine şuracık öldürecekmiş gibi sinirle bakmaya başlamıştı. Sen de kimsin? Bana böyle davranmaya nasıl cesaret ediyorsun?" Asmin kendisini yere düşürerek cesarete sahip olan kızın, geçen gece gördüğü kız olan Sermina olduğunu gördü. Bu konağa girmeye nasıl cesaret etmişti bilmiyordu ama kendisinden korkması için bas bas bağırıyor, gözleriyle meydan okuyordu. Fakat Selmina'nın bu bakışlardan hiç etkilenmiyordu. "Bana bak, asıl sen kimsin ki bu kıza böyle davranıyorsun? Bırak şu kolumu yoksa kötü olur." "Ben kim miyim? Buraların en güçlü aşiretinin ağası, Mert Yağızoğlu'nun karısı, Asmin Yağızoğlu. Seni buralarda hiç görmedim, belki yabancısın. Bir daha bana böyle davranırsan seni mahvederim." Sermina, Asmin denilen bu kadının ukala davranışlara karşı kendini çok zor tutuyordu. Her an üzerine atlayıp haddini bildirebilirdi. Sakince kolunu Asmin denen kadının kolundan kurtardı ve bir adım atarak dibine kadar geldi. Meydan okuyan bakışlarıyla parmağını Asmin'in göğsüne vura vura konuşmaya başladı. "Bana bak, her kimin karısıysan beni ilgilendirmez. Bir daha bu kıza böyle davranırsan seni asıl ben mahvederim. İster 7 düven padişahın karısı ol, insan olmadıktan sonra, iyi kalpli olmadıktan sonra neye yarar? Hele bir daha bu kıza bağırdığını değil, yan göze baktığını göreyim diyeyim, sen o zaman görsen neler yapıyorum. Beni tanımıyorsun. Yemin ederim dediklerimin fazlasını yaparım. Şimdi çabuk Dicle'den özür dile. Hemen. Ölsem de özür dilemeyeceğim," diyerek Selmina'ya öfkülü bakışlarıyla bakan Asmin, hızla odasına doğru yürümeye başladı. Selmina Asmin gidince arkasına dönüp Dicle'nin yanına ilerledi. Diz çökerek ellerinden tuttu ve yumuşak ses tonuyla konuşmaya başladı. "Dicle, ne oldu bu manyak kadın seni böyle hırpalamaya başladı?" Dicle anlatıp anlatmamak arasında kalsa da sonunda anlatmayı tercih etti. Selmina'ya nedensizce güvenmişti. "Asmin abimin delicesine, kör kütük aşık olduğu karısı, yani benim yengem olur. Bu eve geldiğinden beridir beni hiç sevmedi. Ben de onu hiç sevmedim. Her gün odama gelip bana laf sokmadan duramaz. Bugün artık sınırı aştı. O söyledikçe ben cevap verdim. Tabii buna dayanamadı ve sen geldin sonrasında." "Abim biliyor mu Asmin'in sana yaptıklarını?"
Maalesef anneme bile söyleyemedim. Beni tehdit edip duruyor. Sakın yanlış anlama. Niyetim işine karışmak değil ama artık annenlere söylesen iyi olur. Baksana ben sesleri duyup gelmesem sana vuracaktı. Sahi sen buralardan değilsin belli. Adın da çok garip. Allah seni bana yardım etsin diye mi yolladı? Sen melek falan mısın? Selmine Dicle'nin bu benzetmesine gülümsemişti. Dicle çok şeker bir kıza benziyordu. Belki de buradaki ilk arkadaşı şu an karşısındaydı. Hayır hayır. Ben İzmir'den geldim. Yani babam ile geldik. Babam burada sağlık ocağında doktor. Daha dün taşındık evimize. Bugün çarşı alışveriş yapmaya çıktım. Arabayı sürerken seslerinizi duydum ve sonrası malum. Ne güzel, araba kullanabiliyorsun. Belki bir gün birlikte gezeriz. Ne dersin? Bu olmaz. Daha yeni tanıştık. Sen de haklısın. Benimki de soru işte. Hayır, ben odamdan neredeyse hiç çıkmıyorum. Asmin'in gözlerini kaçırarak söylediği sözler Selmina'nın üzülmesine neden olmuştu. Peki nedenini öğrenebilir miyim? Selmina ve Dicle kendilerini hayretle izleyen konak çalışanlarından habersiz keyifli bir sohbete koyulmuşlardı. Konaktaki çalışanların şaşırmalarının sebebi ise Dicle'nin ilk defa yabancı birisiyle böyle sohbet etmesiydi. Bunu odamda konuşsak olmaz mı? Baksana herkes bize bakıyor. Selmina o an bir gerçeğin daha farkına varmıştı. Sinirle ayağa kalkıp kendilerini izleyenlere döndü ve bağırarak konuşmaya başladı. Siz ne biçim insansınız? Burada evin kızına. Onu da geçtim bir insan şiddet uygulanıyor ve siz sessiz sedasız izliyorsunuz. Topunuz toplansanız bir insan etmezsiniz. Bir insana karşı gelemediniz. Yazıklar olsun. Selmina içindeki sinir kustuktan sonra Dicle'nin girdiği odaya doğru yürümeye başladı. Odaya girdikten sonra kapıyı kapatıp tek bir koltuğa oturdu. Dicle sandalyesini Selmina'nın yanına doğru sürdü. Onu dikkatlice süzdüğünde gerçekten tam bir İzmir kızı olduğunun kanısına vardı. Gerçekten çok güzel bir kızdı. Evet Dicle, son sorunun cevabını bekliyorum. Dicle çekinerek Selmina'nın elini tuttu. Bu yaptığını kendisi de inanamıyordu. Bu kız kendisine neler yapmıştı. Kesinlikle bir iyilik meleğiydi. Abim ile Asmin'in nişanında olanlar. Gizlice ahıra gidip abimin atı Fırat'ı dışarıya çıkardım. Bir sandalyenin üzerine çıkıp bindim. Fırat abimden başka kimseyi almazdı sırtına. Abimden sonra ilk beni sırtına aldı diye sevinirken deli gibi koşmaya, beni üzerinden atmak için şaha kalkmaya başladı. Yularını sık sıkıya tutsam da sonunda gücüm yetmedi. Sırt üstü demirlerin üzerine düştüm. Bir demir belime saplandı. Beni apar topar hastaneye götürdüler. Tedavi gördüm ama bir daha yürüyemedim. Arkadaşlarımın hepsi bana acıyordu, dışlıyorlardı. Bu nedenle ben de okulu bıraktım. Babamın, abimin kucağında taşınmak beni çok utandırıyordu. Çok zorlanıyorlardı, farkındaydım. Onlara yük olmamak ve kimsenin bana acımasını istemediğim için kendimi odama kapattım. Yemeğimi bile odamda yiyorum. Selmina bu dinlediklerinden sonra çok üzülmüştü. Ama içten içe Dicle'ye kızmadan da edememişti. Nasıl böyle düşünüyorsun Dicle? Kimsenin, özellikle ailenin sana acıdığını sanmıyorum. Acınacak bir durumda biri varsa o da sen değilsin. Bak sen güçlü bir kızsın. Belli. Eminim ki her şeyin üstesinden gelebileceksin. Bundan sonra yanında ben varım. Birlikte gezeceğiz. Benim evim gelip misafirim olacaksın. Mesela bu akşam yemek olayını birlikte aşabiliriz. Ne dersin? Baban bizi yemeğe davet etti. Eğer sen sofrada olmayacaksan bu yemeğe gelmeyeceğim. Şimdi bana söz ver. Akşam seni sofrada göreceğim. Dicle'nin gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Yıllar sonra ilk görüşte kanının ısındığı, kendisine acımadığını hissettirdiği bir arkadaşı olmuştu. Başkası olsa hayatta kabul etmezdi ama Selmina için bu teklifi kabul edecekti. Eğer sen geleceksen yemeği kabul ediyorum. Selmina ilk defa birinin bana acımadan arkadaş olmak istediğini hissettim. Bu benim için tarifi imkansız bir şey. Benim arkadaşım olur musun? Nedenini bilmiyorum ama seni kendime çok yakın hissediyorum. Ben de öyle. Sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Senin gibi güzel kalpli bir kızla nasıl arkadaş olmam ki? Hem ben fotoğraf çekerken bir yardımcıya ihtiyaç duyuyordum. Artık buldum. Seni bırakır mıyım hiç? Dicle şaşırmıştı. Selmina fotoğrafçı mıydı? Nasıl yani? Sen fotoğrafçı mısın? Evet. Yani hayır. Yani ben hem sınıf öğretmeniyim hem de fotoğrafçılık kursuna gittim. Küçüklüğümden beridir tek tutkum fotoğraf çekmek oldu. Çok eğlenceli ve sana da öğreteceğim. Eğer sen de istersen. Çok mutlu olurum. Ben o zaman babama hemen bir fotoğraf makinesi aldırıyorum. Bence de aldırmalısın. Ne kadar çabuk alınırsa o kadar çabuk gezeriz. Selmina saatine bakıp dudaklarını büzdü. Benim artık kalkmam lazım. Malum alışveriş yapacağım. Eve gidip biraz temizlik yapıp hazırlanacağım. İşler anca biter canım. Akşama görüşürüz. Tamam canım. Numaranı verir misin? Kaydedeyim. Selmina Dicle'ye telefon numarasını verdikten sonra vedalaşıp odadan çıktı. Karşılaşmalarının birbirlerine bu kadar yakın hissedip hemen seveceklerinin sebebinin bir oyunun parçası olduğunu bilmiyorlardı ve hiçbir zaman da bu sırrı öğrenemeyeceklerdi. Konağın büyük merdivenlerinden inerken konağın kapısı açıldı ve Sakin Hanım, Eşali Bey ve oğulları Mert ile birlikte içeriye girdiler.
Karşılarında Selmina'yı gördük. Hem de çok şaşırmışlardı. Özellikle de Mert. Hayırdır kızım, hoş gelmişsin. Kimlerdensin? Sakin Hanım eve gelen yabancı kıza gülümseyerek baktı. Kıyafetlerine bakınca buralardan olmadığını hemen anlamıştı. Selmina son basıma indikten sonra ilk önce Ali Bey'in sonra da Sakin Hanım'ın elini öptü ve kendisine yönelten soruyu yanıtladı. Bu sırada Asmin ikinci katın balkonunda Selmina'yı sinirli bakışlarla izliyordu. Kaynanası ve kayınbabası kendisine bile bu kadar gülmemişken bu kıza neden böyle sıcakkanlı yaklaşmışlardı? Teyzeciğim, ben sağlık ocağına yeni atanan Doktor Murat'ın kızıyım. Kusura bakmayın, böyle evinize habersiz geldim ama tatsız bir olay oldu. Çarşıya gitmek için yollarda arabamla dolaşırken konaktan tartışma sesleri duydum. Dayanamayıp içeriye girdim. Mert Bey, eşiniz Asmin Hanım kardeşiniz Dicle'ye bağırıyordu. Onu kolundan tutmuş hırpalıyordu. Tam zamanında yetişmesem belki de vuracaktı. Tabii hiçbirinizin bunlardan haberi yok. Asmin denen o kadın Dicle'yi tehdit ettiği için kız size anlatamamış. Mert bu duyduklarına inanmak istemedi. Karısı böyle bir şey yapmazdı, yapamazdı. Kara gözlüsü iyi kalpliydi. Kesin bu yeni tanıştığı kız yalan söylüyordu. Sinirle bir adım öne atıp Selmina'nın kolunu tuttu. Gözleriyle resmen hesap soruyordu. Selmina'nın bakışları da ondan pek farksız değildi. Yalan söylüyorsun. Karıma iftira atmaya utanmıyor musun? Selmina Mert'in böyle bir tepki vereceğini çok iyi bildiği için ona cevabı çoktan hazırladı. Neden yalan söyleyeyim? Sizleri daha yeni tanıyorum. Bunları bana değil Dicle'ye sorun. O da size aynılarını anlatacak. Bizzat kendisi anlattı bana. Ah Mert ağa. Aşk gözlerini o kadar kör etmiş ki karının etrafındaki insanlara çektirdiği zulmü göremez olmuşsun. Çok yazık. İyi bir abi olsaydın kardeşin neden odasından hiç çıkmadığını, neden sizinle aynı sofrayı paylaşmadığını, neden bu kadar içine kapandığını bilirdin. Çok yazık. Mert duyduklarını yüreğine yedirememişti. Bu olmazdı. Asmin'le böyle bir kadın olamazdı. Yüreği de, aklı da esas gerçeği reddediyordu. Üstelik bu yabancı kız Dicle konusunda da yalan söylüyordu. Bana bak, karım ve benim hakkımda düzgün konuş. Seni mahvederim. Kardeşim hakkında da yalan söylemeyi kes. Mert Selmina'nın üzerine yürüyecekken Ali Ağa bastonu oğlunun önüne tutarak gerekli uyarıyı yaptı. Mert babasının uyarısıyla derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalıştı. O kadar çok sıkıyordu ki yumruğunu, biraz daha sıksa parmaklarından bir tanesi kesin kırılacaktı. Kızım sen git. Akşama babanla yemeğe bekliyoruz. Termina Ali Ağa'dan gerekli uyarıyı aldıktan sonra Mert'e son bir bakış atarak konaktan bir hışımla çıktı. Konağa patlamaya hazır bir bomba bıraktığından habersizdi. Arabaya binerek navigasyonunu açtı ve çarşının konumunu bularak hızla oraya doğru arabasını sürmeye başladı. Alışverişini yapıp eve dönen Sermina birkaç saat sonra evdeki işlerin hepsini bitirmişti. Babası akşam 6'da eve geldiğinde Sermina banyosunu yapmış, üzerindeki kırmızı sıfır kollu bir elbiseyi giyinmişti. Belinde beyaz ince bir kemer vardı. At kuyruğu yaptığı saçlarını tepeden sıkışa toplamıştı. Hafif bir allık sürüp gözlerine lümer çektikten sonra dudağına kırmızı bir ruj sürerek makyajını bitirdi. Minik beyaz çantasına gerekli eşyalarını koyduğunda artık gitmek için hazırdı. Murat Bey de hazırlandıktan sonra birlikte evden çıkıp konağa doğru yürümeye başladılar. Sermina babasıyla birlikte konağın kapısının önüne geldiğinde kalbine aniden bir sancı saplandı. Sol göğsü o kadar çok acıyordu ki babası tarif etmek istese de bu acının tarifini yapamazdı. İmkansızdı. İçten içe bir ateş gibi yanıyordu. Birisi sanki kalbinin avucunun içine alarak sıkıp yerinden sökecekti. Tam kapıdan içeri gireceği anda nefes alamamaya başladı. Murat Bey eşikten içeriye girmiş, birkaç adım atmışken kızının arkasından gelmediğini yeni fark etmişti. Arkasına döndüğünde ise kızını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sol göğsünden kanlar akıyordu. Bir baba için zaman durmuştu. Sermina için her şey daha yeni başlıyordu. Artık hayatı eskisi gibi olmayacaktı. Ruhu bir lanete kurban edilmişti. Bu lanetin nedeni ise Sermina'nın başında duruyordu. Keyifle eserine bakıyordu. Acının her halini yaşatacağım sana Sermina. Hayatını kabusa çevireceğim. Erva tırnaklarını Sermina'nın göğsüne geçirip orada büyük bir yara açarken onun acı içindeki uzanışından büyük zevk alıyordu Erva. Acıdan beslenen bir cindi. Sermina acı çektikçe daha da çok güçleniyordu. Neler olduğunu anlamayan Sermina göğsünde hissettiği acıyla bir anda adım atamaz, nefes alamaz hale gelmişti. Başı hafiften dönüyor, midesi aldığı metalik kan kokusu yüzünden bulanıyordu. Babasına seslenmek istese de yapamadı. Bir şeyler sanki konuşmasını engelliyordu. Neler oluyordu bana? Neden hareket edemiyorum? Konuşamıyorum. Göğsüm canım neden bu kadar çok yanıyor? Aldığım bu kan kokusu da ne? Diye kendi kendine sorarken başına, göğsüne ve karnına giren şiddetli ağrıyla iki büklüm oldu. Acıdan gözlerinden yaşlar sicim gibi akarken nefes almak için ağzını açmaya çalıştı ama başaramadı. Burnundan akan kanlar yüzünden ince bir çizgi halinde toprağa karışıyordu. Erva,
Sermina'nın göğsünü yakıp kül etmek istese de şu an sadece orada açtığı yarayla yetinmesi gerektiğini biliyordu. Ona daha fazla zarar veremezdi şimdilik. Tırnaklarını açtığı yaranın içinde hareket ettirip elini daha çok bastırmaya başladı. Damarlarında dolanan ateş Sermina'nın göğsünün etini yakmaya başlamıştı. Artık durmalısın Erva. Buna biraz daha devam edersen kızı yakacaksın. Bu ses Ervah'ın kabilesinden en yakın arkadaşı Zerhan'a aitti. Zerhan her ne kadar iblisin yolundan giden kafir bir cin olsa da arkadaşının başının belaya girmesine izin vermezdi. Ervah Zerhan'ın sözlerine hak verip tırnaklarını Sermina'nın göğsünden ayırmak için elini yumruk yaptı ve tırnaklarını ete batarak elini hızla çekti. Sermina hissettiği acıyla içinden çığlık çığlığa ağlarken dışından hiçbir ses çıkaramıyordu. Acısını dile getiren tek gözyaşlarıydı. Ervah elini çektiği anda Sermina'nın gözleri acıdan karardı. Nefes alamadığı için daha fazla ayakta duramayıp hızla konağın kapısına yığıldı. Madenin kurak toprağı bu gece Sermina'nın kanıyla sulanıyor. Eski duvarlarında kimsenin duymadığı korkunç bir kahkaha yankılanıyordu. Ervah'ın intikam ve kan ile taçlanan kahkahası. O zaman çok yavaş akıyor. Sermina'nın ruhu acılar içinde kıvranıyordu. Bu hale nasıl gelmişti? Bu hale onu kim veya kimler getirmişti? Yarı baygın bir halde kafasında bunun gibi onlarca soruyla baş başa kalırken bedeniyle ruhunun çok yorgun olduğunu hissediyordu. Murat Bey kızını yerde kanlar içinde yatarken gördüğü anı gözünün önünden silip atamıyordu. Şu dünyadaki tek değerlisini kaybetme düşüncesi ona korkuların en büyüğünü yaşatmıştı. Konak halkıyla birlikte apar topar sağlık ocağına geldiklerinde Murat Bey müdahaleyi diğer doktor arkadaşına bırakmıştı. Eğer kendisi bir müdahalede bulunmaya kalkarsa hem Hipokrat yeminini çiğneyeceğinin hem de kızının hayatına mal olabilecek bir hata olabileceğinin farkındaydı. Saniyeler bir asır gibi geçmiş, Doktor Hakan odasında Sermina'nın yarasını dikkatlice incelemişti. Yarayı ilk gördüğü andan itibaren bunun bir böcek ısırığı ya da herhangi bir yaralanma sonucunda oluşan bir yara olmadığını anlamıştı. Bu yarayı sadece ve sadece bir cin yapabilirdi. Ah be kızım, daha yeni geldiniz. Senin ne işin olur cinlerle? Bunu sana neden yaptılar? Gözlerinde üzgün bir ifadeyle dikkatlice diktiği dikişleri son bir defa kontrol edip yaranın üzerine güzel bir pansuman yapıp gazlı bezle sardı. Doktor Hakan odada arkadaşına ve Sermina'ya bakarken bu yaranın neden olduğunu arkadaşına nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Bir cin musallatı söz konusu ise bunu arkadaşı Murat'ın haberi olmadan çözmeliydi. Murat Bey ise kızının o güzel gözleriyle yeniden kendisine bakmasını istiyordu. Baba deyişini o güzel sesinden duymak istiyordu. Sedyenin başında kızının elini tutarak uyanmasını beklerken Selmina'ya bir çift kara gözlü endişeyle bakıyordu. Mert sabah üzerine gelip tehdit ettiği kızı akşam evinin kapısının önünde kanlar içinde gördüğünde içinde ufak da olsa bir pişmanlık olmuştu. Selmina olaylı bir şekilde konağı terk ettikten sonra kimseye bir çift söz etmeden soluğu kardeşinin yanında almıştı. Dicle'si onun her şeyiydi. Ona kalkan el, yükseltilen ses kim olursa olsun cezasız kalmazdı. Abisinin bir tanesiydi. Asmin'inden bile daha değerliydi. Bazı sevgilerin gücü büyülerden bile daha güçlüdür. Dicle abisinin kendine yönelttiği soru karşısında ne diyeceğini bilemedi. İlk başta kendisine göstereceği tepkiden korksa da Asmin'in kendisine bugün ne kadar yaptığı her ne varsa bir cesaretle hepsini anlattı. Belki abisi bir daha yüzüne bile bakamayacak, onu yalancılıkla suçlayacaktı ama olsundu. Gerçek er ya da geç açığa çıkmayacak mıydı zaten? Lakin öyle olmamıştı. Mert, canı, bir tanesi kardeşinin her sözüne ön yargısız inanmıştı. Bilirdi. Dicle'si sözünün eri bir kızdı. Yalan dolan bilmezdi. Zaten yalan söyleseydi kaçırdığı gözlerinden ve kızaran burnundan anlardı. İşte ne olduysa o konuşmadan sonra olmuştu. Mert bir deli fişek gibi Asmin'in kalbini delik deşik etmişti. Kendi yüreği ise çoktan paramparça olmuş, kan revan içinde kalmıştı bile. Öyle ki o yaralar bir daha kapanmayacaktı. O yaralar çok büyük felaketlerin en büyük nedeni olacaktı. Bunları düşününce pişmanlık duygusu daha bir ağır basmıştı Mert Yağızoğlu'nun yüreğine. Selmia'nın çok üzerine gitmişti. Çok ağır sözler söylemiş, belki de kalbini kırmıştı. Uyanır uyanmaz ilk iş ondan özür dilemek olmalıydı. Dicle ise abisine bin bir dil dökerek ısrar etmiş, sağlık ocağına öyle gelebilmişti. Şu zamandaki tek arkadaşının sağlık durumunu çok merak ediyordu. Onu kaybetme düşüncesi bile canını haddinden fazla yakıyordu. Yaşadıklarının hayal ve gerçekliği arasında kalan Selmina ise ilaçların etkisiyle her dakika biraz daha kendine geliyordu. Kolundaki acıdan serum takıldığını hissetti. Babasının o güven veren kokusunu ciğerlerine çekip onun varlığını benimsedi. Yavaş yavaş gözlerini kırpıştırıp açtı. Ağzını oynatıp kısık bir ses ile su istediğini söyledi. Babası sevinçle yerinden doğrulup kızının içmesi için plastik rayındaki suyu büyük bardağa doldurdu.
Selmina ağzına değen metal ile babasının su içireceğini anladı. Biraz doğrulup ağzını zor da olsa açarak küçük bir yudum su içti ve geriye uzandı. Biraz daha iyi misin kızım? Selmina babasının ses tonundan nedenli korktuğunu anlamıştı. Biraz da olsa babasının için ferahlatması gerektiğinin de farkındaydı. Ses tonunun kısık da olsa iyi çıkmasına dikkat ederek konuşmaya başladı. İyiyim baba, bana ne oldu? Kızım seni evde temizlik yaparken bir böcek ısırmış, göğsün şişmiş. Sonrasında biz konağa gelirken bir yerde çarptın sanırım ki şişen yer patlamış. Alerjin tutunca da fenalaştın. Seni apar topar sağlık ocağına getirdik. Durumun iyi. Anneye de böcek ısırdığı zaman böyle olurdu. Murat Bey arkadaşı Hakan'ın gözlerinin içine bakarak onu da yalanına ortak etmişti. Buralarda bir böcek vardır Selmina. Isırdığı yerleri şişirir, sanki bir tırnağa batmış gibi yaralar oluşur. Sanki biri tırnağını batırmış gibi yaralar oluşur. Seni de o böcek ısırmış. Selmina Doktor Hakan'ın sözlerinin ardından bakışlarını yeniden babasına doğrulttu. Ben sana demiyor muyum, tam annemin kızıyım diye. Selmina buruk bir gülümsemeyle babasına bakarken istemsizce kasıldı. Bir çift kara gözü üzerinde hissetmek gerilmesine neden oluyordu. İyi misin canım? O kadar çok korktum ki yeni bulduğum arkadaşıma bir şeyler olacak diye aklım çıktı. Dicle endişeli sözlerle Selmina'ya bakarken bir elini nazikçe okşuyordu. Selmina bu dokunuşlarıyla kendisini daha iyi hissetmeye başladı. Bir dostun sıcaklığı en güçlü ağrı kesicilerden daha güçlüydü. İyiyim canım merak etme. Bak babamın dediği gibi sadece bir böcek ısınması. Geçti gitti. Bir iki güne toparlarım kendimi. Dicle aklına gelen fikirle heyecanla Selmina'nın elini bırakıp tekerlekli sandalyesinin yaşlı gözlerle Selmina'yı izleyen annesinin yanına sürdü. Sakin Hanım kızının yine bir işler peşinde olduğunu hissetse de ağzındaki baklayı çıkarması için kızının konuşmasını bekledi. Anne, seninle biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Sakin Hanım kızının sandalyesini tutup itmeye başladı ve birlikte odadan dışarıya çıktılar. Dicle hiç olmadığı kadar heyecan dolu bir sesle konuşuyordu. Anne Selmina ile konuşurken onun annesinin olmadığını öğrendim. Biliyorsun babası da çalışıyor. Diyorum ki iyi olana kadar bizim konakta kalsa, onu evde tek başına bırakmaya gönlüm razı gelmiyor. Sakine Hanım kızının iyilik dolu kalbine hayran kalmıştı. Daha yeni tanıştığı ve hemen arkadaş olarak hayatına aldığı Selmina'yı bu kadar düşünmesi için de geleceğe dair ümitler dizlendiriyordu. Belki zamanla Selmina sayesinde güzel kızı eskisi gibi olabilirdi. Üstelik bu fikrinde haklıydı. Selmina'yı evde tek başına bırakmaya kendi gönlü de razı gelmezdi. Gelmezdi de gelini Asmin'e ne diyecekti? Bugün istemsizce gelinin telefon görüşmesine kulak misafiri olmuştu. Asmin kardeşine Selmina'yı öyle bir anlatmıştı ki onu sevmediği ve konakta istemediği barizdi. İstenmeyen olayların yaşanma olasılığı bile Sakin Hanım'ın canının sıkılmasına yetti. Yüzü hafif asık şekilde dizlerinin üzerine çöktü ve kızının yüzünü iki elinin arasına alarak konuşmaya başladı. Yavrum, çok iyi düşünmüşsün. Ben de senin gibi düşünüyorum. O kızı hasta halde evde tek başına bırakmaya benim de gönlüm razı gelmez ama yengeni bilirsin, onu hiç sevmedi. Şimdi durduk yere olay çıksın istemem. Zaten bugün olanlarda da yatışmamışken her şey daha da kötü olmasın. Bak ne yapalım biliyor musun? Necla teyzeni Sermina'ya bırakması için doktorun evine gönderelim. Böylesi daha iyi olur. Ne dersin kızım? Dicle annesinin sözlerine sinirlenmişti. O konak sadece Asmin'in evi değildi. Kendisinin de eviydi. Ve istediği insan evine çağırabilirdi. O uyuz yengisine kötülük dolmuş kalbi kimseyi sevmedi diye Selmina'yı nasıl sevsindi? Üzgün gözlerle annesinin gözlerinin içine bakıp ellerinden tuttu ve konuşmaya başladı. Asmin sizin gelinizse ben de sizin kızınızım. O konak onun olduğu kadar benim de evim anne. İstediğimi çağırırım. O yenge müsveddesi ne düşündüğünü, ne hissettiği beni ilgilendirmiyor. Hem ben yaptıklarından sonra ona karşı en ufak sevgim ve saygım kalmadı. Ne olur anne, beni üzme ve Selmina'yı bizim eve çağıralım. Sakin Hanım pes etmiş bakışlarla güzel gözlüsünün gözlerine baktı ve ayağa kalkıp sandalyeyi tekrar odaya doğru sürmeye başladı. Odada sessizlik hakimdi. Selmina gözlerini tavana dikmiş halde uzanırken, Mert Selmina'dan nasıl özür dileyeceğini düşünüyordu. Onu çok kırmıştı. Bunu bir saniyelik bakışlarında gözlerinde okumuştu. Murat Bey kızının elini sıkı sıkıya tutarken kapının açılması ve içeriye Dicle ve annesinin girmesiyle tüm gözler onlara çevrildi. Dicle heyecanla annesine baktı ve sonra da Selmina'nın yatağına yaklaşıp boştaki elini tutup konuşmaya başladı. Selmina, biliyorum daha 24 saat olmadı arkadaş olalı ama sanki yıllardır birbirimizi tanıyormuşçasına çok seviyorum seni. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Bu sevgimize güvenerek senden bir şey istiyorum. Eğer baban da izin verirse iyileşene kadar bizim evimizde konakta kalmanı istiyorum. Seni hasta halinle evde tek başına bırakamam. Selmina hiç beklemediği bu teklif karşısında ne diyeceğini bilemedi. Yeni arkadaşının böyle ince düşünceli olması yüreğini okşarken bir yandan da doğru olup olamayacağını tartıyordu.
Bugün o konakta çok şey yaşanmıştı. Üstelik Asmin de o evdeydi. Onun olduğu yerde nasıl rahat edebilirdi? Ya da şöyle düzelt gerekirse Asmin ona rahat verir miydi? Kararsız bakışlarla babasına bakan Selmina, babasının gülümseyen gözüyle sorusunun cevabını almıştı, lakin bunu nasıl söyleyeceğini bilmiyordu. Mert, Selmina'nın bu teklifi kabul etmesi için neredeyse dua edecekti. Çünkü Selmina'dan özür dileme işini konakta daha rahat halledebilirdi. Selmina bakışlarını Dicle'ye çevirdiğinde onun sabırsız halini görünce daha fazla dayanamayıp konakta kalmayı kabul ettiğini söyledi. Sakine Hanım hemen konaktaki kızları arayıp gerekli tüm talimatları verdi. Şoförlük görevi ise Mert'teydi. Yarım saat sonra Doktor Hakan yeniden gelip Selmina'yı muayene etti. İlaçları reçete yazdıktan sonra evine gidebileceğini söyledi. Hep birlikte arabalara binip konağa doğru yol alırlarken sağlık ocağının en alt katındaki en son odada hiç istenmeyecek türde olaylar peydah oluyordu. Daha 25 yaşında gencecik bir kızdı Peri. Annesinin prensesiydi. Babasının canının içi, her şey çok güzel gidiyorken aniden hayatı tepetaklak olmuştu. Gece bitmeyen kabuslar, geçirdiği ataklar ve sinir krizleriyle hem ailesine hem de kendisine hayatı zindan etmeye başlamıştı. Ailesi onu ilk önce şehirdeki psikologlara götürdü. Kızlarında bir düzelme olmayınca Hakan Bey'e getirmeye karar vermişlerdi. Doktor Hakan hukuk fakültesini bitirince ilk buraya atanmıştı ve uzun yıllar boyunca burada görev yapıyordu. Öyle ki ailesinden kalan bir yeteneği sayesinde burada kalmanın daha yararlı olabileceğini düşünmüştü. Kendisi cinler ile konuşabiliyor, onların düşüncelerini okuyabiliyor ve onları görebiliyordu. Sağlık ocağının en alt katını bu konulardan dertli insanlara yardım edebilmek için ayırmıştı ve bunu sadece kendisi ve tedavi olanlar biliyordu. Murat Bey kızı Selmina ve ziyaretçileriyle sağlık ocağından gider gitmez, Doktor Hakan dış kapı olan demir kapıyı kilitledikten sonra hızlı adımlarla alt kata inip Peri'nin ve annesinin bulunduğu odaya doğru yürümeye başladı. Peri hissizdi. Hiçbir şey hissetmiyordu. İlk olarak başında hissettiği uyuşma artık vücudunun her yerinde hüküm sürerken kapının açılmasıyla bakışlarını o yöne çevirdi. Yine Hakan doktor gelmişti. İçinde aniden beliren öfke kendisini ele geçirmek ister gibi hızla tüm hücrelerine yayılırken göğsünde baş edemediği bir sıcaklık oluşuyordu. Doktor Hakan Cin'in kendisine karşı olan öfkesinin farkındaydı. Bugün bu işi bitirecekti. Er ya da geç bu güzel kızı bu illetten kurtaracaktı. Yavaş lakin büyük adımlarla Peri'nin yanına doğru ilerledi. Her adımda gözlerinin içine bakıyordu. Gri renkli lakin nemli olan duvar, yanıp yanıp sönen floresan lambası, odanın gerginliğini daha da arttırıyordu. Peri elleri ve ayakları deri kemerlerle bağlı olmasına karşın çırpınmaya ve bağırarak konuşmaya başladı. Git buradan pis insan. İbranice cinlerin dili olarak bilinirdi. Peri'nin içindeki cin de Doktor Hakan ile o dille konuşuyordu. Kızın bedenini terk edeceksin. Yoksa sana azapların en büyüğünü yaşatır, yine seni oradan çıkartırım. Yapamazsın. İçinden çıkmam o benim. Peri'nin içindeki cin iyice sinirlenmişti. Öyle ki yavaş yavaş Peri'ye zarar vermeye başlamıştı. Doktor Hakan Peri'nin yanına geldiğinde bir eliyle gözlerini kapatırken diğer eliyle de sol kulağının havada olacağı şekilde başını çevirdi. Besmele çekerek ezan okumaya başladı. Selatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Hayır, yapma, okuma. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Okuma, yalvarırım yapma. Çok canım acıyor. Esselatu vesselamu aleyke ya Nure Arşillah. Okuma, pis insanoğlu. İntikamım çok acı olacak. Ben de seni azaplar içinde bırakacağım. Yeter artık, okuma, yeter. Peri istemsiz olarak bağlı olduğu deri kemerlerin izin verdiğince çırpınıyor, ağlıyor ve boğazı yırtılırmışçasına bağırıyordu ama nafileydi. Doktor Hakan onun yakarışlarına aldanmıyor ve durmuyordu. Esselatu vesselamu aleyke ya hayra halbillah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidin evvelin vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbin alemin. Mide bulantısı ve aşırı baş ağrısıyla kendisinden geçen Peri bayılırken, Doktor Hakan başına geleceklerden habersiz, Peri için başına dua okumaya devam ediyordu. Peri'nin annesi elindeki bıçak ile pis pis sırtarak tam arkasında Doktor Hakan işini bitirmek için doğru zamanı bekliyordu. Dua insanın şeytani ve cinli varlıklara karşı en büyük silahıdır. Allah'a yakın olmak içinse görünmez bir bağ. Bazı anlar içten edilen bir dua insanın kurtarıcısı olabilir. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkasına döndü Doktor Hakan. Kendisini Azrail misal bekleyen o varlığın pis nefesi yüzüne vuruyor, o nefes ciğerlerine doldukça da midesi alt üst oluyordu. Korkusuzca Peri'nin annesinin gözlerinin içine bakmaya başladı. Aslında o kadıncağıza değil, içindeki cinin gözlerine bakıyordu. Tüm cesaretiyle yeniden dua okumaya başladı. Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Malik, El-Kuddüs, El-Selam, El-Mümin, El-Müheymin, El-Aziz,
El Cabbar. Doktor Hakan bir yandan Allah'ın adlarını okurken bir yandan da kadın elindeki bıçağı almaya çalışıyordu. Gücü tükenmek üzereydi. Peri'nin annesinin içindeki cin çok güçlüydü ve pes etmeye niyeti yoktu. Doktor Hakan o cininin ne kadar güçlü olduğunu bildiği için Allah'ın 99 ismini yani Esma-ül Hüsna'yı okumaya devam etti. Esma-ül Hüsna, Felak ve Nas sureleri gibi cinler üzerinde en etkili dualardan birisiydi. Peri'nin annesi Melek Hanım'ın içindeki cin iyice çıkmaza girmişti. Esma-ül Hüsna okundukça canı yanıyor ve buradan gitme ihtiyacı duyuyordu. Son gücüyle Doktor Hakan'a saldırmaya devam etti. Gücü tükense bile kolay kolay pes etmeyecekti. Doktor Hakan, cinin gücünün tükendiğini sezdiği anda sesini daha da yükselterek Esma-ül Hüsna'yı okumaya devam etti. Gözlerini Melek Hanım'ın yani içindeki kafir cinin gözlerinden ayırmıyordu. El Mütekebbir, El Halik, El Bari, El Musavvir, El Gaffar, El Kanhar, El Vahhab, El Rezzak, El Fettah, El Alim. Kafir cin Esma-ül Hüsna'nın gücüne dayanamayıp yere diz çöktü. Artık duanın verdiği bu azaba dayanamıyordu. Kafir cin Melek Hanım'ın bedeninin içine derin nefesler almaya başlarken gittikçe hırçınlaşıp kadının üzerindeki kıyafetleri parçalarcasına yırtmaya başladı. Doktor Hakan bunu fırsat bilerek Melek Hanım'ın göğsüne sert bir darbe indirdi. Bu onu yere sırt üstü düşürüp bıçağı elinden alıp odanın diğer tarafına attı. Hemen kendisi de yere diz çöküp Melek Hanım'ın gözlerini bir eliyle kapattı. Diğer eliyle de onu sağ tarafına doğru döndürüp kollarından sıkıca tuttu. Yüksek sesle Esma-ül Hüsna'yı okumaya devam etti. O okudukça Melek Hanım kıpkırmızı oluyor, çığlıklar atarak kendisinden geçiyordu. Doktor Hakan, Esma-ül Hüsna duasını okumayı bitirdikten sonra Melek Hanım'ın kulağına eğilerek yüksek sesle ezan okumaya başladı. Melek Hanım'ın içindeki cin okuma diye yalvarmaya başlasa da Doktor Hakan durmayıp ezanı Kur'an'ı okumaya devam etti. Kafir, eğer kimlerden olduğunu söylemez ve bu kadının içinden çıkmazsan Allah'ın izniyle seni öldürürüm. Yeter, okuma çıkacağım, tamam. Bana kim olduğunu söyle, neden yıllardır bu kızın içindesin? Melek Hanım'ın içindeki cin artık onun bedeninden çıkmak istiyordu ama canı çok yandığı için yapamıyordu. Tek çaresi bu adam olduğunu bildiği için de ne isterse söylemeye ve onun yardımıyla bu bedenden çıkmaya karar verdi. Tabii ki de Peri'nin peşini bırakmayacaktı. Gitse bile tekrar geri gelecekti. Ben Müslüman değil kafirim. Bu kadının kızına aşık oldum. Yıllardır onunlaydım. Çıkacağım bu bedenden. Tamam artık dua okuma yeter. Cin artık bu acıya dayanamıyordu. Her ne kadar sonuna kadar savaşmak istese de yapamamıştı. Kim olduğunu tam belli etmese de Doktor Hakan'ı tatmin edecek kadar bilgi söylemişti. Daha fazlasını yapamazdı. Doktor Hakan Melek Hanım'ın da fazla zarar görmemesi için cinin bedenden çıkmasını sağlayacak duayı okumaya başladı. Birkaç dakika sonra Melek Hanım aniden midesinin bulanmasıyla ölmeye başladı. Bir süre sonra da olduğu yere kustu. Kusmasıyla içindeki cin de çıkmış oldu. Ama bu burada bitmemişti. Bir gün Doktor Hakan'dan intikamını almak için geri gelecekti. Doktor Hakan Melek Hanım'ın kusmasıyla derin bir nefes verip gereken malzemeleri odadaki dolaptan temin ederek köşedeki mindere oturdu. Ritüeliyle anne kızı koruyacak tüm duaları okumaya devam etti. Bir aksilik çıkmadığı sürece anne kız artık bu illetten kurtulmuş demekti. Neydi o gözlerindeki bakışların anlamı? Kızgınlık, kırgınlık, inat, öfke, belki de daha fazlası. Mert sırtını soğuk taş duvara dayamış Sermina'yı izliyordu. Ondan bir ara özür dilemeliydi ama nasıl dileyeceğini de bilmiyordu. Karısının gözü hep üzerindeyken onunla konuşması imkansızdı. Şu 2 gündür Asmin'i tanıyamaz olmuştu. Karısı çok değişmişti. Gözleri bile eskisinden farklı bakıyordu. Sanki o bakışlardaki aşk yeğeni hırs ve intikama bırakmıştı. Ya kendisi saçmalıyordu ya da zamanla gerçekler açığa çıkıyordu. İyi misin Delalamın, Keçamın, rahatın yerinde mi? Sermina şaşkın bir yüz ifadesiyle Sakin Hanım'a baktı. O dediği kelimeler ne demekti? Bakışlarını yanı başında oturan Dicle'ye çevirip biraz yaklaştı ve kısık sesle konuşmaya başladı. Dicle, annen ne dedi, küfür mü etti, sevdi mi? Hiçbir şey anlamadım. Dicle Sermina'nın sorusuyla gülmemek için kendini zor tutuyorken aynı durum Mert için de geçerliydi. Sermina'nın sorusunu o da duymuştu. Kardeşinin konuşmasına fırsat vermeden Sermina'nın gözlerinin içine bakarak sorusunun cevabını söyledi. Annem sana güzelim, kızım dedi Sermina. Delalamın güzelim, Keçamın da kızım demek. Sermina Mert'in ağzından duyduğu kelimelerle çok utanmış, elinde olmadan heyecanlanmıştı. O en son Mert ile tartışmamış mıydı? Neden böyle hissetmişti ki şimdi? Birkaç saniye sonra böyle hissettiği için kendini çok suçladı. Sonuçta o evli bir adamdı. Neden heyecanlanmıştı? Kalbi neden bakışları ve sözleriyle hızlanmıştı? Buna sebep neydi? Bu düşüncelerle kafasını sağa sola sallayıp mahcup bir ifadeyle Sakin Hanım'a baktı ve konuşmaya başladı. Çok teşekkür ederim Sakin Hanım. Bundan daha iyi olamazdım inanın. Her şey için çok teşekkür ederim.
Evinizin kapılarını açtınız bana ve babama. Çok sağ olun. Sakin Hanım gülümseyerek Sermina'yı başından öptü ve odadaki herkese en çok da Asmin'e uyarıcı bir bakış atıp konuşmaya başladı. Sen kızımın en yakın arkadaşıysan, burası da artık senin bir evin kızım. Bir daha sözün etme. Şimdi hepimiz çıkalım da sen biraz dinlen. Sakin Hanım'ın sözlerinden sonra herkes odadan çıkarken Mert'in adımları yavaşladı ve gözlerini Selmina'dan ayırmıyordu. Asmin de bunun farkındaydı lakin elinden bir şey gelmiyordu. Selmina da bu bakışların farkındaydı ama hiçbir şey söylemeyecekti. Kırgın da o bakışların sahibine. Nedensizce kırgın. Asmin bu duruma daha fazla dayanamayarak kocasının koluna girdi ve deyim yerindeyse onu kapıya doğru sürüklemeye başladı. Bir an önce buradan kocasını uzaklaştırması lazımdı. Akşam iyice örtmüştü madenin üzerine. Bir karanlık çökmüştü gökyüzüne. Sanki kötü günlerin habercisiydi o karanlık. Selmina herkes odadan çıkınca rahat bir nefes alıp yatağına iyice yayıldı. Ellerini açıp dualarını etti ve gözlerini kapatıp kendisini uykunun kollarına bıraktı. Mert ise konağın avlusundaki sedirde karısıyla oturuyordu. Aslında ona sarılmak, kokusunu ciğerlerine doya doya çekmek istiyordu ama Mert bir türlü kendisine yanaşmıyordu. Bunun nedenini öğrenmesi lazımdı. İçini bir telaş kaplamıştı. Yoksa o kız yüzünden kendisinden soğuyor muydu? Bu kötü düşünceler Asmin'i iyice korkuturken bir hamle daha yapıp kocasına sarılmak istemişti ama Mert dayanamayıp ayağa kalktı. Burada konuşamayacaklarını bildiğinden hızlı adımlarla odalarına doğru yürümeye başladı. Asmin de ne olduğunu anlamadan onu takip etmeye başladı. Mert kapıyı hızla açıp odalarına girdiğinde Asmin ona tezatlık yaparak sakin odaya girip kapıyı yavaşça kapattı. Kocasının neler söyleyeceğini tahmin ettiğinden ikili koltuğa oturup başını öne eğdi ve parmaklarıyla oynamaya başladı. Mert parmaklarını saçlarından sinirle geçirirken odanın içinde hızlı adımlarla volta atıyordu. Bu gece onunla konuşacaktı. İçindekileri yüzüne kusup rahatlayacaktı. Sonrası diye bir şey yoktu. Kendisi de ne olacağını biliyordu. Aniden Asmin'in önünde durup sesini sakin tutmaya çalışarak konuşmaya başladı. Asmin, seni son kez uyarıyorum. Bir daha bana yaklaşmaya çalışma. Evet, karım olabilirsin ama artık eskisi gibi olamayız. Bunu bir daha tekrarlamayacağım. Anladın mı beni? Asmin sevdiği adamdan duyduğu sözlerle yıkılmıştı. Nasıl olurdu? Kendisinden uzak durması nasıl isteyebilirdi? Yaşlar gözlerinden sicim gibi akarken başını kaldırıp kendisine bir yabancıymış gibi bakan kocasına baktı. Bunu benden nasıl istersin? Ben seni bu kadar çok severken nasıl uzak kalabilirim? Olmaz. Bu dediğini yapamam. Mert sinirle Asmin'in çenesinden tutup gözlerinin içine baktı ve her kelimesini bastıra bastıra konuşmaya başladı. Bunları her şeyim olan kardeşime o eziyetleri yapmadan önce düşünecektim. Dicle benim her şeyim ve herkesten önce o var kalbimde. Senden bile önce. Onun gözyaşının bir damlasını bırak bu madeni, tüm dünyayı yakarım. Anladın mı beni Asmin? Sen o kalpsiz yüzünü görememişim. Gerçek yüzünü görememişim. Ama artık her şeyi biliyorum. Bundan sonra ne yanıma yaklaşacaksın ne de bir çift söz edeceksin. Yok, ben bu hayatı çekemem diyorsan, istediğin anda babanın evine gidebilirsin. Asmin'in göz bebekleri büyümüştü. Bu kadar da olmazdı. Nasıl kendisinden hemen vazgeçebilirdi? Nasıl her şeyi bir kalemde silip atabilirdi? Sinirle ayağa kalk Mert'i kollarından tuttu ve sarsmaya başladı. Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Seni kıskandım. Dicle'yi bu kadar sevmeni, onunla böyle içten ilgilenmeni kıskandım. Onunla benimle olmadığın gibiydin. Hiç bilmediğin bir Mert oluyordun ve bana o yüzünü hiç göstermedin. Sus, sus Asmin. Yoksa hiç istemediğim şeyleri yapmak zorunda kalacağım. Artık bu odada seninle kalmayacağım. Kıskançlık ve kin dolu kalbinle sana bu oda anca yeter. Benim burada artık bir yerim yok. Belki bensiz kalınca aklın başına gelir. Mert hızla dolabına doğru ilerleyip pijamalarını ve yarın giyeceği kıyafetleri yanına aldı ve odadan hızla çıktı. Kapının önünde durup konağa göz gezdirdi ve Sermina'nın kaldığı misafir odasının yanındaki misafir odasında kalmaya karar verdi. Asmin ise odada öylece kala kalmıştı. Sermina'nın bu evde kalmasına engel olamadığı gibi bir de Mert ile kavga etmişlerdi. İçinden kendisine yemin etti. Buna neden olan herkes bedelini ödeyecekti. Mert odaya girdiğinde kıyafetlerini tekli koltuğa bırakıp sadece iç çamaşırlarını ve pijamalarını yanına alarak odadaki banyoya ilerledi. Sıcak bir duş alıp odaya geri döndü. Yatağa girip uyumaya çalıştı ama bir türlü uyuyamıyordu. Sağa döndü, sola döndü ama uykusu gelmiyordu. Ani bir kararla yatağından kalkıp çıkarttığı ceketin cebinden sigarasını ve çakmağını alıp balkona çıktı. Küçük bir sedire oturarak paketten çıkardığı sigarasını yaktı. Derin bir nefes çekip kendisini derin düşüncelere bıraktı. Sermina uykunun kollarındayken yavaşça açılan kapının gıcırdısına uyandı. Susamış bir halde ağrıyan başına inat yattığı yerden doğruldu.
Başını kapıya çevirdiğinde beyaz elbiseli, uzun saçlı bir kız gülerek bakıyordu. Sermina, haydi gel gezelim. Sen bana söz vermiştin. Birlikte fotoğraf çekecektik. Sermina duyduğu sözlerle şok oldu. Bu karşındaki Dicle miydi? Hayır, olamazdı. Dicle yürüyemiyordu. Böyle bir şey imkansızdı. Kapıdaki beyaz elbiseli kızı dikkatlice incelediğinde onun Dicle olmadığına emin oldu. Ama bu nasıl olabilirdi? Haydi Sermina, beni kıracak mısın? Senin buradaki en yakın arkadaşın ben değil miyim? Haydi kalk o yataktan. Sermina daha ne olduğunu anlayamadan bilinci dışında yataktan kalktı. Küçük adımlarla kendisini bekleyen Dicle'ye doğru yürümeye başladı. Haydi gel Sermina. Seni kabusuna götüreceğim. Sermina gözleri kapalı yürümeye devam ederken bedeni aniden sarsılmaya başladı. Bir erkek sesi onun ismini söylüyordu. Ses çok derinlerden geliyordu. Mert Sermina'nın odasında duyduğu ayak sesleriyle endişelenmiş, onu merak etmişti. Sigarasını söndürüp hızla ayağa kalktı ve kapıyı çok ses çıkarmayacak şekilde çalarak odadan içeriye girdi. Ay ışığının aydınlattığı odada gördüklerine inanamadı. Sermina gözleri kapalı halde kendisine doğru yürüyordu. Hemen bir karar verip Sermina'ya doğru ilerledi. Kollarından nazikçe tutup onun canını yakmadan sarsmaya başladı. Sermina bir süre sonra gözlerini açtı. Karşısında kendisine endişeli gözlerle bakan Mert'i görünce çok korkmuştu. Çığlık atacağı sırada Mert ağzını bir eliyle kapatıp onu odanın duvarına yasladı. Sermina'nın aklı karmakarışıktı. O rüyasında kapının önünde gördüğü kız çok gerçekçiydi. Sesini gerçekten duyduğuna emindi. Peki Mert'in odasında bir gece vakti ne işi vardı? Aklında binlerce düşünceyle öylece kala kalmıştı. İkisi çok yakın bir haldeydi ve gözleri birbirine bakmaktan bir türlü vazgeçmiyordu. Kalpleri nedensizce hızlı atıyordu. Mert elini yavaşça Sermina'nın ağzından çekti lakin ikisi de oldukları yerde kala kaldı. Mert Sermina'nın ağzından elini çektiği için artık nefesleri birbirlerine karışıyordu. Tıpkı Mert'in her nefes alışında aklının karıştığı gibi. Gözler yalan söyler mi? Gözler bir aşkın ateşini yakan ilk kıvılcım olabilir mi? Mert bir nefes uzağındaki kızın gözlerinde tutuklu kalmıştı. Mavi gözleri kendisinden geçmesine neden olurken teninin kokusu daha önce hiç koklamadığı bir kır çiçeğinin kokusuna benziyordu. Ve kendisi de farkında olmadan bu kokuya alışmaya başlamıştı. Sermina ise Mardin'in kızgın güneşinde yanan tenin büyüsü ve kömürden kara gözlerin müptelası oluyor, bunu bir türlü engelleyemiyordu. Ay ışığı ikisinin teninde can bulurken yıldızlar sessizce izliyordu bu garip ikiliyi. Cırcır böcekleri susmuş, Midyat ölüm sessizliğine bürünmüştü sanki. Mert Bey, siz ne işiniz var benim odamda? Sermina kanter içinde oluşumunu aldırmadan kaşlarını hafiften çatarak sormuştu sorusunu. Sesinin oldukça sert çıkmasına dikkat etmişti. Mert denilen adam kendisini ne zannediyordu? Bu saatte odasında ne işi vardı? Mert Sermina'nın ürkek bir kediden dişi bir kaplana dönüşümünü hayretler içinde izledi. Bu kız böyle olmayı nasıl başarabiliyordu? Hem bir ceylan gibi ürkek hem dişi bir kaplan gibi cesur. Aklındaki bu saçma soruları cevapsız bırakıp karşısındaki kendisinden cevap bekleyen kıza ne cevap vereceğini düşünmeye başladı. Aslında kendisi de bu sorunun cevabını bilmiyordu ve Sermina haklıydı. Bulundukları şu durum çok yanlıştı. Birisine yakalansalar bir açıklama yapamaz, çok zor durumda kalırlardı. Mert aklından geçen bu düşüncelerden rahatsız olup gözlerini Sermina'nın maviş gözlerinden kaçırdı. Bir iki adım geriledi ve kollarını birbirine bağlayarak konuşmaya başladı. Ben balkonda sigara içiyordum. Odandan ses duyunca endişelendim ve sana bakmak istedim. Kötü bir niyetim yoktu. Sermina Mert'in böyle sakin konuşmasına şaşırmıştı. Sabahki Mert ile şimdiki Mert aynı kişi miydi diye düşünmeden edemedi. Mert özür dilemek için en uygun zamanın şu an olduğunu düşünüp Sermina söze başlamadan konuşmasına devam etti. Sermina, sabah olan o konuşmamız için kusura bakma. Ben Asmin'in kardeşim o dediğin şeyleri yapabileceğine inanmadım. Belki de Asmin'e konduramadım. Dicle ile konuşunca öğrendim her şeyi. Aslına bakarsan hala inanamıyorum bu olaylara. Karımın bu kadar kötü kalpli bir kadın olduğuna inanamıyorum. Sermina başını öne eğerek dinlemişti Mert'i. Kendisi de o malum konuşmada biraz ileri gitmişti, farkındaydı. Aslına bakacak olunursa ikisi de bir anlık sinirinin esiri olmuştu. Mert Bey, ben de o konuşmamızda biraz ileri gittim, farkındayım. Bu yüzden özür dilerim ama beni anlamanızı umuyorum. Dicle'yi gerçekten çok sevdim. Karınızın ona zalimce davranması beni çok sinirlendirdi. Bir de siz onu koruyunca asfalyalarım attı. Kendimi tutamadım işte. O konuşmayı hiç yapmamız sayalım, olur mu? Mert buruk bir gülümsemeyle sessizce onaylamıştı Sermina'yı. Onun nasıl bir kız olduğunu anlamaya çalışsa da bir türlü çözememişti. Belki de hiçbir zaman çözemeyecekti. Çok farklı bir kızdı ve yüreğinin güzelliğini gözlerinde görmüştü. Mert Bey, artık odamdan çıkabilir misiniz? Belki iyi bir niyetle geldiniz ama şu an burada olmanız çok yanlış.
Her an babam ya da bir başkası gelebilir. Haklısın. İyi olduğuna göre artık gidebilirim. Eğer yarın iyi olursan hep birlikte küçük bir Mardin turu yaparız, olur mu? Dicle uzun zamandır dışarıya çıkmamıştı. Onun için de değişiklik olur. Sermina, Mert'in yarın için teklif ettiği plana içten içe heyecanlansa da oldukça sakin kalmaya çalışarak cevap verdi. Tabii olur. Ben de çok merak ediyorum buraları. Hem bol bol fotoğraf çekme fırsatım olur. Tamam, o zaman sabah görüşürüz. Görüşürüz. Bu konuşmanın ardından Mert sessizce odadan çıkıp yan odaya geçerken Sermina gördüğü kabusun ve biraz önce yaşadıklarının vermiş olduğu mahmurlukla yatağına yattı. Dualarını okuduktan sonra gözlerini yarın yapacakları gezinin heyecanıyla kapattı. Uykusuz bir gecenin ardından doğan güneşe lanetler ederek üstüne giyindi Asmin. Mertsiz bir gecenin sabahından ne hayır gelebilirdi ki? Siyah şalını açık bıraktığı saçlarının üzerine örtmüş, aynada boş gözlerle kendisine bakıyordu. Şimdi ne olacaktı? Bundan sonraki geceleri Mertsiz mi geçirecekti? Bir daha onun kokusunu doya doya içine çekemeyecek miydi? Bu düşüncelerle çattı kaşlarını. Aynadaki bakışları aşık bir kadının bakışlarından, şeytani bir varlığın bakışlarına bürünmüştü. Asla ama asla Mert'i senin kaderin yapmayacağım Sermina. Mert benim ve hep öyle kalacak diye fısıldarken aynada gördüğü karartı ile içindeki sinir dalgası gittikçe çoğalmaya başlamıştı. Ne o Asmin? Bugün tersinden mi kalktın? Cinlerin tepene çıkmış. Asmin eline geçen ilk şeyi aynaya fırlattı ve makyaj masasının aynası birden tuzla buz oldu. Ervah kahkaha atarak Asmin'in arkasına geçip insan suliyetine büründükten sonra onun karşısına geçti ve pis pis sırıtmaya devam etti. Ah, yoksa kocan dün akşam seninle uyumadı mı? Asmin Ervah'ın sözleriyle onu şuracıkta yakıp öldürmek istese de yapamayacağını biliyordu. Ben sana ne dedim? Hani ikisinin karşılaşmasını engelleyecektin? Selma neden burada? Ervah yatağa uzandıktan sonra ellerini başının arkasına koyup gözlerini Asmin'e dikti. Engel olmaya çalıştım ama olamadım. Pis yalancı. Sen eğer engel olmak isteseydin olurdun. Ervah hızla yataktan kalkıp Asmin'in dibine kadar geldi ve onu arsızca süzmeye başladı. Sen de fena değilsin ama Selmina senden daha güzel. Asmin tam Ervah'a cevap verecekken odanın kapısı 2 defa çalındı. Ervah çapkın bir gülüşle görünmez olurken Asmin üzerine çeki düzen verip gelen kişinin girebileceğini söyledi. Hanımım, kahvaltı hazır. Tamam Gül, geliyorum diye seslendikten sonra boy aynasına geçip son defa kendine bir göz gezdirdi. Hızlı adımlarla odadan çıkıp avluya doğru yürümeye başladı. Merdivenlerden inerken duyduğu kahkaha sesleriyle bakışlarını o yöne çeviren Asmin, gördüğü manzara yerinde çivi gibi çakılıp kaldı. Vücudunun her yeri sinirden uyuşmaya başlamıştı. Dün kendisinin yüzüne bakmayan kocası, bugün kahvaltı sofrasında o kızla kahkahalar atarak kahvaltı yapıyordu. İçinde sönmeyen ateş daha da harlanıp yüreğini ve ruhunu yakıp geçerken bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Bu kızdan kurtulmanın bir yolu olmalıydı. Ama nasıl? Birilerine içindeki bu sıkıntıyı anlatmalıydı. Ani bir karar ile geri odasına dönüp kol çantasını ve ceketini aldı ve konağın büyük ahşap kapısından çıkıp halasının evine doğru yürümeye başladı. Giderken Gül'e haber vermiş, Mert sorarsa anneannesine gittiğini söylemesini istemişti. Şimdilik kocası nasıl istiyorsa öyle davranacaktı. Şimdilik. Sermina güne enerjik bir ruh haliyle başladı. Düne nazaran daha çok iyiydi. Yatakta doğrulup komodinde duran aç karnına içmesi gereken ilacını içti ve pansumanını yaptı. Odadaki küçük banyoda işlerini halledip babasının getirdiği çantadan beyaz uzun elbisesini çıkarıp giyindi. Saçını elleriyle düzeltip kendisine düzgün bir şekil şemal verdikten sonra odasından çıktı. Avluya ineceği sırada nedensizce huzursuz olmuştu. Sanki birisi kendisini izliyordu. Mert odasından çıktığında Selmina'nın merdivenlerden indiğini gördü. Sessizce arkasından ilerlerken onun tedirgin oluşunu hissedebiliyordu. Giydiği beyaz elbisesi ve açık bıraktığı saçlarıyla bugün çok güzel olmuştu. Günaydın. Selmina duyduğu sesle arkasına baktığında Mert'i gördü. Hafif bir tebessümle kara gözleri es geçip geri önüne döndü ve kalan birkaç basamağa inmeye başladı. Günaydın. Bugün biraz daha iyi misin? Evet, iyiyim. Teşekkür ederim. İkisi ufak bir günaydınlaşmadan sonra sofraya oturdular. Sermina, Ali Bey ve Sakine Hanım ile sohbet ederken masaya Dicle'nin gelmesiyle herkes şok olmuştu. Kızım, baban nerede? Bilmedi kahvaltıya. Telefonuna mesaj atmış. Erkenden sağlık ocağına geçmek zorunda kalmış Sakine teyze. Anladım kızım. Biraz daha iyi gördüm seni. Her şey için çok teşekkür ederim Sakine teyzeciğim. Sayenizde daha iyiyim. Ne demek yavrum? Allah daha kötü günlerini yaşatmasın. Sen de benim bir kızımsın bundan sonra. Sahi kızım demişken Asmin nerede? Neden inmedi kahvaltıya? Konağın eski bir hizmetlilerinden olan Gül, Sakin Hanım'a soruyu sorarken çayları tazeliyordu. Hanımının sorduğu soruyu çekingen bir cevapla cevapladı. Hanımım, Asmin hanımım çıktı. Anneannesinin evine gidecekmiş. Size söylememi istedi. Mert duyduklarıyla sinirlenmişti. Yüz kasları gerilirken elindeki çatalı son gücüyle sıkıyordu. Bu kadına neler oluyordu?
Böyle sorumsuzca nasıl davranabiliyordu? Kendisine haber vermeden nereye gidiyordu? Sermina Mert'in çatal sıkmaktan bembeyaz olmuş elini görse de bir şey söylemedi. Belli ki Asmin ona haber vermeden anneannesinin evine gitmişti. Omzunu silkip bu konunun kendisini ilgilendirmediğini düşündü ve kahvaltısını yapmaya devam etti. Saat 10'a geldiğinde Sermina tok karnına alacağı ilacı içip ilk önce kendisini daha sonra da Dicle'ye hazırladı. Gitmek için avluda Mert'i bekliyorken Dicle merakla Sermina'ya döndü. Sermina, sen cinlere inanır mısın? Yani paranormal olaylara falan. Sermina Dicle'nin sorduğu soruyla şaşırdı ve cevabı gecikmedi. Evet canım, inanırım ve severim de. Neden sordun? Hiç. Ben ve abim de çok severiz paranormal olayları. Ve o tür olayların yaşandığı yerleri. Buralarda paranormal olaylar çok olur, bilirsin. Biliyorsundur. Madem hepimiz böyle şeyleri seviyoruz, bugün seni gezdireceğimiz yer çok güzel bir yer biliyorum. Rehber sizsiniz. Benim için her yer uyar. Haydi hanımlar, çıkalım. Mert geldikten sonra hep birlikte konaktan çıkıp arabaya bindikten sonra yola koyulmuşlardı. Uzun bir yolculuğun ardından ıssız kurak bir yere geldiler. Etrafta parça parça yıkık harabeler vardı. Arabadan ilk önce Sermina indi. Sonrasında Mert'in yardımıyla Dicle'yi indirdiler. Sermina etrafına meraklı ve bir o kadar da hayran gözlerle bakmaya devam ederken Mert arabayı kilitleyip yanlarına geldi ve geldikleri yerin tarihini bir rehber edasıyla anlatmaya başladı. Burası Nusaybin. Ünlü tarihi mekanlardan biri Gırnavez, Giren Evvas'tır. Bizim insanlarımızın tabiriyle Mardin şehrinin kuzey kesiminde yer alan Cin Tepesi'dir. Tüm dünya tarafından bilinen M.Ö. 3000 yılına ait tarihi eserlere rastlanmış bir yerdir. Yapılan kazılarda M.Ö. 1500-2000 yıllarına ait, Mitenlilere ait mezarlığa ait kalıntılar bulunmuştur. Simirna şaşkın bakışlarla Mert'e bakarken Mert bir yandan yürüyor, bir yandan da bulundukları bölgeyi ve tarihini anlatmaya devam ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten Mekke'ye döndüğü sırada Mekke'ye varmadan Nahle adındaki bir yerde bir müddet istirahat etmiş. Namaza durduğu vakit Nusaybin cinlerinden bir kısmı Peygamber Efendimizin okuduğu Kur'an ayetlerini duyup dinlemişler. Daha sonra bu grup Peygamber Efendimiz ile konuşup Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz onlara, kavmimize varınca benim imana davetimi onlara da söyleyin, onları iman ettirin diye buyurmuştur. O Nusaybin cinleri kavimlerini durumu anlatınca hepsi Müslüman olmuşlar. Bu olay Kur'an'da Cin suresinde anlatılmaktadır. Bu hadisten sonra Mekke'ye yürümüşler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nahle Vadisi'ndeyken onun huzuruna vardıkları zaman ayeti kerime bildirildi. İbn Ebi Hatim radıyallahu anh'ın, Mücahit radıyallahu anh'dan rivayete göre bu cinler 7 kişiydiler. 3'ü Harran'dan, 4'ü Nusaybin'den. İsimleri Hassa, Mesa, Şasır, Masır, Eller Devanyan, Serme, El-Ahkam, Yakut El-Ahkab'dı. Bazı inançlara göre cinlerin şehri Gırvanas'taki cinlerin psikolojik ve bedensel engelleri hastalara şifa verdiği söylenmekte. Tarih boyunca cinler birçok efsane ve rivayete konu oldu. Ancak Nusaybin cinleri birçok kaynakta geçmekte. Bu kaynakların en önemlileri Kur'an'da geçen ayetler ve hadis kitabı olan Tirmizi'de geçen hadis ve en önemli İslami eserlerden biri olan Said-i Nursi'nin Risale-i Nur külliyatında da geçmekte. Her çarşamba günü bölgeden halk bir namaza gelip yağlı ekmekler pişirip ziyarete gelenlere dağıtıyor. Biz de annemlerle bir gün buraya geldiğimizde bizim gibi buraya gelenlerden birisi olan ve Nusaybin'in bir köyünde ebelik yapan bir kadınla konuştum. Bana cinlerle ilgili başından geçen şu olayı anlattı. Size onun ağzından anlatayım. Akşamdı. Evimde oturuyordum. Bahçenin avlusundan biri beni çağırdı. Ben de köylülerden biridir diye dışarı çıktım. Orada beni bekleyen adam hastasının olduğunu ve yardım istememi istedi. Ben de gerekli eşyaları alarak adamı takip ettim. Beni buraya getirdi. İlk önce çok korktum ama yerde yatan ve doğum yapmak üzere olan kadını görünce yardım ettim. Etrafımda birçok kadın vardı. Doğum bittikten sonra bana bez içinde bir şeyler verip köyün girişine kadar getirdiler. Eve gelip bezin içine bakınca bana altın verdiklerini gördüm. İşte o zaman beni cinlerin götürdüğünü anladım diye anlatmıştı. Buralarda çobanlık yapan biriyle de konuştum. Bana anlattığı olaylardan çok etkilendim. Size onun anlattığı olayı da onun ağzından anlatayım. Ben buralara koyunları otlatmaya geliyorum ama o gün karanlık çökmüştü. Bu tepeye ilk defa o akşam çıkmıştım. Buraya geldiğimde sonradan cin olduğunu anladığım bir grup halay çekiyorlardı. Beni fark ettiklerinde koşarak bana doğru geldiler. Çok korktuğum için köye kadar koşmak zorunda kaldım diye anlattı. Adamın başından geçen olayın benzeri akşam buraya gelen birçok kişinin de başına geçtiğini söyleniyor. Bununla alakalı doğruluğu tartışılacak birçok hikayenin varlığından bahsediliyor. Diğer ülkelerden pek çok ziyaretçisi olan Nusaybin için şehirde kalmaya gelen ziyaretçilerden bazılarının enteresan olaylar yaşandığı söylenmekte. Bir zamanlar burada yaşayan bir gencin de yine bu olaylardan dolayı kaybolduğu kayıtlarda bulunmakta.
ki ben bunun doğruluğuna inanıyorum. Selmina duyduklarıyla etrafına tedirgin bakışlar atarken Dicle onun korktuğunu anladı. Hep birlikte etrafı gezmeye devam ettiler. Selmina fotoğraf makinesine bol bol fotoğraf çekmiş, hatta Dicle'ye de küçük bir kurs verip çektirmişti. Havanın kararmaya yüz tuttuğu vakite kadar orada kaldılar ve artık gitme vakti gelmişti. Gerisin geri arabaya doğru yürümeye başladılar. Dicle ve Selmina arabaya bindiklerinde Selmina'nın içinde bir huzursuzluk peydah olmuştu. Ama bunu ne Dicle'ye ne de Mert'e çaktırmıyordu. Boşuna insanları korkutmanın bir anlamı yoktu. Mert etrafa son bir bakış atıp arabadaki yerini aldı. Emniyet kemerini takarak anahtarı kontağına taktı ve anahtarı çevirdi. Bunu birkaç defa daha tekrar etmesine karşın araba bir türlü çalışmadı. Mert göstergelere baktığında her şeyin tam olduğunu gördü. Arabada bir problem yoktu. Emniyet kemerini çözüp kapıyı açtı ve dışarıya çıkıp arabanın ön tarafına geçti. Ön kaputun kapağını açarak dikkatlice arabanın motorunun suyunu kontrol etmeye başladı. Selmina içinde huzursuzluğun nedenini öğrenmişti. Etrafına endişeli gözlerle bakarken istemsizce gözleri doluyordu. Muhtemelen araba bozulmuş ve burada mahsur kalmışlardı. Derin bir nefes alıp arabanın kapısını açan Selmina arabadan inerken Dicle ikisine de endişeli bakışlarla bakıyordu. Selmina'nın kalbi çok hızlı atmaya başlarken nefesi gitgide sıkılaşıyordu. Bir eliyle arabadan destek alıp çömeldi ve derin nefesler almaya başladı. Ciğerleri her nefes alışında çok acıyordu. Dicle kendisini açık kapının olduğu yere doğru ittirip başını Selmina'dan yana çevirdi ve ağlamaklı sesiyle konuşmaya başladı. "Selmina, iyi misin? Sakin ol kızım, gideceğiz birazdan. Korkutma beni hadi." Selmina arkadaşının sesini boğuk boğuk duyuyordu. Midesi bulanmaya, kulağı çınlamaya başlamıştı. Zar zor iyiyim diyebilmişti. Dicle aldığı cevapla az da olsa rahatlarken Mert sıkıntılı bir nefes vererek arabanın kaputunu sertçe kapattı. Sonra bir türlü bulamamıştı. Telefonunu çıkarıp baktığında çekmediğini gördü. Ağzından okkalı bir küfür savurup arabanın tekerine sağlam bir tekme attı. Sinirleri gittikçe bozulmaya başlamıştı. Hava neredeyse kararmışken Selmina çömeldiği yerde öylece durmaya devam ediyordu. Ayağa kalkacak gücü yoktu. Başını kaldırıp Mert'e bakmak isterken karşısında bembeyaz elbiseler içinde duran kadına annesine donuk gözlerle bakmaya başladı. "Kızım, haydi gel yanıma." Bu duyduğu ses annesine aitti, hissediyordu. İçinden bir ses kalkıp gitmesini söylüyordu. Tüm bedeni neredeyse hissizleşmişti. Sağlıklı düşünemiyordu. "Haydi kızım, beni takip et. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Seni çok özledim. Haydi gel." Selmina hipnoz olmuş gibi annesi sandığı cinin her dediğini yapmaya başladı. Bedeni uyuşsa bile yavaş yavaş ayağa kalkıp o cine doğru ufak adımlarla yürüyor, onun annesi değil de bir cin olduğunu algılayamıyordu. Dicle arkadaşının arabadan uzaklaştığını görünce bağırarak ona seslenmeye başladı. İçindeki korku gitgide büyüyordu. Selmina akşam olmak üzereyken kendilerini bırakıp nereye gidiyordu? Mert kardeşin "Selmina nereye gidiyorsun?" diye bağırmasıyla yaslandığı kaputtan hızla Dicle'nin bağırdığı yöne doğru bakmaya başladı. Selmina'nın sendeleyerek yürüdüğünü görüp son gücüyle koşmaya başladı. Onu kolundan yakalamayı başardığında geri arabaya götürmeye çalışsa da Selmina'yı bir türlü yürütemiyordu. Betondan bir heykel gibiydi. Son çağrı olarak onu kucağına alacağı sırada Selmina'nın bakışlarıyla donup kaldı. O deniz mavisi gözler kapkara olmuş, tarif edilemez korkunçlukta kendisine bakıyordu. Nusaybin'in tepesinde işler gittikçe çıkılmaz bir hal alıyordu. Tepenin diğer ucunda koyunlarını otlatan çoban Can, biraz kestirmek için yere uzanıp sırt çantasının üzerine başını koyacağı esnada Selmina'nın tehlikede olduğu cinleri tarafından kulağına fısıldandı. Duyduklarıyla kaşlarını çatan çoban hızla ayağa kalkıp koyunlarını toparladığı gibi Selmina'nın olduğu tarafa doğru hızla yürümeye başladı. O kızı bir an önce bulmalı ve onun içindeki iblis ruhlu cinin şerrinden kurtarmalıydı. Bu tepede yüzyıllardır Müslüman cinler vardı. Kafir olanlarının gelmesi çok sık yaşanan bir durum değildi. O kız neye bulaşmıştı da kafir bir cinle bu tepeye gelebilmişti? Yaklaşık 10 dakika yürüdükten sonra ilk önce siyah araba, ardından da Selmina ve Mert görüş alanına girdi. Köpeklerine komutu verip sürüsünü onlara emanet ettikten sonra hızlı adımlarla Selmina'nın yanına gitmeye devam etti. Selmina saatlerdir kendinde değildi. Deniz gözleri zifiri gecenin siyahına bürünmüş, karşısındaki adama yani Mert'i öldürecekmiş gibi bakıyordu. Aniden duymaya başladığı fısıltılarla kömür karası gözleriyle etrafına bakmaya başladı. Selmina'nın gördükleriyle korkudan nefes alışverişi hızlanmaya, vücudu titremeye başlamıştı. Büyük bir tehlikenin içinde arafta kalmıştı. Aslında korkan kendisi değil, içindeki kafir cindi. Nusaybin'in tepesinde yaşayan Müslüman cinler birer birer Selmina'nın etrafında toplanıyor ve onun içindeki cine her an saldıracakmış gibi kızgınlıkla bakıyorlardı. Çoban Can, nihayet Selmina'nın yanına geldiğinde kendisine yardım etmeleri için çağırdığı Müslüman cin arkadaşlarından çoktan gelmiş olduklarını gördü.
Mert'in hiçbir şey anlamaması için hemen onun yanına gidip meraklı bir hal takınarak onunla konuşmaya başladı. "Hoş gelmişsiniz ağam. Hayrola bu saatlerde buralarda ne işiniz var?" Mert Sermina'nın simsiyah gözlerine baka kalırken yavaşça o kara gözlerin etkisinden çıkması halinde olan sesin sahibine doğru döndü. Kendisine meraklı bakışlarla bakanın bir çoban olduğunu gördüğünde sevinmişti. En azından karşısındaki bunları iyi bilen biriydi. "Hoş buldum kardeşim. Ve arkadaşını buraya gezmeye getirdim ama arabamız bozuldu, mahsur kaldık. Ben arabanın tamirinden çok az anlarım. Bir de ben bakayım izin verirsen." Mert belki bir umut yapar düşüncesiyle arabanın şoför koltuğuna oturdu. Tam kaputun açma tuşuna basacağı sırada ani bir mide bulantısı ve baş dönmesiyle olduğu yerde istifra edip bayıldı. Arka koltukta oturan Dicle ise saatlerdir baygın bir halde öylece yatıyordu. Artık Çobancan ile Sermina baş başa kalmıştı. Mümin cinlerin sayısı gitgide artarken Sermina'nın titremeleri de aynı orantıda artmaya başladı. Artık yerinde duramıyorlardı. Her an yere düşebilir ve kendine zarar verebilirdi. Çobancan Sermina'nın karşısına geçerek meydan okuyan bakışlarını o kara bakışlara sabitleyerek konuşmaya başladı. "Ey kafir! İçinde bulunduğun insanoğlundan ne istersin? Hemen çık o kızın içinden. Yoksa azapların en büyüğünü yaşatırım sana. Hey aciz insanoğlu! Sen ve cin arkadaşlarım beni rahat bırakmazsanız burayı cehenneme döndürürüm. O kız benim." Çobancan Sermina'nın içindeki cinin kendisine meydan okumasına çok sinirlenmişti. Son bir defa uyaracaktı. Eğer dediklerine uymazsa günah elden giderdi. Kendisini azap içinde yakıp yok ederdi. "Seni son defa uyarıyorum. O kızın içinden çık. Yoksa ben seni çıkarmasını bilirim. İstediğini yap. Çıkmayacağım." Çobancan Selma'nın içindeki cinin meydan okuma sözlerinin ardından arkadaşlarına gözleriyle durmalarını tembihledi. Hemen ardından Selmina'yı kollarından sertçe tutup yere yatırdı. Gözlerini kapatıp kulağına eğildi ve dua okumaya başladı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çektikten sonra Ayet-el Kürsü'yü, Felak'ı okudu. "Sus, sus, okuma. Seni öldüreceğim, okuma." Sonrasında Felak'ı 2 kez daha okudu. "Sermina'ya işkenceler çektireceğim, onu öldüreceğim." Sonrasında ise çoban Nas ve Felak surelerini tekrar tekrar okumaya devam ederken "Cin kız benim, onu bırakmam." dedi ve sonrasında tekrar bir Nas suresini okudu. Çobancan 3 Felak, 3 Nas, bir defa da Ayet-el Kürsü surelerini okuduktan sonra korkusuz ve hatta alay edercesine Sermina'nın gözlerinin içine baktı. Sermina'nın içindeki cin, nefret ve intikam dolu bakışlarla kendisini izliyordu. "Acı çektiğini biliyorum. Daha fazla dayanamayacaksın. Çık bu bedenden. Allah'ın sana verdiği bu canı aldırtma bana. Çıkmayacağım. Bu kız benim. Anladın mı? Benim." Can Sermina'ya daha fazla zarar gelmemesi için son çare olarak çevresine toplamış ve kendisinden işaret bekleyen arkadaşlarına baktı ve konuşmaya başladı. "Ey mümin cin kardeşlerim! Bu kafir Sermina kardeşimizin içinden çıkana kadar azap çektin. Eğer ki içinden çıkmayı reddederse acımadan alın canını." Can Çoban gözlerini bir dakika olsun Sermina'dan ayırmadan geriye doğru birkaç adım atıp ve olacakları izlemeye başladı. Mümin cinlerden en güçlüleri Sermina'nın yanına gelerek içindeki kafir cini azap çektirmeye başladılar. Akşamları sessiz sedasız olan bu tepe, bu akşam Sermina'nın acı çığlıklarıyla yankılanıyordu. Sessizliği bir bıçak gibi kesiliyordu. Ne kadar zaman geçti bilmek imkansızdı ama neredeyse şafak sökmek üzereydi. Birkaç saat uğraşmalarının ardından Çobancan ve Mümin cin arkadaşları Sermina'nın içindeki cini yakıp öldürmüşlerdi. Çobancan, Sermina'ya yan çevirerek kusmasına yardımcı oldu. Sonunda başarmışlardı. Bedeni halsiz düşen Sermina son defa öldükten sonra yere uzandı. Gözleri istemsizce kapanırken Can ilk önce arabanın ön kapısını açtı ve onu kucaklayarak şoför koltuğunun yanındaki koltuğa oturttu. Tam arabanın kapısını kapatacakken onu görmüştü. Kaderini simsiyah saçlı, yazması boynuna kaymış, peri gibi güzel o kızdı. Bakışlarını dakikalardır bir türlü ondan alamazken, köpeklerinin havlama sesiyle kendisine gelen Çobancan, kapıyı kapatmadan uzanarak kaputun açma tuşuna bastı ve yavaşça kapıyı kapattı. Arabanın motorunu kontrol ettiğinde her şey normal olduğunu gördü. Arabayı bozanın kafir cin olduğunu anlaması çok uzun sürmemişti. Kaputun kapağını yavaşça kapatıp son bir defa siyah saçlı peri güzeyine baktı ve koyunlarının yanına doğru yol almaya başladı. Saat sabah 9 civarıydı. Mert başının zonklayarak ağrımasıyla açtı gözlerini. İlk önce nerede olduğunu anlamasa da gözlerini birkaç defa açıp kapadıktan sonra arabada olduklarını anladı. Ne ara buraya gelmişti? O dün gece gelen çoban neredeydi? Sermina neden öyle garip bir hale bürünmüştü? Mert burnuna gelen çiçek kokusuyla başını yan tarafına çevirdiğinde Sermina'yı gördü. Sarı saçları koltuğun her köşesine dağılmıştı. Bu kızla kendisine çeken güçlü bir bağ hissediyordu. Bu duyguyu karısı Asmin bile hissedememişti. Çok farklı bir şeydi.
Anlatılmayan ve sadece kendisinin hissedebildiği bir şey. Sermina'ya daha fazla bakarsa aklının karışacağını bildiğinden hızla önüne döndü ve emniyet kemerini takarak arabayı yeniden çalıştırmaya denedi. Kontaktaki anahtarı çevirdiğinde arabanın çalışmasıyla derin bir rahatlama hissi tüm benliğini sardı. Artık eve geri dönebilirlerdi. Tam gaz basarak gideceği sırada aklına gelen fikirle kendi emniyet kemerini çözüp Sermina'ya doğru eğilerek onun kemerlerini bağladı. Kendi kemerini tekrar bağlayıp gaza bastı ve konağa doğru yol almaya başladı. Aklında ise biraz önce gereğinden de yakın olduğu Sermina vardı. Sermina sarılmaların etkisiyle açmıştı gözlerini. İlk önce nerede olduğunu anlayamasa da arabanın içinde yol aldığını birkaç dakika sonra anlayabilmişti. Yerinden biraz da olsa doğrulup elleriyle saçlarını düzeltti. Bu arabaya nasıl geldiğini hatırlamıyordu. Muhtemelen Mert taşımıştı. Bu düşünceyle pembe yanakları mümkünmüş gibi daha da çok kızarmaya başladı. Mert yanında hissettiği hareketlilikle Sermina'nın uyandığını anladı. Ona yandan bir gülüşle bakıp konuşmaya başladı. "Günaydın Sermina, rahat uyudun mu?" "Günaydın. Evet uyudum da ben bu koltuğa nasıl geldim?" Mert dün gece yaşanan anlar gerçek miydi? Yoksa bir hayal mi olduğunu bilmiyordu. Aklı çok karıştı ve bazı şeyleri anlamlandıramıyordu. Bu nedenle Sermina'ya yalan söylemeye karar verdi. "Ben taşıdım seni. Dicle'yi de arka tarafa boylu boyunca yatırdım rahat etsin diye." "İyi yapmışsın. Rahat etsin tabii." İkisi ara ara konuşarak birkaç saat sonra konağın olduğu sokağa gelmişlerdi. Sermina babasını, Mert de annesini arayarak olanları üstünkörü anlatıp önceden herkesi yatıştırmışlardı. Konağın kapısından içeri girerken Dicle yeni uyanmıştı. Tekerlekli sandalyesinde gerinip elleriyle gözlerini ovuşturdu. Sakine Hanım, Murat Bey ve Ali Ağa olanları endişeli bir halde karşılamışlardı. Mert, Dicle ve Sermina'nın açıklama yapmasına fırsat vermeden açıklamayı kendisi yaptı. Nusaybin'in tepesine gittik. Dönecekken arabamız bozuldu. Tüm gece orada kaldık. Sabaha doğru uyanıp arabaya baktım. Küçük bir kablo sorunu olmuş. Tamir ettim ve geldik. Size ulaşamadık çünkü telefonlarımız çekmiyordu. Oğlum sağ salim döndünüz ya, gerisi önemli değil. Sakine Hanım'ın yüreğindeki kor soğumuştu. Kendisi de kocası da bütün geceli yüreğinde evlatlarını beklemişlerdi. "Annem izin verirseniz çıkalım biraz uyuyalım. Hepimiz çok yorulduk." Mert bu sözlerinin ardından birkaç adım atmıştı ki karşısına dikilen ve kendisine sinirli gözlerle bakan karısı Asmin ile adımları durdurdu. "Hoş geldiniz Mert ağam. Nasıl? İyi eğlenebildiniz mi?" Mert Asmin'in imalı ses tonundan hiç hoşlanmamıştı. Birkaç adımla yanına gidip karşına daha da çatarak konuşmaya başladı. "Benimle nasıl böyle konuşursun? Kendine gel. Yoksa ben getirmesini bilirim." Asmin bütün gece içindeki kuşkuyla odasında Mert'in gelmesini beklemişti ama Mert gelmemişti. Ne o, ne Dicle, ne de Sermina denilen kız yoktu. Bunun sinir ve kıskançlığının vermiş olduğu asilik vardı üzerinde. Bir adım da olsa kocasına doğru attı. Başını dikleştirip meydan okuyan bakışlarla kocasının gözlerinin içine bakmaya başladı. "Ben senin karınım Mert ağam. Bana hesap vereceksin. Hesap vereceksiniz." Konakta Asmin'in sözleriyle buz gibi bir hava ve sessizlik hakimdi. Bu sessizlik kopacak kıyametin habercisiydi. Sessizlik hüküm sürerken Midyat'ta Yağızoğlu konağında kıyametler kopuyordu. Asmin'in yüreğinde ise şeytanın kor ateşi hüküm sürüyordu. Kocası karşısına geçmiş kendisini o kız için tehdit ediyordu. Üstüne yetmezmiş gibi bir de genellikle telli duvaklı girdiği evinden kovuluyordu. "Yeter artık. Bu kız yüzünden mi beni evimden kovuyorsun? Ne oldu da bu kız 2 günde karından değerli oldu? Belki de dün koynuna girerken söyledi beni kovmanı. Doğru değil mi?" Konaktaki ölümcül sessizliği bir tokat sesi böldü. O ses öyle keskin ki ucu sivri bir bıçak misali konaktaki herkesin yüreğini kesti geçti. En çok da Mert'in yüreği o tokat ile delik deşik olmuştu. Kadını asla kalkmaz dediği o eli bir zamanlar dünyalardan daha çok sevdiği, belki de sevdiği sandığı kadına kalkmıştı. Tokadı attığı an pişman olmuştu ama ne fayda. Artık o tokatın geri dönüşü, affı yoktu. Pişmanlığı gözlerine yansısa da karşısında kendisine öfkeyle bakan karısına hiçbir şey söyleyemedi. Gerçi ne diyecekti ki? Bilmiyorum. Asmin yediği tokatın etkisiyle daha da hırslanmıştı. Sonunda bunu da yapmıştı kocası. O kız için kendisine nasıl vurabilirdi? Eğer o bunu yapabildiyse kendisi de tüm gemileri yakmaya hazırdı. Nasılsa bir gün konağa geri dönecekti. İşte o gün konaktaki herkesten intikamını alacaktı. "Bunu bana yapmayacaktın Mert ağa. Bundan sonra kork benden. Sen de, o Aşif'te de korksun benden." Öyle bir bağırmıştı ki konağın yıllara meydan okuyup yerinden oynamayan taşları Asmin'in bir bağırışıyla zangır zangır titremişti. Asmin sicim gibi akan gözyaşlarını elinin tersiyle silerek ilk önce Sermina'ya, daha sonra da kocasına baktı. Ve bu tokat ne de kendilerine yaptıkları ihanet yanlarına kalmayacaktı. Ellerini yumruk yaparken derin bir nefes çekti içine.
Kendini biraz da olsa toparlayıp kocasına son bir bakış attı ve kapıya doğru hızla koşarak konaktan çıktı. Gideceği adres belliydi. Halası Kestan kadının yanına gidecekti. Sermina'ya yaptıkları büyü işe yaramıştı ama aklına gelen fikir de Sermina'nın sonunu getirecekti. Kendisi nasıl azap çekiyorsa o bin beterini çekecekti. Kendisi nasıl çaresizse o daha da çaresiz kalacaktı. Ve sonunda kendi elleriyle ölümünü hazırlayacak. Midyat'ın dar ve kuytu sokaklarından geçip patika yoldan Kestan Dağı'na doğru yürümeye başladı. Kestan Dağı'nın zirvesinde halasının evi vardı. Yolda ilerledikçe etraf sık ve ürkütücü ağaçlarıyla kaplanıyor ve ıssızlaşıyordu. Kısık sesle duyduğu köpek ulummaları gitgide yaklaşırken o köpeklerin aslında halasının cinleri olduğunu çok iyi biliyordu. Kaç dakika geçmişti dağ yolunu tırmanalı bilmiyordu, lakin halasının tek katlı 3 odalı harabe evini artık uzaktan da olsa görebiliyordu. Kesnen kadın yine uykusuz gözlerle bahçesinde oturuyor, birazdan yanına gelecek olan yeğenini bekliyordu. Dinlerin daha o gelmeden onları ve yeğeninin yanına gelmek için yola çıktığının haberini vermişti. Kırışmış yüzünü daha da çok buruşturarak kulağına fısıldayanları dinlemeye başladı. Hala ben geldim. Duyduğu sesle birlikte fısıldaşmalar bıçak gibi kesildi. Yüzünü sesin geldiği yöne bahçenin giriş kapısına doğru çevirdiğinde yeğeni Asmin'i gördü. Gözleri kan çanağına dönmüş, yüzü sapsarı olmuştu. Bunun nedenini biraz önce kulağına fısıldayan cininden öğrenmişti. Asmin hızla halasına doğru koşup boynuna sıkı sıkı sarıldı. Gözyaşlarını serbest bırakırken hıçkırıkları dağın tepesinde yankılanıyordu. Ağlama kızım. Onlar için akıttığın gözyaşlarına yazık. Çok canım yanıyor hala. Dayanamıyorum. Kestan kadın intikam dolu bakışlarla baktığı yeğeninin gözlerine, abisinden kendisine yadigardı Asmin'i. Onu kimsenin üzmesine izin vermeyecekti. Üzen'in ise aldığı her nefes fitil fitil burnundan getirecekti. O kız hayatınıza girdiğinden beridir acı çekiyorum hala. O kız benim yuvamı yıktı. Ona öyle bir büyü yapacağım ki dünyanın bütün hocaları bir araya gelse bozamayacak. Seni üzmenin cezasını bir ömür, bir yalanın içinde azap çekerek, yaşayarak ödeyecek. Asmin meraklı gözlerle halasına bakarken Kestan kadın ayağa kalktı. Yavaş adımlarla evine doğru yürüyerek büyü için gerekli malzemeleri hazırlamaya başladı. Bu gece haramların en katlarını işlenecekti. Kara lanet denilen o illet Midyat'ın her zerresini karış karış gezecek ve Sermina'nın kalbini bulup orada yer edinecekti. Selmina artık sınavların en büyüğüne tabiydi. Bu sınavdan geçmesi ve kalması imanının gücüne ve dirayetine bağlıydı. Konakta kendisini verilen odadaki yatağında uzanıp saatlerdir ağlayan Sermina'nın yanına kimse girememişti. Babası, Dicle, kim geldiyse kapıyı açmamıştı. Kendisi yüzünden Mert'in karısıyla arası bozulmuştu. Üstelik insanlar tarafından da yanlış anlaşılmıştı. Bu canını daha da çok yakıyordu. Gitmeliyim. Bu evden bir an önce gitmeliyim diye içinden geçirirken aniden yatağından kalktı ve küçük valizini açıp içine tüm eşyalarını yerleştirmeye başladı. Birkaç dakika sonra elinde valizle odasından çıkan Sermina'ya şaşkın gözlerle bakan Dicle, onun gideceğini anladığında daha da çok ağlamaya başladı. Kuzum gitme ne olur. Daha tam iyileşmedim bile. Sermina kimsenin yüzüne bakmıyordu. Tek isteği bir an önce buradan gitmekti. Yok, biz gidelim en iyisi. Baba eşyalarını al. Haydi eve gidiyoruz. Murat Bey kızının yüzündeki ifadelerden neler düşündüğünü anlamıştı. Kimsenin itiraz etmesine izin vermedi. Odasına gidip eşyalarını toplamaya başladı. Mert ise Sermina'nın kolundan tutup odaya kapatmamak için kendini zor tutuyordu. Neden şimdi apar topar hiçbir açıklama yapmadan gitmek istiyordu? Bu sorunun cevabını çok merak etmesine rağmen anne ve babasının yanında yapamamak elini kolunu bağlıyordu. Sermina kardeşim haklı. Daha tam iyileşmedim. İstersen birkaç gün daha kal. Sermina'nın aklı Mert'in sözleriyle bulansa da kendini bu defa çabuk toparlayabilmişti. Hayır Mert Bey. Ben iyiyim ve artık eve gitsek iyi olur. Sermina tekerlekli sandalyesinde ağlayan arkadaşı Dicle'nin yanına gidip dizlerinin üzerine çöktü ve onu yanaklarından öpüp ona sıkıca sarıldı. Canım ben burada zaten temelli kalmayacaktım ki. Lütfen üzülme. Sık sık yanına geleceğim. Daha sen bana buraları gezdireceksin. Dicle'nin gözyaşlarını elleriyle silen Sermina babasının yanlarına gelmesiyle Dicle'ye son bir kez sarılıp Ala ve Sakin Hanım'ın ellerini öpüp teşekkür ettikten sonra konağın merdivenlerinden inmeye başladı. Mert Sermina'nın kendisine bir veda bile etmeden gidiyor oluşuna çok bozulsa da susmaya yeğledi. Elbet bir gün onu yalnız yakalayıp aklındaki tüm soruların cevabını alacaktı. Sadece biraz sabırlı olması gerekiyordu. Konağın kapısından çıkmadan son kez arabasına bakıp el sallayan Sermina, büyük ahşap kapının eşiğinden çıkarken hafif bir rüzgar kurumuş, Midyat toprağını havalandırdı ve oradan oraya savurmaya başladı. Ervah, Sermina'nın herkes eve dönüyor oluşuna sevinmiş, onu adım adım takip etmeye başlamıştı. Bundan sonra onun için geceler cehennemden farksız olacaktı.
Selmina için ızdırap dolu günler başlıyordu. Babasıyla arabasına binen Selmina, arabayı evlerine doğru sürerken tam ensesinde Ervah'ın olduğundan habersizdi. Sana o çok inandığın Rabbinden bile daha yakın olacağım Selmina. Artık ondan değil, benden kork. Çünkü sana cehennemi bu dünyada ben yaşatacağım. Öyle bir gece peydah olmuştu ki Mardin'in Midyat ilçesine ay dolunay olsa bile karalar bağlamıştı katran geceye. Kestan kadın yeğeni Asmin'i zor da olsa uyuttuktan sonra evinin 3. odasına yavaşça girdi. Sürmeli, katran karısı gözleriyle odayı sessizce süzmeye başladı. Küflü, rutubetli ve boyası dökülmüş olan duvarlara asılı 5 gaz lambası, odaya loş bir ışık yaysa da korkutucu bir hava katıyordu. Varla yok arası küçük pencereden esen rüzgar, siyah perdeyi hafif hafif yerinden oynatıyorken, tavandaki kancalara asılı ölü hayvan bedenleri ve organları da bu rüzgarlardan nasibini alıyordu. Küçük kara odanın bir köşesinde kırık bir kitaplığın içinde sayfaları rutubetten nemlenmiş birçok büyü veya diğer alemlerle ilgili kitaplar vardı. Duvarlarda çeşitli dillerde yazılar, tersten yazılmış dualar bulunmaktaydı. Kesnen kadın küçük yer minderinin üzerine basıp büyük siyah sofra bezinin üzerinde duran bakır tepsinin içindeki büyü malzemelerini bir bir saymaya başladı. Mürekkep, saman kağıdı, makas, bıçak, insan gözü, o kadının adet kanı ve zevk suyu. Ervah'ın spermi, ip sümüklü böcek, kırkayak, bok böceği, salyangoz, akrep, örümcek ezmesi, bir adet kara tavuk, soğan kabukları, insan kalbi, böbrek, insan dışkıları ve beyni, bir adet tava, küçük tüp ve kaynayan su. Her şeyin tam olduğunu gören Kestan kadın sinsi bir gülümsemeyle yer minderine oturdu. Elinde tuttuğu Kur'an-ı Kerim'i oturduğu minderin altına yerleştirdi. Bu işlem büyünün daha etkili olmasını sağlayacaktı. Siyah sofra bezinin neredeyse her yerini saran mumların ışığı, duvardaki kara yazılarla birleşip bu korkunç odayı daha da korkunç hale getiriyordu. Derin bir nefes alarak gözlerini kapatan Kestan kadın, ilk önce Selmin'in adını, doğum tarihini, anne ve babasının adlarını eskimiş saman kağıdına kara mürekkep ile yazdı. Ardından kağıda dikkatlice 3'e katladı. İbranice ve Arapça duaları tersten okurken önüne aldığı tavanın içine böcek ezmesini ve insan gözünü ve böbreklerini koyup tahta kaşıkla iyice ezdi. Üzerine biraz kaynayan su ekleyip tavayı yanan tüpün üzerine koydu. İnsan dışkılarını suyun içine koyup karıştırmaya başladı. Bu iyice kıvamlı bir hal alınca insan beyni ve kalbini bıçakla küçük parçalara bölerek ocakta kaynayan büyüyü karışımını yaptı. Ardından kadınların adet kanını suya ekledi. Sağ elini spermle, sol elini kadının zevk suyuna daldırıp hem dua okuyor hem de ikisini avuçlayıp karıştırmaya başlıyordu. Bu işlemden sonra 2 kaptaki sıvı da ocakta kaynayan karışıma döktü. Dualarını etmeye devam ederken askıda duran tavuğu eline alıp bıçakla karnını yardı. Eliyle iç organlarını kopartıp kanıyla birlikte karışıma dahil etti. Bıçak atladığı kağıdın tam ortasına ip geçirdi. İpi 2 ucunu bağlayıp kolye şekline getirdi. İpin ucundan tutarak kağıdı tam 666 defa suya batırıp çıkardı. Sonrasında yavaşça yerinden kalkıp tavuğu ve soğan kabuğunu da yanına alarak arka bahçeye doğru yol aldı. Kesnen kadın yavaş adımlarla büyük incir ağacının önüne geldi. Bu defa tersten ezan okumaya başlayıp soğan kabuklarıyla bir daire yaptı. İçine tavuğun kalan kanı ile Selmina'nın adını yazdı ve tavuğu kanla yazılmış isminin üzerine bıraktı. Artık kan ile kaplanmış olan kağıdı ağacın en kuytu yerine astı. Ellerini 2 yana açıp yere diz çöktü. Şu an sadece o Selma denilen kızın bu dünyada azaplar içinde bir ömür geçirmesini istiyordu. Gözlerinden çıkan kıvılcımlar büyünün etkisini daha da arttırıyordu. Ey şeytanın yolundan gidenler! Bu gece bana yardım edin. Kötülük de, zulüm de ancak sizden gelir. Ey karanlığın evlatları! Kötülüğün hüküm sürdüğü yürek sizden yardım istiyor. Öyle işten okuyordu ki duasını, gecenin kötü evlatlarından hiçbiri bu davete karşı koyamazdı. Belki de Kessan kadının bile tahmin edemeyeceği güçte olan bir cin, belki de bir cin padişahı bu kötülüğü ve vahşetiyle karşısına gelecekti. Yer öyle bir titremişti ki incir ağacı kökünden sallanmıştı. Öyle bir fırtına esmişti ki ağaçta neredeyse yaprak kalmayacaktı. Kıpkırmızı gözleri, iri cüsseli korkunç yüzüyle Ervah Sermina'ya dünyanın ters düz etmeye gelmişti. Kalın ve kulakları kanatacak sesiyle resmen kükrüyordu. Ne istiyorsun Kestan kadın? Beni neden çağırdın? Kesnen kadın başarmış olmanın verdiği mutluluk ve hazzıyla artık açtı gözlerini. Karşısında tüm heybetiyle kendisine bakan cinine baktı. Tam istediği gibi Ervah davetini kabul etmişti. Ervah'ın gözlerine intikam dolu gözlerle bakıp istediğini dile getirmeye başladı. Ey Ervah! Sonunda büyüyü yaptım. Senden tek istediğim büyüyü yaptığım kızı yani Selmina'yı kendine aşık edip bütün bir ömrünü yalan, acı ve mutsuzlukla sürdürmesini sağlaman. Gerekiyorsa insan kılığına gir.
Yeter ki Selmina'nın hayatı cehenneme dönsün. Bunu yapmak istediğini biliyorum ve artık önünde bir engel kalmadı. Seni o kıza büyüyle bağladım. O artık senin. Ervah memnuniyetle gülümsedi. Bir adım daha atıp kesen kadının gözlerinin içine baktı. Benim bundan ne çıkarım olacak? Bu nadir bulunan soğan kabukları ve bu ölü tavuk senin. Ervah başını iki yana sallayarak konuşmaya başladı. Olmaz, bu kadar azıyla yetinemem. Bana her ay 10 keçi keseceksin. Kesilen kadın biraz düşünmek istese de ne vakti vardı ne de bir çaresi. Mecbur Ervah'ın teklifini kabul etti. En büyük eğlencesi hamile insanlara tecavüz edip onların bebeklerini düşürtmek ve korkutmak olan Ervah, kahkahalar atarak kesilen kadınıyla anlaşmayı yaptı. Selmina ölene dek artık kendisinin. Peki ne zaman başlıyoruz diye kesilen kadına soran Ervah, merakla sorusunun cevabını beklemeye başladı. Bu sefer de kesilen kadın yeri göğü inletecek kuvvetli bir kahkaha attıktan sonra aniden kahkahasını bıçak gibi kesip ayağa kalktı. Ervah'ın tam önüne gelip gözlerinin içine baktı ve sorusunun cevabını verdi. Senin de planladığın gibi bu gece başlıyoruz. Yarısına pansuman yapan Selmina hiçbir şeyden habersiz pijamalarını giyinip odasının lambasını kapattı ve gece lambasını yakıp yatağına girdi. İçinde nedensizce bir korku vardı. Gözleri kendisinden izinsiz odanın duvarlarında dolanıyor, sanki bir şeyleri arıyordu. Ellerini açıp dualarını okuduktan sonra başını yastığa koyup gözlerini kapattı. Ellerini kalbinin üzerine koyup yutkundu. Neden korkuyla bu kadar hızlı atmaya başlamıştı ki? Allah'ım sen bana yardım et, beni bu vesveselerden koru. Korkudan göz kapakları titremeye başlamıştı. Kendini bir türlü uykuya veremiyordu. Ervah Selmina'nın başucunda durmuş, ona acıyarak kan kırmızısı korkunç gözleriyle bakıyordu. Sonunda kesilen kadın büyüyü yapabilmişti. Artık Selmina'ya istediğini yapabiliyordu. O artık kendisinin. Seni ahmak, bu gece ve bundan sonraki tüm gecelerinde benimlesin. Sen artık benimlesin Selmina diyerek Selmina'nın kulağına fısıldadı. Selmina varla yok arası duyduğu fısıltıdan yerinden korkuyla sıçrarken gece lambasının başucuna karşısında duvara yansıttığı ışığın tam ortasına hareket eden gölgeyi gördüğünde resmen yerinde mıhlanıp kaldı. Ne konuşabiliyor ne de bir tepki verebiliyordu. İçinden Allah'ım sen bana yardım et, Allah'ım beni kurtar diye dua ederken Ervah Selmina'yı ele geçirmişti. Selmina yatağında duvarda belli belirsiz hareketler yapan gölgeyi donuk bakışlarıyla izlerken ensesinde hissettiği sıcak ve pis kokulu nefesle ürperip korkudan soğuk soğuk titremeye başlamıştı. Pis ve uzun tırnaklı üzerindeki derisi kanlarla bezenmiş kemikli bir elin ağzını kapatmasıyla nefes alamayıp bilincini kaybetti ve Ervah'ın kucağına yığıldı. Ervah ise eserine intikam dolu gözlerle bakıyordu. ızdırap dolu ilk gecem başlasın Selmina. Artık sabaha kadar benimsin. Sadece benim. Zaman akıp gidiyordu bir su misali. Nefesler tükeniyor ve her saniye ölüme biraz daha çok yaklaşıyordu insanoğlu. Selmina ve babasının konaktan evlerine dönüşünün üzerinden bir hafta geçmişti. Daha fazla o konakta kalamazlardı. Hele ki Asmin'in konağı terk etmişken. Önüne geçilemez bir dedikodu zelzelesinin sebebi olabilirlerdi. Baba kız her zamanki gibi kahvaltılarını yaptıktan sonra Selmina babasının kocaman bir öpücükle işi uğurlamıştı. Günlerdir olduğu gibi yine evde tek başınaydı. Sofrayı şarkı mırıldanarak toplamaya başladı. İçinde engel olamadığı bir huzursuzluk varlığını sürdürüyordu. Şu birkaç gündür gördüğü korkunç kabuslar yüzünden ister istemez korkuyordu. Seni yerlerde göklerde bulamazlarken beni sana sımsıkı sarılı görenler olmuş. Mutfak tezgahına elindeki boş tabakları koyacağı sırada belinde hissettiği ateş kadar sıcak kollarıyla korkuyla çığlık atarak tabakları yere düşürdü. Derin nefesler alıp sakinleşmeye çalışsa da olmuyordu. O sıcaklık tenine işliyor, canını yakıyordu. Daha fazla içeride kalamayacağını anladığında hızlı adımlarla bahçeye çıktı. Bu yaşadığı ilk olay değildi, son da olmayacaktı. Bahçedeki tahta sandalyelerden birini dizlerini titreye titreye otururken, sonra telefonunu pantolonun cebinden çıkardı ve rehberden Dicle'nin ismini bulup arama simgesine tıkladı. Birkaç çalıştan sonra nihayet telefon açılmıştı. Seni benim elimden kimse alamaz Selmi. Sen artık benimsin. Duyduğu kalın ve korkunç sesin söyledikleriyle Selmina korkudan resmen nefes almayı unutmuştu. Kimdi bu? Dicle'nin telefonunu onda ne işi vardı? İsmini nereden biliyordu? Kafasında cevaplayamadığı sorular ile ne yapacağını bilemez halde telefonun ekranı öylece baka kaldı. Nefesini düzene sokmaya çalışırken içinden kendi kendine sakin olması için telkinler veriyordu. Eğer sakinleşmezse neler olduğunu anlayamaz ve bu korkunç durumdan kurtulamazdı. Biraz da olsa sakinleştikten sonra korka korka telefonun ekran kilidini açtı ve Dicle'nin isminin üzerine tıklayıp bir daha aradı. Bu defa içinden Dicle'nin açması için Allah'a yalvarıyordu. Alo, Selmina, günaydın canım.
Duyduğu sesiyle Allah'a şükreden Selmina derin bir nefes alıp gözyaşlarını elinin tersiyle sildi. Ve sesinin normal çıkmasına gayret ederek konuşmaya başladı. Günaydın canım. Nasılsın? İyiyim canım da senin sesin neden kötü geliyor? Bir problem mi var? Hayır canım, yok bir şey. Ben senden bir şey isteyeceğim. Hani bana Defur Zafaran Manastırı'nı gezdirecektin ya. Bugün gidelim mi? Babam yine işe gitti. Ve ben evde tek başıma çok sıkıldım. Ben bir annemlere sorayım. Ararım seni 5 dakikaya. Tamam canım, bekliyorum. Selmina telefonunu kapattıktan sonra dirseklerini masaya dayayıp elleriyle yüzünü sıvazladı. Ali Bey'in ve Sakin Hanım'ın Dicle'ye izin vermesi için içinden dualar etmeye başladı. Selmina dua etmek istedikçe aklına başka şeyler geliyordu. Cinlere, şeytanlara inanan birisiydi. Kur'an-ı Kerim'de onlarla ilgili ayetler vardı. O filmlerdeki ve kitaplardaki gibi kendisine musallat olabileceklerine hiç ihtimal vermese de o geceden itibaren aklına tek bir soru hüküm sürüyordu. Ya bana da musallat oldularsa? Bu soru yeniden aklının tüm duvarlarında yankılanırken telefonun zilinin sesinin kulaklarına ulaştığında düşüncelerini bir kenara itip hemen aramaya cevapladı. Alo kuzum. Annem izin verdi canım. Hazırlan, 10 dakikaya gelip alacağız seni. Tamam kuzum, hemen hazırlanıyorum. Selmina büyük bir sevinçle telefonu kapattıktan sonra korksa bile hızla odasına gitti. Uzun kollu ve ayak bileklerinin boynunda olan siyah elbisesini giydikten sonra saçlarını tarayıp açık bıraktı. Hafif bir makyaj yapıp küçük sırt çantasını koluna taktı. Şarjı tam olan kamerasını da boynuna astıktan sonra kapıları kilitleyip evden hızlıca çıktı. Selmina tahta kapının önünde sabırsızca Dicle'leri beklerken içindeki o tuhaf duygunun ne olduğunu bir türlü çözememişti. Huzursuzluk ya da depresyona neden olacak bir his değil, çok farklı bir şeydi. Belki de günlerdir uykusuz olduğu için psikolojim bozulmuştur diye içinden geçirirken bir ara il merkezine gidip bir psikolog ile konuşmaya aklına not etmişti. Duyduğu korna sesiyle Dicle'lerin geldiğini gören Selmina araba tam önünde durduğu anda hiç vakit kaybetmeden arka kapıyı açıp aracın içine bindi. İki arkadaş sıkı sıkı birbirlerine sarıldıktan, hasret giderdikten sonra şoför arabayı Dayru Zafaran Manastırı'na doğru sürmeye başladı. Selmina gördüğü manzara karşısına resmen büyülenmişti. Dayru Zafaran Manastırı tarihinde de güzel bir yerdeydi. Günlerdir içini yakıp kavuran korku duygusu, heyecan ve merakına yenik düşmüştü. İki arkadaş birlikte manastırın ön kapısından içeri girerken kalabalık bir turist grubu ile karşılaşmışlardı. Onlarla birlikte manastırı gezmenin daha da eğlenceli olabileceğine karar vererek Rus kafilesine kendilerine de katılmışlardı. Burada birçok ülkeden gelen bir sürü insan var. İstesem böyle bir fırsat yakalayamazdım. Şanslısın gerçekten. Selmina ve Dicle keyifli bir sohbet eşliğinde manastırın taş duvarlarını ve iç dekorasyonu incelerken duydukları tok sesiyle sesin sahibine doğru döndüler. Dayru Zafaran Manastırı, diğer adıyla Bor Hamanya'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Erhan, buranın yetkili müdürüyüm. Aynı zamanda sizlere rehberlik edeceğim. Selmina duyduğu o tok ve karizmatik sesin sahibini gördüğünde kalbinin teklediğini hissetti. Sarı ile kahverengi arası bir renk olan saçları, renginin çözemediği gözleri, yakışıklı yüzü ve kendinden emin duruşuyla Erhan resmen kendisini etkisi altına almıştı. Selmina haydi gidiyoruz kızım. Dicle'nin seslenmesiyle kendisine gelen Selmina tekerlekli sandalyenin arkasına geçip sandalyeyi yavaşça öne doğru itmeye başladı. Aklı Erhan'ı gördüğü andan itibaren karma karışık olsa da belli etmemeye çalışıyordu. Dayru Zafaran Manastırı, milattan sonra 5. yüzyılda inşa edilen Dayru Zafaran Manastırı muhteşem mimarisi yanında Süryani Kilisesi'nin önemli merkezlerinden biridir. 1932'ye kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks Patriklerinin ikametgah yeriydi. Selmina hem Erhan'ı dikkatlice dinliyor hem de manastırda gezdikleri her yerin fotoğrafını çekiyordu. İçindeki o tuhaf his bir türlü gitmemişti. Üzerinde bir baskı hissediyordu. Sanki birisi kendisini göz hapsine almıştı. Manastır Mardin'in 4 kilometre doğusunda şirin bir dağ yamacında Mardin Ovası'na hakim bir noktadaydı. 3 kattan oluşan manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan etkinliklere bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşmuştur. Farklı zamanlarda yapılan eklentilere rağmen manastırın adeta tek bir zamanda inşa edildiği havasını vermesi, bu eklenti binaları yapan mimarların ne kadar maharetli olduklarını gösteriyordu. Manastır M.Ö. Güneş Tapınağı, daha sonra da Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edildi. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şileym'in bazı azizlerin kemiklerini buraya getirerek kaleyi manastıra çevirdi. Bu nedenle manastır önceleri Mor Şileymun Manastırı olarak biliniyordu. Mardin ve Kefarodit'i Aziz Hamanyon'un 793 yılında başlayarak büyük bir tadilat yapmasından sonra manastır onun adıyla Mor Hanonia Manastırı olarak bilindi. 15. yüzyıldan sonra da manastırın etrafında yetişen safran bitkisinden dolayı Manastır Dayru Zafaran
Safran Manastırı adıyla anılmaya başlandı. Adam ansiklopedi gibi mübarek, anlata bitiremedi diye söylenen Sermina, Dicle'nin cevabı gecikmedi. Ben buraya sık sık gelirim ama onu ilk defa görüyorum. Gezi bitsin tanışırız. Ne gerek var tanışmaya? Hem adam da yanlış anlayacak, hiç gerek yok. İtiraz istemiyorum Sermina. Her bir tanışmadan ne olacak ki? Dicle kendisine emin bir ses tonuyla konuşmanın son noktasını koydu. Sermina ise gözlerini devirmekle yetinmişti. Dicle'ye söz geçiremeyeceğini artık çok iyi biliyordu. Kubleleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç ve dış mekanlardaki taş nakışları ile insan ilgisini çeken Deir-u-Zafaran Manastırı, uzun tarihi boyunca Süryani Kilisesi'nin dini eğitim merkezlerinden biriydi. Bölgeye ilk matbaayı getiren kişi de yine bu manastırda patriklik yapan ve 1895'te vefat eden 4. Petrus'tur. 1874 yılında İngiltere'ye yaptığı bir ziyaret sırasında satın aldığı matbaayı 1876 yılında manastıra getirdi. Matbaada 1969 yılına kadar başta Süryanice olmak üzere Arapça, Osmanlıca ve Türkçe kitaplar ile 1953'e kadar Özhikmet adında ayrı bir dergi basıyorlardı. Matbaadan geriye kalan parçaların bir kısmı manastırda, diğer kısmı da Mardin'deki Kırklar Kilisesi'nde sergilenmektedir. Yaklaşık yarım saatin sonunda gezi nihayet sonlanmıştı. Turistlerle başladıkları alana geri dönmüşlerdi. Erhan'ı ve çevirmenlerini dikkatlice dinliyorlardı. Manastır bugün de Süryani Kilisesi'nin önemli dini merkezlerinden biridir. Mardin Metropolitinin ikametgahı olan Deir-u-Zafaran Manastırı, dünyanın dört bir yana dağılmış Süryaniler tarafından dua ve bereket almak için ziyaret edilir. Yine sizler gibi binlerce yerli ve yabancı turist, kısa veya uzun bir yol kat ederek manastırı ziyaret etmektedirler. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. 15 dakikalık bir vaktiniz var. Serbestçe dolaşabilirsiniz. Turistler manastırın dört bir yana dağılırken Sermina Dicle'nin zorlamasıyla tekerlekli sandalyeyi Erhan'ın yanına doğru sürmeye başladı. Merhaba Erhan Bey. Ben Dicle Yiğitoğlu. Bu da arkadaşım Sermina. Seninle tanışmak istedim. Buraya sık sık gelirim lakin sizi ilk defa görüyorum. Erhan yanına gelen kızlara memnuniyet içerisinde bir bakışla süzdükten sonra bakışlarını Sermina'nın gözlerinde sabitledi. Memnun oldum hanımlar. Buraya yeni tayin oldum. Adım Erhan Ateşoğlu. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz demekti. Açıkçası bunu duyduğuma çok mutlu oldum. Dicle Erhan'ın Sermina'ya olan bakışlarından bir şeyler sesse de susmayı yeğlemişti. Müsaadenizle ben işime döneyim. Tekrar memnun oldum hanımlar. Yeniden görüşmek üzere. Erhan ilk önce Dicle'nin elini sıktı, daha sonra ise Sermina'nın elinden tutup hafif bir öpücük kondurup yanlarından ayrıldı. Sermina, bu Erhan senden etkilendi galiba. Bütün gezi boyunca sana bakıp durdu. Bir de elini öptü. Ne kadar kibar bir adam. Biliyorum. Yani aman öf Dicle. Adam dediğin gibi kibarlık yaptı sadece. Abartacak bir şey yok. Biliyorsun çünkü sen de bütün gezi boyunca ona baktın. Hayırlısı olsun ne diyelim. Sermina bir yandan Dicle'ye kızıp tekerlekli sandalyeyi çıkış kapısına doğru iterken, diğer yandan da içinde oluşan duyguları kendine bile inkar ediyordu. Dicle ve Sermina tekrar arabaya binip evlerine doğru yol alırken Erva, planının ilk basamağını sorunsuz başarmanın vermiş olduğu haz ile keyiflendi. Bu geceki planını uygulamak üzere Sermina'nın önce evine giderek onun gelmesini beklemeye başladı. Sermina çok yakında yaptığı plan ile sonsuza kadar kendisinin olacaktı ve hiçbir güç onu kendisinden ayıramayacaktı. Tanrı bile. Seni seviyorum Sermina. Sermina duyduğu kelimelerle afallamıştı. Tabii bu afallamanın sebebiyeti olarak bir de Erhan'ın yakınlığı eklenebilirdi. Erhan. Ağzından zorla çıkan kelimeler Erhan'ın parmağıyla dudağına baskı yapmasıyla kesildi. Ben de seni seviyorum Sermina. İtiraf et kendine. Sermina'nın duyduğu ses sanki ilmek ilmek yüreğine işleniyordu. Erhan'ın gözleri sanki bir daha göremeyeceği eşsiz bir manzaraydı. Haydi itiraf et Sermina. Seviyorsun. Deir-u-Zafaran Manastırı'nın bahçesinde bulundukları yakınlık derecesi günah sayılacak düzeyde olsa da bu Erhan'ın umrunda bile değildi. Onun tek hedefi vardı, o da büyünün gerçekleşmesiydi. Sermina'nın gözleri ay ışığının altında bir yıldız gibi parlarken Erhan parmağını Sermina'nın dudağından çekti ve kor gibi yanan dudaklarını Sermina'nın dolgun dudaklarıyla birleştirdi. Sermina içinde hissettiği duygularla karman çorman olsa da kendisinin hiç beklemediği bir şey yaparken Erhan'ın öpücüğüne karşılık verirken buldu. Ervah içindeki dürtülere engel olamayarak Sermina'nın saçlarını iki eliyle kavrayıp geriye doğru çekmeye başladı. Aynı zamanda dişlerini Sermina'nın dudaklarına geçirmiş, yırtarcasına ısırıyor, çekiyordu. Sermina yaşadığı acı nedeniyle ağlarken çaresizce çırpınıp Erhan'ı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı ama nafileydi. Erhan dişleriyle dilinin ucunu yakalamış ve ısırarak paramparça etmişti. Ağzının içine dolan kan nefessiz kalmasına neden oluyor ve Sermina'nın gittikçe nefesi kesiliyordu. Bir süre sonra çektiği acı tahammül edilemez hale geldiğinde kanter içinde kalan vücudu
Bir yaprak gibi hızla yere düştü ve sonrasında ise koca bir karanlıktı. Selmina ses telleri yırtılırcasına bağırarak kabusundan kan ter içinde uyandı. Derin nefesler alıp verirken bir yandan da elleriyle dudaklarını ve çenesini kontrol ediyordu. Bir gördüğü kabus da neyin nesiydi? Neden ilk defa gördüğü bu adamı rüyasında böyle bir kabusun içinde görmüştü? Korkuyla gözleriyle odasını kontrol ederken babası kapıyı hızla çalarak içeri girdi. Selmina babasına sıkıca sarılıp başını göğsüne yasladı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Murat Bey kızının yüzünü ellerinin arasına alıp endişeli gözlerle onu süzmeye başladı. "Kızım ne oldu? Neden öyle bağırdın?" "Baba çok kötü bir kabus gördüm. Çok korktum. Anlatmak ister misin?" Hayır babacığım. Çok hatırlamıyorum zaten." Selmina utançla başını öne eğdi. Babasının rüyasında nasıl yeni tanıştığım adamla çok samimi bir haldeydik. Hatta ileriye doğru gidip öpüştük diyebilirdi. "Emin misin kızım?" "Eminim babacığım." "Yanında yatmamı ister misin peki?" "Hayır baba. Ben artık küçük Selmina değilim. Sadece kabus gördüm ve korktum o kadar. Eğer korkarsan gel yanıma, tamam mı?" "Tamam babacığım, gelirim." Murat Bey kızını alnından öpüp yatağına geri yatırdı. Üstünü örtüp odadan çıktı. Selmina eskisine nazaran rahatlamış olsa da yine de korkuyordu. Tedirgin gözlerle etrafına bakarken Erbah ve yakın arkadaşı Siccar'da başucunda kahkahalar atarak onu izlediklerinden habersizdi. Ah ne kadar da salak bir kız. Duygularına hiç hakim olamıyor. İşin kolay, çok kolay Erbah. Öyle işim sandığından da daha kolay. Bu kızı delirteceğim. Hem de öyle bir delirteceğim ki iki deliler hastanesinde bana aşık bir kız olarak bütün ömrünü çürütecek. Senden korkulur Erbah. Bu gece o bebeği düşürtecek misin? Kaç gündür onun hayalini kuruyorum. Bu dünyaya bir çamur parçasının daha gelmesine izin veremem. Hele ki bu bir Müslümansa. Ben gidiyorum. Selmina'ya bugünlük bu kadar korku yeter. Yarın nasıl onunla bol bol görüşeceğim. Karşı eve taşınan yeni komşusu olarak. Ervah ve Siccar keyifle Selmina'nın yanından ayrılırken Selmina dualarını edip üzerini iyice örttü ve uyumak için gözlerini sıkıca kapattı. Emine iki çocuğunu da yanağından öperek üzerlerini sıkıca örttü. Odadaki ışığı söndürdükten sonra kapıyı yavaşça kapatıp kocasının yanına gitmek için karnını tutarak yavaş adımlarla yatak odasına doğru ilerlemeye başladı. İki oğlundan sonra Allah izin verirse güzeller güzeli bir kızı olacaktı. 3 güne doğurursun demişti köyün ebesi. Bunları düşünerek tahta kapıyı aralarken karnına giren sancıyla nefesi kesildi. Ahmet karısını döşekte uzanıp beklerken gördüğü manzarayla yerinden fırlayıp karısını belinden tuttu ve döşeğe getirip yatırdı. Emine'nin ağrıları her geçen saniye iyice artıyorken Ahmet karısının alnına bir öpücük kondurup ebe kadını çağırmak üzere koşarak evden çıktı. Ervah keyifle sivri ve uzun tırnaklarını Emine'nin rahminden içeriye doğru batırmaya başladı. Emine'nin her çığlık atışında biraz daha haz alıyor, haz aldıkça acının şiddetini daha da çok arttırıyordu. Kanter içinde döşekte kıvranan Emine için daha her şey yeni başlıyordu. Ervah iki elini yavaşça rahminden içeriye sokmaya devam ederken Emine'nin nefesi gitgide kesiliyordu. Ervah rahimi geçip bebeğin olduğu yere geldiğinde hiç düşünmeden bebeği koruyan su baloncuklarını patlattı. Hemen ardından bebeğin çoktan doğum pozisyonu almış olduğunu elleriyle inceleyerek anladı. Tırnaklarını bebeğin gözlerine sokup çıkardıktan sonra iki elini tırnaklarını bu sefer de bebeğin göğsüne batırıp yanlara doğru açtı. Hemen ardından hiç düşünmeden hızla aşağı doğru çekip bebeği rahimden çıkardı. Rahim kan revan içinde kalmış, paramparça olmuştu. Emine içinde hissettiği acıdan sonra en son olarak bebeğinin rahminden hızla çekildiğini hatırlıyordu. Çok çırpınmıştı. Bağırmaya çalışmıştı ama biri sanki kıpırdamasına ve sesinin çıkmasına engel oluyordu. Gözlerindeki yaşlar sicim gibi akarken Emine ara ara kararan gözleriyle parçalanmış kanlı bebeğine bakıyordu. Bir süre sonra daha fazla bu görüntüye dayanamayıp acıdan ve şoktan olduğu yerde bayılmıştı. Ahmet ebe kadının evine nefes nefese varmış, karısının durumunu anlatıp ağlayarak yardım istemişti. Ebe kadın telaşla hazırlanıp evinden çıkarken Ahmet'e de köyü yeni gelen Doktor Murat'a haber verilmesini söyleyip Emine'nin yanına koşmaya başladı. Ahmet de Doktor Murat'ların evine doğru koşarak gidiyordu. Ahmet nefes nefese Selminaların evinin önüne geldiğinde bahçenin tahta kapısını kırarcasına çalmaya başladı. Karısının canı tehlikedeyken el alemin uykusunu düşünemezdi. Murat Bey dış kapının kırılırcasına çalınmasıyla anlamıştı ki gelenin niye geldiğini. Kaç yıldır doktor olmasının faydasıydı. Hızla yatağından kalkıp üzerine giyindi. Telefonu ve tıbbi malzemelerine olduğu çantasının yanına alarak hızla odasından çıktı ve kızının odasına girdi. Selmina duyduğu sesle korkak yatağına iyice sinmiş, bir türlü yerinden kalkma cesareti gösterememişti. Neler olduğunu merak ederken babasının giyinip belinde çantasıyla odasına girmesiyle merakı daha da artmıştı. "Kızım galiba bir hasta var. Hemen gidiyorum. Kapıyı güzelce kilitle iyi uyu. Olur mu?" Selmina yatağından hızla kalkıp dolabını açtı. Uzun kollu siyah elbisesini eline alıp babasına döndü.
Baba, bir dakika sonra yanındayım. Ben de geliyorum seninle. Ben evde tek kalamam. Senin yardıma ihtiyacın olabilir. Murat Bey kızının inadını bildiği için üstelemedi ve kapıyı çalan kim ise onunla konuşmak üzere dışarıya çıktı. Selmina mesmaya çeker yüzeyini çıkardı ve hızla elbisesini giyip saçına at kuyruğu yaptı. Hırkasını giyip cebine cep telefonunu koydu. Fotoğraf makinesini boynuna asarak odasından koşarak çıktı. Babetliğini giyip evin demir kapısını kilitledi. Bahçeye çıktığında babası kan ter içinde kalmış bir adamla konuşuyordu. Hızla onlara doğru ilerlediğinde hep birlikte bahçeden çıkıp koşar adım eve doğru gitmeye başladılar. Ebe kadın kapının eşiğinde korkudan büyümüş gözleriyle karşısındaki vahşet derecesindeki olan manzaraya bakıyordu. Birkaç dakika sonra kendisine geldiğinde çığlık atarak korkudan olduğu yere bayıldı. Doktor Murat, kızı Selmine ve Ahmet eve yaklaşırken duydukları çığlıkla daha da hızlı koşmaya başladılar. Ebe kadının sesiydi bu. Ahmet'in söylediklerinin hepsinin içine korku tohumları atarken, kerpiçten yapılma evin kapısından içeriye girdiler. Selmine ilk olarak babasının ve Ahmet'in içeriye girmesine izin verdi. Kendisi arkadan onları takip ediyorken ebe kadının yere yığılmış olan bedeniyle içini bir huzursuzluk kaplamıştı. Az sonra Ahmet'in attığı çığlık ile hızla odadan içeriye girdi. Gördüğü manzara ile midesi alt üst olmuştu. Tıpkı psikolojisi gibi. Kadının her yeri kan revan içinde kalmıştı. Gözleri açık, hiç kıpırdamadan öylece tavana bakıyordu. Bacaklarının arasındaki parçalanmış bebek cesedi ise ayrı bir travma nedeniydi. Kurtçuklar bebeğin oyulmuş gözlerinin ve karnının içinde geziniyor, taze eti parçalara bölüyorlardı. Selmina bu olayı derhal makinesiyle çekmeliydi. En azından jandarmaya gösterecek bir deliller olurdu. Makinesini hazırlayıp nefesini tutarak cesete yaklaşıp birkaç fotoğraf çekmişti ki aniden midesinin bulanmasıyla olduğu yere kusmaya başladı. O bebeğin içindeki kurtçuklar şimdi kadının ağzından çıkıyordu. Ve daha bu görüntü midesini daha da çok bulanmasına sebep oluyordu. Dizlerinin üzerine düştüğünde her yeri uyuşmaya, kalp atışları hızlanırken nefes alışverişi gitgide güçleşmeye başladı. Ne oluyor bana? Neden nefes alamıyorum? Burada neler olmuş böyle? Diye kendi kendine sorarken birden boğazında hissettiği kayganlık ve göz göze geldiği kara yılan ile bilincini kaybedip yere yığıldı. Selmine oturduğu taşın üzerinde jandarmaların koşuşturmasını izliyordu. Yaşadıkları kabus gibiydi. O gördüğü manzarayı ömrü boyunca unutabileceğini hiç sanmıyordu. Cesetler poşetlenip araca yerleştirildi komutanım. Şahitlerin ifadeleri alındı mı? Doktor Bey'in ve eve kadının ifadeleri alındı. Sadece doktorun kızı Selmine Hanım'ın ifadesi alınacak. Kız fotoğrafçıymış. Babası fotoğraf makinesini bize verdi. İçinde delil niteliğinde fotoğraflar varmış. Tamam, sen gidebilirsin. O fotoğrafçı kız ile ben konuşup ifadesini alacağım. Emredersiniz komutanım. Komutan askerlerini yanından yolladıktan sonra yavaş adımlarla taşın üzerinde oturan Selmine'ye doğru ilerledi. Babacan bir tavırla yanındaki taşa oturdu ve derin bir nefes alıp konuşmaya başladı. İyi misin kızım? Selmine duyduğu sesle irkilip oturuşunu düzeltti. Sağ tarafına başını çevirdiğinde üniformasıyla sert duruşuna karşın yüzünde babacan bir ifade olan komutana çekingen bakışlarıyla baktı. Sesinin çıkmasına gayret ederek sorusunu cevapladı. İyiyim galiba. Yani bilmiyorum. Bu yaşadıklarım kabus gibi. Sakince başlayan sohbet jandarma karakolunda Selmina'nın ifade vermesiyle devam etti. İfadenin ardından komutanın uzattığı ifade kağıdının imzasını atan Selmina, babası ile sabah saat 9 sularında jandarma karakolundan çıktı ve evlerine doğru yürümeye başladı. Kendisini büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdi. Gece herkes uyurken cin arkadaşlarıyla planladıkları oyunları devreye sokan Erva, elindeki ekmek poşetiyle sokağın başında Selmina'ların gelmesini bekliyordu. Onunla tesadüf eseri karşılaşmış gibi yapacaktı. Hissediyordu, bu planıyla çok eğlenecekti. Etrafında bulunan cin arkadaşları ise onunla şimdiden eğlenmeye başlamışlardı bile. Bir insanoğlunun yolunu gözlüyorsun demek ha? Yanlış görmüyorum değil mi Erva? Erva arkadaşı Gülzar'a öldürücü bir bakış atarak fısıldayarak konuşmaya başladı. Biraz daha konuşursan seni insan bedenindeyken öldüreceğim. Gidin başımdan, işim var, görmüyor musunuz? Görüyoruz Erva, biz gidelim de işini rahat hallet. Cimbazın sözleriyle Erva'nın yanına gelen bütün cinler bir yerlere dağılmaya başladı. Erva ise sinirlerini zapt etmeye çalışıyordu. Selmina köyün boş sokaklarında babasının kolunda evine doğru adımlarını atarken karşısında eline ekmek poşetiyle gelen kişiyi gördüğünde şok yaşadı. O Erhan mıydı? Peki burada ne işi vardı? Kızım neden öyle bakıyorsun? Bir şey mi gördün? Baba şu karşıdan gelen elinde ekmek poşetiyle gelen genci birine benzettim de ona bakmıştım. Galiba uykusuzluk başıma vurdu. Eve gidip bir duş alıp yatsam iyi olacak. Tamam bir tanem geldik eve. Şimdi dinlenmişsindir güzel. Selmina babasının koluna biraz daha yaslanmış kapıyı açmasını beklerken Erva artık harekete geçmenin tam vakti olduğunu düşünüp planını uygulamaya başladı. Selmina, bu ne güzel tesadüf. Selmina duyduğu ses ile başını yana çevirdiğinde Erhan karşısında kendisine gülümseyerek bakıyordu. Bu duruma çok şaşırmıştı. Onun burada ne işi vardı?
Babasının kolundan ayrılıp arkasına döndü ve buruk gülümsemesini ve yorgun bakışlarını Erhan'a yöneltti. Senin ne işin var burada? Gitmemi mi istiyorsun? Hayır, sadece burada bu saatte oluşum beni çok merak ettim. Beni burada istiyor oluşuna sevindim. Sana öyle bir şey söylemedim. Ama istemiyorum da demedim. Her neyse, ben bu evde oturuyorum diyerek parmağıyla Sermina'nın evinin karşısındaki evi gösterdi Erva. İyi de daha dün bu ev boştu. Daha çok yeni bu sabah taşındım. Eşyalarımı bile yerleştiremedim. Bana yardıma gelebilir misin? Ta önceden dinlenmesi kötü gözüküyorsun. Anladım, hayırlı olsun. Biraz kötüyüm. Kendimi toparlayabilirsem yardıma gelirim tabii. Kim bu bey kızım? Selmina babasının sorusuyla utanmıştı. Onun varlığını resmen unutmuştu. Gülümsemeye gayret ederek Erhan'ı ve babasını tanıştırdı. Baba, bu Erhan. Dicde ile gittiğimiz gezide Darüzafaran Manastırı'nda tanıştık. Orada müdür olarak çalışıyordu. Erhan, bu da babam. Kendisi sağlık ocağında doktor. Erhan ve Murat el ele tokalaşıp tanıştılar. Tanıştığıma memnun oldum efendim. Ben de öyle Erhan. Madem ki komşu olduk, bir gün bize yemeğe beklerim. Olur, tabii gelirim. Tanışma faslından sonra nihayet herkes evlerine çekilmişti. Selmin aldığı duş sonrasında bornozuyla kendisini sıcacık yatağına atarken Murat Bey çoktan banyosunu yapmış, sağlık ocağının yolunu tutmuştu. Erva ise insan bedeninden çıkıp Selmina'nın yatağının başucunda durmuş, arsız arsız onu süzüyordu. İnsan olarak ona sahip olacağı günü iple çekiyordu. Yemyeşil ağaçların olduğu bir dere kenarındayım. Ağaçlar, çiçeklerin kokusu ve hafif hafif esen rüzgar güneşli günü daha da güzel yapıyordu. Çıplak ayaklarımla adımlarımı attıkça havadaki bulutlar artıyor, yeşil alanlar yerini kurak alanlara bırakıyor. Dere kuruyordu. Bunun nedenini bilmesem de gitmem gereken yere gidiyordum. Belki de ayaklarım içindeki sese itaatkarlık ediyorlardı. Birden duyduğum gök gürültüsü sesiyle ne yapacağımı şaşırdım. Yağmur yağacaktı ve ben ıslanmaktan nefret ederdim. Adımlarımı hızlandırıp koşmaya başladığımda etrafımda çöpler belirmeye başladı. Oluşan koku midemi alt üst ederken sığınacak bir yer bulana kadar koşmalıydım. Ne kadar gittiğimi bilmiyorum ama attığım her adımda çöplere basar hale gelmiştim. Yağmur hafiften çiselemeye başlamışken ben bu bilmediğim yerde çaresizce bir yol arıyordum. Ayaklarım acımaya başlamıştı ve vücudumun her yeri halsizlikle savaşıyordu. Garip gürültüleri kulaklarımı sağır edercesine ardı ardına koparken duyduğum bir çığlığın ardından yağmur damlaları kana dönmüş, her yer kan gölüne bürünmüştü. Ben sadece koşuyordum. Kalbim yorulmanın ve korkmanın vermiş olduğu adrenalinle hızlı çarparken aniden ayağımın bir çöp poşetine takılmasıyla sırt üstü yere düştüm. Gözlerimi korkuyla açtığımda gökyüzünden kan damlaları yağmaya devam ediyordu. Allah'a dua edip bu kabustan uyanmak istesem de bir türlü yapamıyordum. Elimi yüzüme siper etmek, kan damlalarının yüzüme gelmesini engellemeye çalışırken üzerime düşen bir ağırlıkla gözlerimi açıp karnıma doğru baktım. Çığlığımla neredeyse ses tellerim kopacaktı. Vücudumun her yerini bir titreme almıştı. Şu an üzerimde olan şeye inanamıyordum. Doğum yapıp ölen kadının cansız ve kanlı bedeni üzerimdeydi. Aklıma bebek gelince korkum daha da artmıştı. Annesi buradaysa o neredeydi? Bebeği düşünür düşünmez yüzüme düşen bebek ölüsüyle nefessiz kalmaya başladım. Kollarımdan sanki biri tutuyordu. Hareket edemiyordum. İçimden dua etmeye başladığımda artık yavaş yavaş bilincim kapanmaya başladı. Selmina gördüğü kabusun etkisiyle yerinden sıçrayarak uyandı. Yatağında endişeli gözlerle çevresini kontrol ederken vücudunun titremesini bir türlü durduramıyordu. Duyduğu ses çığlık atıp yataktan fırlayıp sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordu. Kalbi resmen ağzında atıyordu. Bahçe kapısının çalındığını fark ettiğinde derin bir nefes verdi. Elini yüzünü yıkamaya belli ki fırsat olmayacaktı. Dolabına yönelip siyah uzun eteğini ve kısa kollu siyah badesini giyinip saçını açık bıraktı. Koşar adım bahçeye çıkıp tahta kapıyı açtı. Karşısında Erhan'ı görmeyi hiç beklemiyordu, şaşırmıştı. Erhan, bir şey mi oldu? Bir şeye mi ihtiyacım var diye sorsa da aklı başka yerdeydi. Ervas Sermina'nın gözlerinin içine bakıp aklından geçenleri okurken bundan daha iyi bir fırsat olamayacağını düşünüp Sermina'yı kollarına aldı. Hayır, sokağa çıkmıştım. Çığlık seslerini duydum ve seni çok merak ettim. Başına bir şey geldi sandım diyerek onu kendine biraz da olsa bastırdı. Erkekliği zonklarken bu hissin çok fazla ve haz verici olduğu kanaatine vardı. Demek insanlar da böyle oluyordu. Sermina bu yakınlaşmadan rahatsız olsa da Erhan'ın nedenini bilmediği bir şekilde engel olamıyordu. Sihirli bir güç sanki iradesinin etkisi altına alınmıştı. Mert kardeşinin ısrarlarına dayanamayıp Sermina'yı kahvaltıya davet etmek için arabasına bindi, onun evine doğru sürmeye başladı. Kafasına onunla ilgili birçok düşünce dolaşırken evinin sokağının başına çoktan girmişti. Sokakta bir erkeğin bir kadına sarıldığını görünce ilk başta kadın ve erkeğin kim olduğunu seçemese de arabayla biraz daha yaklaştığında erkeğin sarıldığı kızın Selmin olduğunu gördü. Buna çok sinirlenmişti. Direksiyonunu kıracakmışçasına sıkarken el freniyle arabasını aniden durdurup arabadan indi. Hızlı adımlarla Sermina'ya doğru yürümeye başladı. Sermina.
Mert öyle bir bağırmıştı ki Sermina sanki karşısındaki Mert değil de babasıymış gibi korkup hemen Erhan'dan uzaklaşmıştı. Kaçamak bakışlarla Mert'e bakarken Mert ise sorgu dolu bakışlarıyla bu adamın kim olduğunu çözmeye çalışıyordu. Sermina, kim bu adam? Sermina birkaç dakikanın ardından ilk şoku atlatmıştı. Mert'in konuşma tarzından çok rahatsız olmuştu. O hangi sıfatla kendisiyle böyle konuşma cüretini buluyordu? Hemen kafasını kaldırıp Mert'e kendine emin bir halde cevap verdi. Bundan sana ne? Sen hangi hakla benimle bu şekilde konuşursun? Arkadaşımın abisisin diye ve buraların ağasısın diye her istediğin gibi davranamazsın. Mert Sermina'nın sözleriyle resmen sinir krizinin eşiğine gelmişti. Onu bir an önce kim olduğu belirsiz bu adamdan uzaklaştırmalıydı. Hızla Sermina'nın kolundan tutarak o her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da arabaya doğru sürüklemeye başladı. Bıraksana beni. Seninle hiçbir yere gelmiyorum, bırak. Mert onu dinlemiyor, arabaya götürmeye çalışıyordu. Ta ki adını bile bilmediği Züppe Sermina'nın kolundan kuvvetlice tutmuş kendisine doğru çekene kadar. İki adamın kurşunu bakışları birbirlerine her baktıklarında ölüm darbesi bırakırken her defasında asıl yaralanan Sermina oluyordu. Mert ve Erhan'ın arasında kalmış, nereye gideceğini şaşırmıştı. Kararını ise bir an önce vermesi gerekiyordu. Mert mi, yoksa Erhan'ı mı seçmeliydi? Gözler kalbin aynasıdır. Aynalar ise her iki dünyanın geçiş kapısı. Sermina iki erkeğin arasında kalmış ne yapacağını düşünürken Mert sinirle Sermina'yı kolundan tutup peşi sıra sürüklemeye başladı. Bu ani hareket karşısında Sermina ne yapacağını şaşırdı. Mert'e karşı koymaya çalışsa da nafileydi. Kendisinden kat ve kat güçlü olan bir adama karşı nasıl direnebilirdi ki? Arabanın kapısını hızla açan Mert Sermina'yı zorla arabaya bindirip kendisi de hızla sürücü koltuğuna geçti. Ne yapıyorsun sen manyak herif? Çabuk indir beni arabadan. Mert kendisine bağırıp yerinde debelenen Sermina'ya kısa bir bakış atıp arabayı çalıştırdı ve hiç vakit kaybetmeden gazı kökledi. Tabii ki de indireceğim seni arabadan. Ama konağın kapısının önünde. Ya sen manyak mısın? Biraz daha bağırırsan manyak olmasam da olacağım. Ya indir beni. Gelmeyeceğim seninle bir yere. Hem senin karın yok mu? Git onunla uğraş. Mert direksiyonu elini kıracak kadar sıkarken derin bir nefes aldı. Sabah Dicle tutturdu. Sermina da kahvaltıya gelsin diye. Seni kahvaltıya çağırmak için gelmiştim ki elin herifiyle sarmaş dolaşsın maşallah. Sermina içinden bir rüya sabır çekip elleriyle saçlarını çekti. Bu adam kendisini delirtecekti. Sana ne be? İstersem sarılırım, istersem elin herifiyle sevgili olurum. Sana ne? Olamazsın. Kimseyle sevgili olamazsın. Mert bu sözleriyle ikiye ayrılan yoldan sola sapıp arabayı konağın aksi yönündeki tepeye doğru sürmeye başladı. Artık içindekine dökme zamanı çoktan gelmişti. Mardin geceleri gözyaşlarıyla gündüzleri kan ile toprağa sulanan efsaneler şehriydi. Bugün nelere şahit olacaktı kim bilir. Neler yaşanacaktı topraklarında. Sermina'nın saçları hafif esen rüzgarda uçuşurken gözlerinin önüne serilmiş manzarayı hayran hayran seyrediyordu. Mert'in de kendisini izlediğini fark ettiğinde duruşunu düzeltti. Neden beni izliyorsun? Sen Mardin'in güzelliklerini izliyorsun, ben de seni izliyorum. Sermina'nın kaşları duyduklarıyla çatıldı. Ne demek istiyorsun sen? Mert yavaş adımlarla Sermina'nın önüne geçip yüzünü ellerinin arasına aldı. Kara gözleri Sermina'nın yeşil ile mavi arasındaki mekik dokuyan gözlerinin derinliklerindeydi. Sermina, sen ne yapıyorsun Mert? Sözümü kesmeden beni dinle. Bak Sermina, bu zamana kadar Asmi için atıyor sandım yüreğim, esas sahibini buldum. Bu öyle bir duygu ki sana nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. Bir yanım suçluluk duygusuyla kavrulurken bir yanım sana deli gibi sevdalı. Ben seni seviyorum. Bu kadar kısa zamanda nasıl bu kadar çok sevdim bilmiyorum. Tek bildiğim ve emin olduğum şey seni tüm benliğimle çok sevdiğim, çok istediğim. Sermina şaşkınlıkla gözlerini açıp Mert'in sözlerini algılamaya çalışırken içinde hissettiği titreme ile kalbinde keskin bir acı hissetti. Sen evlisin Mert. Üstelik ben seni sevmiyorum. Bırak beni. Sermina bu sözleri söyledikten sonra Mert'i itecekken Mert'in kendisine sarılmasıyla ne yapacağını bilemedi. Elleri havada öylece kala kaldı. Bu nasıl işti böyle? Evli bir adam kendisine nasıl aşık olabilirdi? Bu durumda oldukları için bile kendinden tiskinmişti. Yapma Mert, bırak beni. Sermina Mert kendisine bırakmasını söylerken ayaklarında başlayarak tüm bedeni uyuşmaya başladı. Midesi bulanırken vücudunun hakimiyeti yavaş yavaş kayboluyordu. Mert, Sermina gözlerini kararmadan Mert'in omuzlarına tutunmak istese de yapamadı. Mert'in kollarının arasından kaydı. Güzelim saçları Mardin'in topraklarına karıştı. Sermina, Mert neye uğradığını şaşırmış bir halde öylece kollarının arasında kayıp düşen Sermina'ya baktı. Korkuyla yutkunup hızla yere çöken Mert Sermina'yı kucağına alıp arabanın arka koltuğuna yatırdı. Sonrasında hızla sürücü koltuğuna geçip gazı kökleyip konağa doğru yol almaya başladı. Annesi Sermina için bir hal çare bulurdu. Şimdi sağlık ocağına gidip de boşu boşuna babasını telaşlandırmak istemiyordu. Dakikalar sonra nihayetinde konağın önüne gelmişlerdi. Mert hızla arabadan inip arabanın arka kapısını açtı.
Sermina'yı kucağına alıp adımlarını konağın kapısını açmasıyla avluya girdiğinde kendini bekleyen sürprizden habersizdi. Asmin bir umut konağa geri gelmiş, Mert ile konuşmak için onun gelmesini bekliyordu. Ne kaynanasının ağır sözleri ne de Dicle'nin iğneleyici bakışları umurunda değildi. Dakikalar sonra konağın kapısı açıldığında heyecanla kapıya doğru dönmüştü ki gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırmış, öylece kala kalmıştı. Kocası Sermina denilen kızı kucağında taşıyarak avluya girmişti. Bu ne kadar rezil bir durumdu. Mert ne yapmaya çalışıyordu? Mert Asmin'i avlunun ortasında görünce birden afalladı. Bunca şeyden sonra konağa nasıl gelebiliyordu? Bu nasıl bir yüzsüzlüktü? Şimdi onu görmemezlikten gelse olmaz, kucağında Sermina ile konuşmaya kalksa hiç olmazdı. Bu ne hal Mert? Asmin ateş saçan gözleriyle kendisine doğru yaklaşmasıyla Mert olacaklara karşı kendini hazırlamaya çalıştı. Şayet birazdan bu konakta küçük çaplı bir kıyamet kopabilirdi. Ne varmış halimde? Mert'in çatık kaşlarıyla sorduğu bu soru Asmin'i korkutsa da asla geri adım attırmayacaktı. Aksine daha da hırslanmasına neden olmuştu. Ne mi varmış halinde? Kucağında bir kız ile konağın kapısına içeri giriyorsun. Bir de bana ne var halimde diye mi soruyorsun? Bana bak kadın, bana sesini yükseltme. Ben Sermina'yı bir bırakayım geliyorum bekle. Mert hızla konağın merdivenden çıkıp yarı açık salon kapısını ayağıyla ittirip içeriye girdi. Sakin Hanım ve Dicle salondaki masada sakince kahvaltılarını yaparken salondan içeri giren Mert'i ve kucağında baygın yatan Sermina'yı gördüklerinde korkuyla hızla Mert'in yanına gidip Sermina'ya ne olduğunu sordular. Dicle abisini dinlerken gözyaşlarıyla olan biteni anlamaya çalışıyordu. Ne oldu güzel kızım oğlum? Hani arabayla buraya kadar gelirken aniden bayıldı. Neyin nesi var bir bakıver. Benim küçük bir işim var. Tamam oğlum tamam. Mert Sermina'yı hasır koltuklardan birine yatırıp hızla avluya doğru giderken Dicle tekerlekli sandalyesini Sermina'ya doğru sürüp yana gitti. Annesinin eline verdiği kolonya ile Sermina'nın yüzünü bileklerinde olmaya başladı. Canım aç gözlerini bak çok korkuyorum. Dicle'nin yalvarır gibi çıkan sesini bastıran bir ses Yağızoğlu konağını inletiyordu. O ses Mert'in adım sesleriydi. Hızlı indiği merdivenlerden sonra avluda aynı yerde kendisini bekleyen Asmin'in yanına gelen Mert, kızgın bir demir olan bakışları Asmin'in yüreğini mimliyordu. Bana bak Asmin. Bunca şeyden sonra hangi yüzle geldim buraya bilmiyorum ama bundan sonra sakın bir daha karşıma çıkma. Çıkarsan seni mahvederim. Bu topraklarda barınamazsın. Sevdiği adamdan işittiği sözler karşısında gözlerinin dolmasına engel olamadı Asmin. Hangi seven kadın hak ediyordu bu sözleri? Peki ya kendisini yapmıştı bu sözleri hak edecek? Tek suçu sevmekti. Tek suçu sevdiği adam ile kendisini korumak istemesiydi. Başka bir suçu yoktu. Halasına büyü yaptırmasının Sermina'nın başına olamayacak dertler açmasının tek sebebi buydu. Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım bir adam. O kardeşin olacak kız hiç sevmedi beni. Biliyordum aramızı bozacak bir gün. Başardı da. Baksana ne kadar uzaksın bana. Hani nerede benim bir bakışım için dünyaları yakacak o adam? Hani nerede bir sözüme tüm cihanı karşısına alacak adam? Yok. O adam öldü değil. O beni seven adam Sermina'nın gözlerinin tuzağına düştü. Ve intihar etti değil. Gözyaşlarıyla konuşmasına devam eden Asmin Mert'i yakalarından tutup onu sarsmaya başladı. Bir gün çok pişman olacaksın. Kapımda yatacaksın ama bu defa benim kapılarım sana kapanacak Mert ağa. Rabbim bana çektirdiklerinin 1000 katını sana çektirirsin. Son sözlerini söyleyen Asmin Mert'in yakalarını bırakıp elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Yavaş adımlarla konağın kapısından çıkarken intikam yeminleri Sermina'nın kulaklarında çınlıyordu. Akşam olduğunda Sermina'yı babası gelip almış ve evlerine gitmişlerdi. Sermina uykuyla uyanıklık arasında gidip geliyordu. Çıkış yolunu bilmediği bir araftaydı sanki. Hissizlik tüm bedenini ele geçirmişti. Bu hissizliği sağlayan Ervat'tan başkası değil. Murat Bey yatağında bir sağa bir sola dönmekten sıkılmış, kızını kontrol etmek için yatağından kalkmıştı ki başına gelen şiddetli ağrıyla hızla geri yatağına oturdu. Ervah Murat Bey'in Sermina'nın yanına gitmesini engellemek için arkadaşı Hizam'ı görevlendirmişti. Bu akşam hem Mert hem de Sermina ile eğlenecek. İkisine de gününü gösterecekti. Tansiyonum çıktı yine herhalde. En iyisi yatmak. Sermina'ya da sabah bakarım diye kendi kendine konuşan Murat Bey gözlerini huzursuzca kapadı. Hizam Murat Bey'in vücuduna baskı yaparak onu derin bir uykunun kollarına bıraktı. Aferin Hizam. İşini iyi yapıyorsun. Bilirsin beni. Bana verilen işi asla yerde bırakmam Ervah. Peki ya sen ne zaman sana verilen işi yerine getireceksin? Ervah pis kokan nefesine Murat Bey'in yüzüne üfleyerek iğrenç bir gülümsemeyle arkadaşının sorusunu cevapladı. Bu gece her şey bitecek Hizam. Büyü amacına ulaşacak ve Sermina sonsuza kadar Arraf'ta bana aşık bir insanoğlu olarak benimle kalacak. Mert bir zamanlar Asmi ile paylaştığı odasının yatağında uzanıyordu. Aklında karısı değil, bugün kollarında bayılan ve bir türlü uyanmayan sevdiği kadın Sermina vardı. Sermina'ya ne olmuştu ona aniden bayılmıştı. Kendilerinin bilmediği bir hastalığı mı vardı? Bütün gün içinden çıkamadığı bu soruları Sermina'nın babasına da sormuştu.
Murat Bey Sermin hakkında kötü hiçbir şey dememişti. Bu için rahatlasa da şimdi burada değil de kendi evinde oluşu onu rahatsız ediyordu. Sermina'nın hep yanında, konakta olmasını istiyordu. Ervah Mert'in odasına geldiğinde onu yatakta uzanırken buldu. Ona bu gece korku dolu anlar yaşatacaktı. Sermina için yaptığı planları bozmasına izin vermeyecekti. Bu büyü ne olursa olsun Emine'ye ulaşmalı ve Sermina kendisinin olmalıydı. Yavaş yavaş Mert'e yaklaşan Ervah tıpkı avına yaklaşan bir aslan gibiydi. O uzun ve sivri tırnaklı yara bere içindeki grimsi ellerini Mert'in göğsüne bastırıp o büyülü kelimeleri söylemeye başladı. Kul hendazillezi fania ya insan. Ervah'ın okuduğu büyülü sözlerle Mert ne olduğunu anlayamadan üzerine çöken ağırlık ile kapattı gözlerini. Bilmiyordu ki büyük bir azaba doğru gidiyordu ruhu. Bilmiyordu ki bu geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Mert'ten. Gözlerime çöken ağırlığa inat yavaşça açtım. Gökyüzü zifiri karanlıktı. Yıldızlar var ile yok arasıydı. Uzandığım çimenlerin üzerinden yavaşça kalkmaya başladım. Yürütüğü kadar hafifti bedenim. Etrafıma baktığımda belli belirsiz ağaçlar ve kıpkırmızı bir nehir karşıladı beni. Nehirin suyuna yansıyan kırmızılığın ne olduğunu anlamak için başımı yeniden gökyüzüne kaldırdığımda gözlerim dehşetle açıldı. Korku tüm bedenimi ele geçirdi. Karşımda kanlarla bezenmiş kıpkırmızı bir dolunay tüm korkunçluğuyla gözlerimin önündeydi. Korkuyla koşmaya başladım. Nerede olduğumu, nereye gittiğimi bilmeden. Tek istediğim şey bir an önce buradan uzaklaşıp gitmekti. Hiçbir yere gidemezsin Mert, benden kaçamazsın. Duyduğum korkunç ses tüm bedenimi titretirken benimle kimin konuştuğunu görebilmek için aniden durup etrafımda 2 tur döndüm ama kimseyi göremedim. Sen ahmak, o kadar acizsin ki Mert, ne kadar dönersen dön beni göremezsin. Kimsin sen? Neredeysen çık dışarıya. Karşına çıksam ne değişecek Mert? Senin gibi korkak bir insanoğlu bana ne yapabilir ki? Bu sözler ile aklım ile duygularım birbirine girmişti. Benimle konuşan her neyse, insan değilse neydi? Ona bu soruyu sormaktansa kaçıp gitmek daha mantıklıydı. Ayaklarımı zorla hareket ettirirken içimde kalan son güçle koşmaya başladım. O güç öylesine güçlüydü ki bedenim sanki süzülüyordu yeryüzünde. Buradan ancak tek bir şart ile çıkarsın Mert. Sermina'yı bir daha görmeyeceksin. Onunla bir daha yan yana gelmeyeceksin. O korkunç sesin söyledikleri kalbimi delip geçmişti sanki. Sermina'sız bir hayat düşünemezdim. Onsuz yapamazdım. Onu deli gibi seviyorken bu çok zordu. Buradan elbet bir şekilde çıkacağım ve Sermina'yı asla bırakmayacağım, anladın mı beni? Sana yapacağım şeyden sonra buradan gidebilecek misin göreceğiz Mert. Sermina'ya er ya da geç senin değil benim olacak. Kulak zarımı yırtarcasına bir tiz ses yankılandı ve görünmeyen bir el saçlarımdan çekip beni hızla yere düşürdü. Canım acısa da dayanabilirdim yaptıklarına. Sermina için dayanmalıydım da. Anlamıştım. Benim kalbimin de kaderimin de esas sahibi oydu. Yerde sürüklenerek nehire doğru gitmeye başladım. Her ne yapıyorsam nafileydi. O görünmez elden bir türlü kurtulamıyordum ama dayanmalıydım. Bırak beni. Neyin? Bırak beni. Nesin sen? Kimsin? Sorularımı ard arda sorarken duyduğum kahkahalarıyla burada 2 kişi olmadığımızı anladım. Bizim ne olduğumuzu inan bilmek istemezsin Mert. Allah belanızı versin. Senin Allah'ın sadece sana bela verir Mert. Belki de çoktan verdi. Senin en büyük belan ben olacağım. O korkunç ses bunları söylerken görünmez el benim nehir kıyısına getirip havaya kaldırdı. Bu nasıl olmuştu hiçbir fikrim yoktu. Uzaktan hiçbir sıcaklık hissedilmese de şimdi vücudumun her yerinde ter damlaları nehire damlıyordu. Suyu gittikçe sıcaklaşan nehirin üzerinde gezinirken bu sıcaklığa daha fazla dayanamayıp bağırmaya başladım. Ne yapacaksınız bana? Duyulan güçlü bir kahkahanın ardından o korkunç ses konuşmaya başladı. Birazdan öğreneceksin Mert. Ayaklarını nehirin içine sokun ve ben diyene kadar çıkarmayın. Daha ne olduğunu anlamadan yavaşça alçalmaya başladım. Ayaklarım nehirdeki kaynar suyun içine girdiğinde acıdan çığlıklarım yankılanıyordu dört bir yanda. Ayaklarım yavaş yavaş eriyordu. İlk önce derim, ardından etlerim ve en sonunda kemiklerim. Hepsini hissediyordum. Canımdan can alıyorlardı sanki ama ne yaparlarsa yapsınlar pes etmeyecektim. Allah'ım yardım et diye dua etmeye başladım. Neden daha önce aklıma dua etmek gelmemişti ki? Sakın aklından geçeni yapayım deme sen ahmak. Bu sözler üzerine ilk önce mesmeye çektim ve hemen ardından Felak, Nas ve Ayetel Kürsü dualarını okumaya başladım. Duaları okumayı bitirir bitirmez etrafımda çığlık sesleri yükselmeye başladı. Beni taşıyan görünmez el veya eller aniden saçlarıma bırakınca hızla nehrin içine düştüm. Acıdan çığlık atmak için ağzımı istemsiz açtığımda bedenimi eriten su ağzımdan içeriye girdi. Sonrasını hatırlamam imkansızdı. Acının en uç noktasında savruluyordum. Ben sevdam için, Selmina için ölüyordum. Mert yatağından çığlık atarak uyandı. Her yeri kan ter içinde kalmıştı. Elinin tersiyle alnındaki teri silerken bir yandan da korkuyla etrafına bakınıyordu. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim.
Nasıl bir kabustu böyle? Ne kadar gerçekçiydi. Sen büyüksün Allah'ım. Ne olur hayırlara vesile olsun diye dua ederek yan tarafına duran sürahideki suyu bardağını doldurup bir dikişte içti. Bardağı titreyen elinden düşürmemek için komodinin üzerine koyduktan sonra geri yatağına uzandı. Yatak örtüsünün üzerine örteceği esnada ayaklarının acısıyla hızla yerinden doğruldu. Komodinin üzerinde abajurun ışığını biraz daha açıp ayaklarına baktığında gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Ayaklarının yüzeyi kıpkırmızı yaralar ile bezenmişti. Küçük küçük kan pıhtıları yaraların arasında sızıyordu. Allah kahretsin, nasıl oldu bu yaralar? Annemlere ne diyeceğim ben? Kendi kendine söylenirken Selmina'nın daha beter bir durumda olduğundan habersiz bir halde ayaklarındaki yaralara pansuman yapmak için acı içinde banyoya doğru yürümeye başladı. Benim olacağını söylemiştim Selmina diyerek Selmina'ya doğru birkaç adım attı Erva. Sarımsı saçlarının yaymış olduğu gül kokusu her ne kadar midesini bulandırsa da aldırmadı. Mert'in kılığına girdiği bedeniyle o iğrenç planını yapmak üzere hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Mert, sen buraya nasıl geldin? Çok kolay oldu. Kapının kilidini kırdım. Uyku ile uyanıklık arasında olan Selmina'nın vücuduna dokunmaya başlayan Erva, bundan nedensizce zevk almaya başladı ve işi daha da ileriye götürmeye karar verdi. Hiç beklemeden dumansız ateşten yaratılan bedenini Selmina'nın topraktan yaratılan bedeniyle birleştirdi. Selmina uyku ile uyanıklık arasında gördüğü Mert'in kendisini çektirdiği acının ızdırabını çekiyordu. Özel bölgesinde hissettiği acı tüm vücudunu esir almıştı. "Ne olur yapma Mert, yapma" diye sessizce mırıldandı. Sesinin çıktığından bile emin değildi. Kalkmak için çaba harcasa da bir milim yerinden kımıldayamamıştı. Gözünden akan bir damla yaş saçların arasında kayboldu. Mert bunu kendisine nasıl yapabilmişti? Hani kendisini seviyordu. Seven bir erkek bunu sevdiği kadına nasıl yapardı? Sana seni sevdiğimi ve benim olacağını söylemiştim. Selmina ve sen bana inanmadın. Artık istesen de istemesen de sonsuza kadar benimsin. Allah belanı versin. Seni ömrüm boyunca affetmeyeceğim ve bana bu yaptığının cezasını çekeceksin. Erva Selmina'nın çektiği acına zevk alınca ona daha da çok acı çektirmek için kor gibi yanan ellerini boğazına götürüp sıkmaya başladı. Selmina boğazında hissettiği acıyla gözlerini sımsıkı kapatırken vücudu kasılıyor ve korkudan yaprak gibi titriyordu. Mert, canım acıyor, ne olur yapma diye yalvarırken özel bölgesinde ve boğazında hissettiği acı dayanılmaz hale gelmişti. Ama en çok da yüreğindeki acıya dayanamıyordu. Ne olursa olsun kendisine bu kötülüğü yapan Mert'i hiçbir zaman affetmeyecekti. Selmina ile işi bitiren Erva, soluğu kesilen kadının yanında aldı. Kesilen kadın yeğeni Asmi ile minderde oturmuş çay içip sohbet ediyordu. Bugün Erva Selmina'ya öyle bir şey yaptı ki Selmina bir daha Mert'in yüzüne bakamayacak Asmin. Asmin zafer dolu bir gülümsemeyle halasına baktı. Hala, şu büyüyü yeniden tekrar edelim. Hatta daha güçlüsünü yapalım. Mert bana yeniden aşık olsun. İki kadın kahkahalarla gülerken Erva ikisinin de ne kadar saçma sapan şeylerle uğraştığını düşünüyordu. Saçma sapan bir duygu için çok tehlikeli sularda yüzüyorlardı. Kesilen kadın gözlerini salonda gezdirirken birden gülümsedi. Ervah burada Asmin. Asmin halasının sözleriyle gözlerini merakla odada gezdirdi. Mert'e ve Selmina'ya ne yaptın Ervah? Büyüye gerek yok Asmin. Mert bundan sonra istese de istemese de sonsuza kadar senin olacak. Selmina bu geceden sonra Mert'in yüzünü görmek bile istemeyecek. Mert'in kılığına girip Selmina'ya tecavüz ettim. Tabii Mert'e de küçük bir ceza verdim. Neredeyse oyunumu bozacaktı. Karısı olarak yarın yanına gidip ilgilenerek ayaklarına pansuman yapman gerekebilir. Haklısın Elba. Yarın Mert'in benim yardımıma ihtiyacı olacak ve benim gidip onun yanında olmam gerekiyor değil mi? Aniden gözlerini halasının gözlerine dikti. Her şey yeni başlıyor hala. İkisini de daha çok çektireceğim. Benden bu kadar kolay kurtulamayacaklar. 3 ay sonra öğrencilerinin gözlerinin içi parıldıyordu. Hepsinin dudağında içten bir gülümseme vardı. Selmina için çocuklar dünyanın en masum varlıklarıydı. Öğretmenim, soğuk iyice bastırmadan evlerimize gidebilir miyiz? Tabii ki de çocuklar, çıkabilirsiniz, iyi tatiller. Günlerden cumaydı ve çocuklar sevinçle çantalarını toparlayarak öğretmenleri Selmina ile vedalaşıp evlerine doğru yola koyuldular. Selmina boş sınıfa bir göz atıp masanın üzerindeki eşyalarını toparlamaya başladı. Biraz daha geç kalırsa karanlığa kalacaktı. Araba babasında olduğu için yolda giderken zorlanabilirdi. Eşyalarını toplayıp çantasını eline aldı. Tam sınıf kapısını açacağı sırada kapının kendiliğinden açılmasıyla çığlık atıp bir iki adım geriye gitti ve ellerini hızla atan kalbinin üzerine koyup derin nefesler alarak sakinleşmeye çalıştı. Son zamanlarda kabusları iyice artmıştı ve evde de bu tarz olaylar yaşıyordu. Dün gece çok kötü bir kabus görmüş, sabaha kadar uyuyamadığı için serseme dönmüştü. Amacım seni korkutmak değildi Selmina. Sadece okul çıkışında seni almaya gelmiştim. Selmina gelenin Erhan olduğunu gördüğünde derin bir nefes alıp verip rahatladı. Erhan, ödümü kopardın. Önceden geleceğine haber verebilirdin. Özür dilerim Selmina. Murat amcanın yanına uğradım. Hava kötüleşmeye başladığı için benden seni okuldan almam için rica etti.
Haklısın. Önceden arayıp haber vermeliydim. Büyük düşüncesizlik ettim, özür dilerim. Bir daha gelirken önceden haber verirsen çok mutlu olurum. Geldiğin için de teşekkür ederim. Benim için de iyi oldu. O kadar yolu yürümek zorunda kalmayacağım. Sermine ile Erhan uzun zamandır çok yakın arkadaş olmuşlardı. Ervah hedefine adım adım uzlaşmanın hazzını yaşarken Sermine'nin esas olan bitenden haberi bile yoktu. Hazırsan çıkalım diyerek Sermine'nin belini kavrayan Erhan bu yakınlık çabalarının meyvesini almak üzereydi. Sermine her dokunuşunda titriyor, heyecanlanıyordu. Çok yakında tamamen kendisinin olacaktı. Birlikte okuldan çıkıp arabaya bindiler. Erhan arabayı sürerken radyoda açtığı şarkı arabadaki sessizliği bir bıçak gibi böldü. Akşama babamın siparişleri var. Güzel yemekler yapacağım. Bize yemeğe gelmek ister misin? Tabii, neden olmasın. İkisi sohbet ederken kısa sürede evlerinin olduğu mahalleye gelmişlerdi. Sermin araba durur durmaz teşekkür edip hızla arabadan indi ve evine doğru yürümeye başladı. Erhan ismiyle insan bedenine girmiş olan Erva, arabadan indikten sonra Sermin evine girene kadar onu izledi. Sonrasında sözlü evine girip esas bedenine geri döndü. Bugünlük bu kadar Erhancılık oynamak yeterdi. Aklına gelen fikirle Sermina'nın yanına giden Erva, tam arkasında durup ateş saçan gözleriyle Sermina'yı izlemeye başladı. Gün geçtikçe daha da çok yaklaşıyorum sana Sermina. Azrail'ine bu kadar yakın olman ne kadar da hoş. Sermina tencerelerde pişen yemeklerin tatlarını bir defa daha kontrol etti. Eline aldığı havucu rendelemeye başladı. Salatada neredeyse hazırdı. Çalan telefonuyla ellerini balkonun üzerindeki sarı bez ile aceleyle silip masanın üstüne duran telefonu eline aldı. Ekranda kendisini arayan isme baktı. Dicle arıyordu. Hayal ile gerçeklik arasında yaşadığı o olay sonrasında Dicle'nin suçu olmamasına rağmen ona da soğuk bir tavır almıştı. Çünkü Dicle demek Mert demekti. Ve Sermina hayatında Mert'e dair hiçbir şey istemiyordu. İçinden bir ses telefonu açmamasını söylerken daha fazla dayanamayıp derin bir nefes aldı ve ekrandaki yeşil tuşa basıp aramayı cevapladı. Efendim Dicle. Dicle odasında pencerenin kenarında oturduğu tekerlekli sandalyesinde avludaki abisini ve yanında ona bir şeyler anlatmaya çalışan Asmin'i izliyordu. Ne olduğunu anlamadan Sermina'nın kendisine aldığı soğuk tavırıyla derinden etkilenmişti Dicle. Kaç aydır yüz yüze görüşmemişlerdi bile. Sermina'nın hep bir bahanesi vardı. Okul açıldığından itibaren de okula ve yoğunluğunu bahane ediyordu. Sermina, neden böyle soğuk konuşuyorsun benimle? Ben senin arkadaşın değil miyim? Bir suç mu işledim bilmeden? Kalbini mi kırdım? Bu soru karşısında kalbi acısa da Sermina duygusuz bir ses tonuna takınarak Dicle'nin sorusunu yanıtladı. Sana abinin evinde bana göstermiş olduğun tavrı anlattım. Söylediğin sözleri söyledim. Mert bana karşı böyle duygular hissettiği sürece sizin eve gelemem. Benim için sen demek Mert demek. Bu nedenle seninle de konuşamam. Dicle buruk bir gülümsemeyle abisine baktı. Kaç ayda çektiği acı ve içinde olduğu durum canını yakıyordu. Abim çok üzülüyor Sermina. Abim beni ilgilendirmiyor Dicle. Başka bir konu yoksa kapatacağım. Dicle heyecandan boşta kalan elini sol göğsünün üzerine koydu. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Yok, aslında var. Yani sana nasıl anlasam bilmiyorum. Hani Nusaybin'in tepesinde mahsur kaldığımız gece bizi bir çoban kurtarmıştı ya. İşte o çobanı hiç görmememe rağmen günlerdir rüyalarıma girmeye başladı. Uyanınca rüyada ne yaşadığımı hatırlamıyorum ama onu gördüğümü hatırlıyorum. Selma duyduklarıyla gülmeye başlasa da bundan Dicle'nin haberi olmamıştı. Dicle'nin yanakları çoktan yanmaya başlarken Selmine Dicle'ye karşı soğuk bir tavırla konuşmaya devam etti. Dicle, bu konuları artık benimle konuşmanı istemiyorum. Dicle'nin gözleri duyduğu sözlerle dolmuştu. Selmine kendilerine bu kadar kırgın mıydı? Peki abisinin hislerinin bedelini neden kendi söylüyordu? Selmina, abim yüzünden benimle de mi konuşmayacaksın? Selmina'nın da gözleri dolmuştu. O da böyle olsun istemezdi ama mecburdu. Mert'ten ne kadar uzak kalırsa o kadar iyiydi. Evet, seninle konuşmayacağım Dicle. Kendine benden başka bir arkadaş bulsan iyi olur. Biz seninle artık eskisi gibi olamayız. Abim odama geliyor, kapatmak zorundayım ama şunu sakın unutma. Sen beni ne kadar silmiş olsan da ben seni silemem. Her zaman sana kapım açık. Selmina Dicle'nin sözlerine karşı hiçbir şey diyemedi. Ne diyebilirdi ki? Dicle'nin kalbinin iyiliğinin karşısında kendi yaptığı şey yüzünden vicdanı sızlıyordu. Sessizce telefonu kapatıp derin bir nefes verdikten sonra pişen yemeklerinin altını kapattı. Mutfak masasına sofrayı kurup koridordaki minik sobaya odun attı. Odasına girdiğinde telefondaki müzik listesinden Sezen Aksu'dan bir parça seçip açtı ve üzerine değiştirmeye başladı. Dolabından aldıklarını giyinirken aniden başının sağ tarafa giden şiddetli ağrı ile gözleri karardı. Bu ağrı o kadar berbat bir şeydi ki Selmina hem acıdan inliyor hem de yatağına doğru savsaklayarak yürüyordu. Allah'ım, ne oldu birden bana? Başım çok kötü. Midem de bulanmaya başladı, lanet olsun. Gücü tükenmeden kendini yatağa atan Selmina'nın göz kapakları yavaş yavaş kapanırken başını zorla sağ tarafına doğru çevirdi. Gözleri nedensizce aynaya kaydığında ayak tırnaklarında saç tellerine kadar bedenini bir titreme aldı. İçindeki korkuya ve çığlık atma isteğine karşı koyamasa da
Ne çığlık atacak ne de korkusunu bastıracak gücü kendinde bulamıyordu. Kesnan kadın yeğeni Asmin ile birlikte üzüm şaraplarını içerken keyiften neredeyse göbek atacaklardı. Çok az kalmıştı. Bu gece Elbas Selmina'nın icabına bakacak, onu sonsuza kadar kimsenin bulamayacağı bir yere hapsedecekti. Bu kararı alan Asmin'in ta kendisiydi. Asmin Elvah'ın Selminalara yemeğe gideceğini öğrendiğinde çok sinirlenmiş ve bu gece her şeyin bitmesi için Elvah'a baskı yapmıştı. Bu ceza hem Asmin'e hem de hala deliler gibi sevdiği Mert'e büyük bir ders olacaktı. Ömürleri boyunca birbirlerinden ayrı yaşayacaklar ve Mert sonsuza kadar kendisinin olacaktı. İşin içine katmadıkları çok şey vardı ama en büyüğü Allah'ın kudreti ve adaletiydi. Ondan başka kimse kaderi değiştiremezdi. Peki Selmina ve Mert'in karanlıktaki kaderi değişebilecek miydi? 3 gün sonra karanlık aydınlığa kavuşmak için sabırla zamanını beklerken Dicle ellerini açmış Allah'a dua ediyordu. 3 gündür arkadaşı Selmina'dan haber alamıyorlardı. Birdenbire ortadan kaybolmuştu. Bu durum yüreğini o kadar çok yakıyordu ki kimseye acısı anlatamıyordu. Saçlarının telleri yazmasından ufak ufak sızarken yaşlı gözleri ayın ışığında parıldıyordu. Allah'ım ne olur Selmina'nın başına kötü bir şey gelmeden bulunsun. Sen bize yol göster. Bize yardım edecek birisini çıkar karşımıza. Dicle tüm kalbiyle duasını ederken üzerine çöken ağırlık ile kapadı gözlerini. Abisine uyuyacağına dair söz vermişti. Gözünden bir damla yaş yastığına damlarken abisinin o çırpınışlara gelmişti gözünün önünde. Jandarmalarla kaç gündür aramalara katılıyor, eve bile doğru düzgün gelmiyordu. Perişan olmuştu. İçinden dua etmeye devam ederken bilmiyordu ki Allah onu hiç beklemediği bir şekilde ödüllendirecekti. Çobancan, Nusaybin tepesindeki bir düzlükte uzanırken koyunlarının ve koçlarının sesleri kulağının ninni gibi geliyordu. Rüyasında gördüğü ve cinlerin kendisine verdiği bilgilerden sonra artık harekete geçme vaktinin geldiğini anlamıştı. Terli yüzünü topraklanmış mendiliyle silip zar zor da olsa yattığı yerden doğruldu. Dicle, Dicle. Hipnoz olmuş gibi Dicle'nin ismini söylüyor, aklına onun ceylan gözleri geldikçe yüzünde acı bir tebessüm oluşuyordu. Sana yürüyememen için hangi büyü yaptıklarını, annem, babam ve abinin hangi büyüyle etki altına aldıklarını ve bunları kimin yaptığını her şeyi öğrendim. Selmina'ya ne yaptıklarını ve nerede olduğunu öğrendim. Yardım isteyen çaresiz sesini duydum. Geliyorum Dicle'm, geliyorum. Çobancan etrafına temkinle bakışlar atarak yapacakları ayinde gerekli olan tüm malzemeleri gizli yerinden çıkarıp atının yularına diktiği büyük çantaya doldurmaya başlarken bir an önce buradan gitmek ve Dicle'nin yanında olmak istiyordu. Selamun aleyküm Can. Ekber Can'ın en güvendiği ve kabilesinin başında olan ciniydi. Ve aleyküm selam Ekber. Buralar size emanet. Ben Dicle'lerin yanına gidiyorum. Bir defa çok güçlü Ercan. Selmina'yı lanetli ve kafir cinlerin yaşadığı bir cin köyüne hapsetmiş Erbaa. Ne yaparsak yapalım onu oradan kurtaramayız. Buna gücümüz yetmez. Can duyduklarıyla umutsuzluğa kapılsa da asla pes etmeyecekti. Gerekirse canını verecek, yine de o masum ve yardıma muhtaç insanlara yardım edecekti. Selmina'dan başka haber var mı? O köy birçok kafir kabileden kötü. Gaddar cinler yaşıyor. Şeytanın yuvası orası. Başına kötü bir şey mutlaka gelecek. Onu oradan kurtaramayız. Can gerekli tüm eşyalarını çantasına koyduktan sonra çantanın ağzını sıkı sıkıya kapadı ve bir hamlede atının üzerine bindi. Dediğim gibi kabile ve buralar sana emanet. Eğer adını 3 defa söylersen bil ki size ihtiyacım var. O zaman yardımıma gelirsiniz. Ekber üzgün gözlerle Can'a bakarken Can son defa arkasına dönüp koyun ve keçi kılığına girmiş cin kabilesine baktı. Hakkınızı helal edin. Tüm cin kabilesi hep birazdan helal olsun diye bağırdılar. Dışarıdan birisi bu sahneyi görse sadece keçilerin ve koyunların melediğini sanırdı. Ama gerçek çok başkaydı. İblis ve evlatları sana her zaman zarar verebilir. Dikkatli ol. Allah yar ve yardımcın olsun. Can, Cine Ekber'e son bir bakış atıp atının yollarını çektikten sonra atı hızla Gırvanas Cin tepesinden yol almaya başladı. İçinde ne bir korku vardı ne de başka bir duygu. Tek temennisi Dicle'yi ve Selmina'yı bu belalardan kurtarmaktı. Bunu tek başına değil, rüyasında gördüğü Doktor Hakan ile yapacaktı. Geceleri insanlar neden korkabilir, bilir misin? Çünkü geceleri karanlığın evlatları hep yanımızda olurlar ve bizi tuzağa düşürmek için var güçleriyle çalışırlar. Onlardan korkarak değil, dua okuyarak kurtulabilirsin ve korunmak için Felak, Nas ve Ayet-el Kürsü dualarını okumalısın. Mert telefonunda internete girip paranormal konularda bilgi veren bir sitenin yazdığı bilgileri okuyordu. En alt taraftaki dualara gözü kaydığında içinden bir ses bu duaları okuması gerektiğini söylüyordu. Ve Mert fısıltıyla duaları okumaya başladı. Felak ve Nas suresiydi bunlar. Mert bunları okumaya devam ettikçe içinde gizli kalmış bir güç açığa çıkmaya başladı. Ekber Can'dan daha güçlü olan efendilerinden aldığı izin ile gizlice bu gece Mert'in içine girecekti. Ona, Çoban Can'a ve Doktor Hakan'a gizlice yardım edecekti. Bunu gerçekleştirebilmesi için Mert'in gönül kapılarını imanla sonuna kadar açması gerekiyordu.
Felak ve Nas suresini okuduktan sonra Ayetel Kürsü'yü de okumuştu. Mert iyice kendinden geçmiş, duaları okurken bu defada kendisinin hiç duymadığı ve bilmediği o duaları okumaya başladı. Bu duaları okutan ise Ekber'den başkası değildi. Esselamu ekrem ma beyne. Silahim bikelleyyü. Silahim şerri ya Allah. İnsanül ikra bir şeyin. Vellehu mekba beyna kehun rahis. Mert'in vücuduna zangır zangır titremeye başlarken Ekber tam vaktinde Mert'in üçüncü gözünden içeriye girmiş ve birkaç dakika sonrasında onu sakinleştirmeye başarmıştı. Mert'in beynini ve duygu kontrollerini ele geçirdikten sonra bu gece olacakları sakince beklemeye başladı. Saat epey ilerlemişti. Ay geceyi daha çok aydınlatırken Selmina pislik ve harabe dolu bir evde açtı gözlerini. Korkudan aklını kaçırmamak için kendisiyle büyük bir mücadele veriyordu. Çünkü karşısında elleri ve ayakları ters bir sürü mutasyona uğramış gibi duran korkunç yüzlü insanlar duruyordu. Bunların insan olduğundan bile şüpheliydi. Aklında ise tek bir soru vardı. Burası neresiydi? Ve nasıl gelmişti? Allah'ım sen yardım et ne olur. İçinden söylediği bir dua evin içindeki tüm kafir cinleri huzursuzlandırmaya başladı. Her birinin Selmina'ya yapmaya planladıkları işkenceler o duayı okumaya devam ettikçe iyice vahşileşiyordu. Gözlerini odada dolaşan Selmina kıpkırmızı bir ışığın kırık pencereden içeriye sızdığını gördü. Başını biraz aşağıya indirdiğinde gördükleriyle dili resmen tutulmuştu. Karşısında duran ayın her yanından kanlar akıyordu. İnce derisinden damarları gözüken kusmuk yeşili rengindeki ten rengi, kapkara gözleri ve ters iskelet gibi duran vücuduyla korkunç bir görünüme sahip olan bir cin Selmina'ya doğru yaklaştı. Bu ona küçümser bakışlar attı. Bir gün siz pis çamurdan yaratılan insanoğlunu yeneceğiz. Bir zaman gelecek ve o çok sevdiğiniz Tanrınız sizi insanları cennet denilerek kandırılan ve esası cehennem olan yere yollayacak. Hepiniz bizim gibi cayır cayır yanacaksınız. Hepiniz Tanrı'nın yalanına inanan mahluklarsınız. Selmina'nın nefesi gitgide darlanırken bu sözleri söyleyen cin sinirlenerek üzerine doğru yürüyüp yaralarla dolu uzun tırnaklı ellerinden birini Selmina'nın saçlarının içinden geçirip tırnaklarını saç tersine sapladı. Acıdan gözlerinden yaşlar akan Selmina ne kadar çok çığlık atsa da boşunaydı. Onu kimse duyamazdı. Allah rızası için bırakın beni. O her Allah deyişinde kafir cinler daha da çok sinirleniyordu. Ervah ise bir köşede gizlice saklanıp keyifli olup biteni izliyordu. Seni gelsin de kurtarsın Allah'ın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sen bana yardım et. Tüm cinler sanki Selmina'nın bu duasını bekliyormuş gibi birden üzerine atlayıp onu dövmeye ve ruhuna işkence etmeye başladılar. Selmina'nın bedeni cinlerin tenine her değişinde yavaş yavaş eriyordu. Cinlerin bedenine her değdiğinde tenini kezzap gibi yakıyordu. Belki de canlı canlı yansa da bu kadar canı acımazdı. Bembeyaz elbisesi artık kendi kanının lekeleriyle doluydu. Kan kokusu cinleri daha da iştahlandırmıştı. Şimdi daha da kudurmuş, kontrolden çıkmışlardı. Ervah Sevenina'dan duyduğu çığlık sesleriyle daha da haz alıyor, daha çok güçleniyordu. Asmine yaptıklarının bedelini ödüyorsun Selmina. Bu daha senin için bir başlangıç. Bu kapan köyünden asla kurtulamazsın. Ve Ervah belki de ilk defa haklıydı. Çünkü kapan köyünde denilirdi ki bir giren buradan asla çıkamaz. Eğer ki bunu başarırsa tırsımlı lanet asla peşini bırakmaz. Atının yularını sıkıca tutan çoban Cam, atını son suret Doktor Hakan'ın evine doğru sürmeye devam etti. Köye geldiğinde ise evi cinlerinin yardımıyla hemen buldu. Atından hızla inip nefes nefese kapıyı yumruklayarak çalmaya başladı. Birkaç çalışın ardından Doktor Hakan kapıyı uykusuz gözlerle açtı. Karşısındaki kişiyi merakla incelerken bir yandan da neden geldiğini anlamaya çalıştı. Hayırlı geceler doktor. Hayırlı geceler. Hastanız mı var? Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Tam Hakan hazırlanmak için gidecekken Can hızla kolundan tutup onu durdurdu. Doktor Hakan'ın gözlerinin içine bembeyaz olmuş gözleriyle bakarak konuşmaya başladı. Bu olay Doktor Hakan için sıradan normal bir olay gibi Can'dan hiç korkmamıştı ve hüddam olduğunu anlamıştı. Seninle karanlığın evlatlarıyla savaşacağız doktor. Selmina ve Dicle'yi kurtarmamız gerekiyor. Bu karanlık savaşa hazır mısın? Köyde yaşayan insanların hastalıklara şifa olan sağlık ocağı bu defa çok farklı, bir o kadar da korkunç bir olaya ev sahipliği yapıyordu. Doktor Hakan'ın ritüellerine alışkın olan zemin katın sessiz duvarları bu defa Can Çoban ve Mert'i de şahit ediyordu yaşanacak korkunç olaylara. Bu gece iki boyut arasındaki kapı açılacak ve Selmina'yı Ervah'ın elinden her ne pahasına olursa olsun kurtaracaklardı. Zemin katın rutubetli duvarlarından yayılan soğuk Mert'in kemiklerine işliyordu. Korkuyordu. Belki de birkaç dakika sonra şu yaşına kadar hiç görmediği cinleri görüp yüz yüze gelecekti. Sevdiği kadın şu anda hiç bilmediği bir dünyada hapisti. Onu kurtarmak için gerekirse canını verecekti. Yeter ki Selmina kurtulsundu. Her şey hazır Hakan abi. Cinlerimi çağırıp ritüele başlayabiliriz.
Çobancan dört bir yana koyduğu mumları yaktıktan sonra domuz kanıyla çizdiği pentagram sembolünün içine kanla şekiller çizip ve İbranice yazılar ve dualar yazdı. İnce minderlerin üzerine oturan Mert, Doktor Hakan ve Çobancan birbirlerinin gözlerinin içine bakarken Mert daha fazla dayanamayıp cevabını duymak istediği ve deli gibi merak ettiği o soruyu sordu. Sermina'yı o cin denilen varlığın elinden nasıl alacağız? Şimdi neler olacak? Doktor Hakan bir elini Mert'in omzuna koyup kararlılıkla gözlerinin içine baktı. Onu uzun zamandır tanıyordu ve şimdi neler düşündüğünü, nasıl bir ruh halinde olduğunu tahmin edebiliyordu. Seninle açık açık konuşacağım Mert. Birazdan hayatın boyunca unutamayacağın anlar yaşayacaksın. Cinler ile karşılaşacaksın. Ne olursa olsun, ne yaşarsan yaşama sakın korkma. Çünkü onlar korkudan beslenirler. Sana oku diyene kadar sakın dua okuma ve dediklerimi aklından çıkarma. Anladın mı beni? Mert sessizce başını yukarı aşağı salladıktan sonra Doktor Hakan Çobancan'ın gözlerinin içine baktı. Çağır cinlerini. Başlıyoruz. Çobancan dualarını okuyup cinlerini yanına çağırırken Mert hiçbirinin düşünemediği bir ayrıntıyı dile getirdi. Biz onları göremiyoruz ama onlar birbirini görüyor demiştiniz. Can'ın Müslüman cinlerini burada gören kafir cinler sizce davetimize gelirler mi? Can kaşlarını havaya kaldırıp soru dolu bakışlarla Doktor Hakan'a baktı. Mert haklı Hakan. Cinlerimi görünce çağıracağımız kafir cinler gelmeyebilir. Ben cinlerime o çağıracağımız kafir cinin ardından gelmelerini söyleyip göndereceğim. Can eliyle Mert'in sağ omzuna 2 defa vurup gülmeden edemedi. Hakan bu sözde bu konularda bilgi sahibi değil ama aklı iyi çalışıyordu. Ne Can ne Doktor Hakan Mert'in işine girip onu koruyan Ekber'in varlığından bir haberdi. Ekber kendini öylesine gizlemişti ki kendini belli etmediği sürece onu asla bulamazlardı. Mumların titrek alevleri rutubetli odalarda şeytanın dansını sergilerken Doktor Hakan Mert ve Can'ın gözlerinin içine son kez bakıp gözlerini kapattı. Başlıyoruz. Üçüncü pentagram sembolünün etrafında el ele tutuştuktan sonra Doktor Hakan fısıltılarla sadece alimlerin bilebileceği özel ve gizli cin çağırma duasını okumaya başladı. Bu dua öylesine etkiliydi ki hangi cini davet ederse desin gelmeme ihtimali yoktu. Şeytan el hakimin malayni, kafir el hakim ellen zelil, kafir zelil, Kur'an-ı Kerim'e kamı halefil. Ey şeytana tapan kafir cinler, bana kehiri bulup getirin. Bu daveti onun için yapıyorum. Bana kehiri bulup getirin. Doktor Hakan içinden dualarını okumaya devam ederken ilk önce titrek bir görünüme sahip olan mum alevleri gitgide harlanmaya ve yükselmeye başladı. Ardından zemin katının rutubetli duvarları titreyerek daha da iç karartıcı bir siyahlığa bürünmüştü. Mert olan biteni korkuyla izlerken birazdan başlarına ne geleceğini kestirmeye çalışıyordu. İçten içe deli gibi korksa da Sermina için buna katlanmalıydı. Ekber Mert'in içinden çabuk çık. Sana buraya gelmemeni söyledim. Tüm planımı mahvedeceksin çabuk. Ekmer sahibi Can'ın kendisini nasıl görebildiğini anlamaya çalışırken Mert'in bedeninden kalmak ve gitmek arasında kala kalmıştı. Sana hemen o bedenden çıkmanı ve buradan gitmeni emrediyorum Ekber. Ekber ani bir kararla Mert'in bedeninin kontrolünü ele alıp onun aracılığıyla sahibi Can ile konuşmaya başladı. Çok güçlü. Onlar çok güçlü. Size zarar verecekler. İzin ver yanınızda olayım. Sana son defa emrediyorum Ekber. O bedenden çık ve hemen buradan git. Ekber sahibinin dediğini yapmak zorunda olduğu için kişi istemese de Mert'in bedeninden çıkıp sağlık ocağını terk etti ve cin tepesine kabilesinin yanına geri döndü. Mert bir dakikadan kısa bir sürede kendine gelirken Doktor Hakan cin çağırma duasını durdurmadan okumaya devam ediyordu. Tehir kendi aleminde Ervah ve diğer arkadaşlarıyla oturmuş, Ervah'ın Sermina için hazırladığı korkunç planı dinlerken kendisine çağrılan daveti duymuş ve duanın etkisiyle davete karşı koyamayıp kendini bir anda sağlık ocağının zemin katında bulmuştu. Mert gördüğü dumansı karartıyı bir şekilde kovmaya çalışırken elleri korkudan titriyordu. Karşısında bugüne kadar hiç görmediği bir varlığın silüeti vardı ve gerçekti. Hele ki o içinde ateş yanıyormuş gibi parlayan kıpkırmızı gözlerini görmek, midesine kramplar girmesine neden oluyordu. Tehir karşısında 3 insanoğlunu alaycı ve küçümseyici bir bakış atıp gözlerini Doktor Hakan'ın gözlerine dikti. Sonunda seninle tanışmak nasip oldu doktor. Bizim ailemde çok meşhursun. Tehir Çobancan'ın arkasına geçip başını onun ensesine yaklaştırdı. İğrenç kokan ve bir ateş kadar sıcak olan nefesi Çobancan'ın ensesine değiyordu. Bak. Bizim Çobancık da buradaymış. Yoksa bana sürpriz mi yaptınız? Partimizin onur konuğu ben miyim? Dalga geçme ve söyle. O çok sevdiğin arkadaşın Ervah Selmina'ya tam olarak nerede tutuyor? Tehir kulakları sağır edecek korkutucu bir kahkaha attıktan sonra aniden dumansı halinden cin bedenine geçti ve kurtçukların kemirdiği dişleriyle gülümseyip Mert'in gözlerinin içine bakmaya devam etti. Selmina Ervah'ın elinde ve onun kölesi oldu. Ölene kadar da öyle kalacak. Mert bir anda yerinden kalkıp Kehir'i boğmayı aklından geçirdiğinde Kehir bu defa alaycı bir kahkaha atmaya başladı. Sen, pis insanoğlu, sen bana hiçbir şey yapamazsın. Selmina artık Ervah'ın. Büyünün hükmü yerine geldi. Bundan sonra onu asla Ervah'ın elinden alamayacaksınız.
ve siz 3 ahmak onu asla kurtaramazsınız. Kehir'in sözleriyle sinirlenen Doktor Hakan, Çoban Can'a işaret eder etmez Can Ekber ve kabilesindeki cinlerin hepsini yanına çağırdı. Bir anda 4 tarafının Müslüman cinlerle çevrili olduğunu gören Kehir, ateş saçan gözleriyle Mert'e baktı ve hiç düşünmeden onu boğazından tutup kendisine siper etti. Ahmaklar, planınız işe yaramayacak. Ne yaparsanız yapın, Selmina'nın yerini size söylemeyeceğim. Şimdi buradan gitmeme izin vermezseniz bu pisliği öldürürüm. Mert vücudunda hissettiği acıyla çığlık atarken odadaki rutubet kokusuna yanlış et kokusu karışıyordu. Kehir Mert'in bileğinden tutup verdiği ısıyla derisini canlı canlı yakıyordu. Mert'in acı çığlıkları rutubetli duvarlarda yankılanırken Ekber ve kabilesi Kehir'i esir almak sahipleri candan işaret bekliyorlardı. Bak Kehir, şu an sen de köşeye sıkıştığının farkındasın. Eğer Mert'i bırakmazsan ve Selmina'nın esas yerini söylemezsen her ne pahasına olursa olsun seni öldürürüm. Beni öldürdüğünüz zaman Ervah da Selmina'nın babasını öldürür. Bunu yapamazsınız. Sen öyle san çoban bozuntusu. Kölelerine söyle burayı terk etsinler. Doktor Hakan ve Çobancan birbirlerinin gözlerine bakıp ne yapacaklarını düşünürken Can'ın verdiği kararla başta Ekber olmak üzere tüm cinleri ilk önce Mert'i Kehir'in elinden alıp sonrasında Kehir'i aralarına alarak işkenceler yapmaya başladılar. Kehir'in azap çığlıkları iki boyutta da yankılanırken Cin arkadaşlarından en yakın arkadaşı Kehir'e yapılanı öğrenen Ervah, soluğa Selmina'nın babasının yanında aldı. Eğer Kehir'e bir zarar gelirse hiç düşünmeden Selmina'nın babasını öldürecekti. Selmina Kapan Köyü'nün eski ahşap evinde zincirlerle bağlı olduğu yatağında huzursuzca kıpırdanıyordu. Alnından akan terler beyaz yüzünde izler bırakırken kabusunda gördükleriyle her geçen saniye dehşete düşüyordu. Hayır, bu olamaz, hayır diye bağırmaya başlarken çırpınışlara şiddetleniyor, zincirler demir yatak başlığına çarpıp odada kendisine bekçilik yapan cinlerin sinirlerini bozuyordu. Hayır diyerek gözlerini daha tam açmadan kabusuna sıçrayan Selmina zincirler yüzünden geri yatağa düştü. Nefes nefese kalmıştı ve vücudun her zerresi bildiği şok ile tutuyordu. Kabusunda gördüğü şey gerçek olabilir miydi? Bu olamaz. Allah'ım sen bana yardım et ne olur. Selmina'ya bekçilik yapması için Ervah'ın görevlendirdiği cinler Selmina'ya meraklı ve bir o kadar da nefret dolu bakarken Selmina olanlardan biriyle göz göze gelmemek için gözlerini sıkıca kapattı. Bana tecavüz eden ne? Mert değil, Ervah adındaki bir cinmiş. Selmina'nın fısıldadığı gerçekler her şeyi gün yüzüne çıkarırken kaderini de yeni baştan yazıyordu. Mert Bey içtiği kuvvetli ağrı kesiciğin ardından salondaki koltuğa uzanmış dinleniyordu. Selmina'nın kaybolduğu günden itibaren tutan migreni bir türlü geçmemiş, onu mahvetmişti. Karısından kendisine kalan emanetine sahip çıkamadığı için kendisine kızsa da elinden hiçbir şey gelmiyordu. Kendisinden nefret eden biri daha vardı. O da Ervah'tan başkası değildi. Ervah, arkadaşı Kehir'e yapılan tuzağı ve öldüğünü duymuş intikamını almak için soluğu Selmina'nın babası olan Murat Bey'in yanında almıştı. Arkadaşı Kehir'in canı karşılığında Doktor Murat'ın canını alacaktı. Ateş saçan gözleriyle Doktor Murat'a nefretle bakan Ervah, odadaki saatin tik tak sesine kulak verdi. Bu ses seni gitgide ölümüne yaklaştırıyor pis insanoğlu. Ve sen ne yazık ki bundan haberin olmayacak. Üstelik Azrail'in tam da yanı başında. Ervah kulakları sağır edecek pis bir kahkaha atsa da bunu cinlerden başka hiç kimse duymamıştı. Kehir cinler aleminde kendisine en yakın olan arkadaşıyla onun ölümü içindeki esas Ervah'ın dışarı çıkmasına sebep olmuştu. Artık bu ölümde payı olan kim varsa bedelini en ağır şekilde ödeyecekti. Bir diğer yandan da Mert, Doktor Hakan ve Çoban Can biraz önce yaşadıkları vahşeti ve gerçekleri sindirmeye çalışıyorlardı. Kehir'i zorla konuşturmaya çalışsalar da Kehir konuşmayınca Çoban Can ve Doktor Hakan güçlerini birleştirip ona dayanamayacağı işkenceler yapmaya başlamışlardı. Ama esas darbe Ekber'den gelmişti. Ekber Allah'ın verdiği canı yine Allah'ın alacağını bilse de Selmina'nın çektiği acıları düşündükçe iç acıyordu. Canın azarını ve kendisine vereceği cezayı göze alan Ekber Kehir'in üzerine atıldı ve onu boğmaya başladı. En başta Can olmak üzere herkes bu olay karşısında ne yapacağını bilemez halde kala kalırken Ekber boğazındaki ellerin yakıcılığıyla nefes alamaz hale gelmişti. Konuş kafir. Sen ve o lanet arkadaşın Ervah Selmina'ya ne yaptınız? Onu nereye sakladınız? Kehir büyük bir nefretle Ekber'in gözlerinin içine bakıp zorlukla konuşmaya başladı. Söylemeyeceğim. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Rabbinin verdiği canı yine Rabbin alır. Ama söylemezsen seni yakarak öldüreceğim. O zaman o inandığın Rabbine söyle de gelsin alsın canımı. Sana zahmet olmasın. Ekber Kehir'in bu sözlerinin üzerine onu var gücüyle boğmaya ve yakıp kül edecek olan o duayı okumaya başladı. Kehir, Ekber'in kendisine gerçekten öldüreceğini anladığında korkuyla son nefesini vermeden gözlerinin içine bakarak zihninden ona tüm gerçekleri anlattı. Ama artık iş işten geçmişti. Can ve Hakan işlerine sizlenen korkuyla göz göze geldiklerinde artık her şey için çok geçti. Ekber Kehir'i yakarak öldürmüştü. Ve ikisi de biliyordu ki bu asla yanlarına kalmayacaktı.
Tek dertleri Sermina'yı bulmak iken artık Kehir'in kabilesinin ve Ervah'ın kendilerinden alacakları intikamı da düşünmek zorundaydılar. Sen ne yaptın Ekber? Benim sözümü nasıl çiğneyebilirsin? Can ne yapacağını bilmez halde ayağa kalkıp eski rutubetli odanın içinde volta atmaya başlarken bir yandan da olacakları düşünüyordu. Sermina'nın yeğeni öğrendik de ne oldu? Başımıza daha büyük bir bela aldık. Onlar bunu yanımıza bırakmazlar. Kısasa kısas yapmadan peşimizi bırakmazlar. İntikamları çok acı olacak. Ekber olacakları bildiğinden başına gelebilecekleri çoktan kabullenmişti. Eğer Sermina bulunacaksa ve bu uğurda ölmesi gerekiyorsa ölecekti. Her şeyin farkındayım ve başıma ne gelirse razıyım. Yeter ki Sermina bulunsun. Sen sanıyor musun ki artık Sermina'yı bize verecekler? Şimdiye kadar onu çoktan bir yere götürmüşlerdir. Artık bulma şansımız hiç kalmadı. Onu asla bulamayız. Yeter artık susun, susun. Kafayı yemek üzereyim. Şimdi bir bana burada neler olduğunu anlatsın hemen. Mert bedenini saran soğukluk ve korkudan daha da çok titremeye başlarken biraz önce yaşadıkları yüzünden aklını yitirmemek için büyük çaba harcıyordu. Can Ekber'den tüm gerçekleri öğrendikten sonra onu odadan kovup Kehir'in artık cansız olan bedenini kendi alemlerine gönderdi. Hakan ise Mert'i omuzlarından tutup gözlerinin içine bakarak konuşarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Bak sana her şeyi anlatacağız ama önce sakin olman lazım. Nasıl sakin olayım, nasıl? Bu yaşadıklarım normal bir şeymiş gibi nasıl davranayım? Bak Mert. Ekber bana tüm gerçekleri anlattı. Gerçekleri öğrenmek istiyorsan soğukkanlı olmalısın. Can'ın sözleriyle birkaç dakika sonra eskisine nazaran daha iyi olan Mert, içindeki girdaptan kurtulmak için derin bir nefes alıp önce Hakan'a ardından Can'a baktı. Tamam sakinim. Anlatın artık gerçekleri. Bu duydukların hiç hoşuna gitmeyecek mi? Mert kaşlarını çatıp Can'ı dinlemeye başlarken duyduklarıyla resmen kanı çekilmiş, nefes alamaz hale gelmişti. Dakikalar geçtikçe içinde bitmeyen bir öfke peydah oluyordu. Her şeyin en baş sorumlusu kendisiydi. Asmin ve pislik halasının yaptıklarını hazmedemiyordu. Eğer Sermina'yı bulamazlar veya başına bir iş gelirse ikisini de elinden kimse alamazdı. Üçü artık ne yapacaklarını düşünmeye başlarken Erva için intikam vakti gelmiş çatmıştı. Murat Bey içtiği ilacın etkisiyle uykuyla uyanıklık arasına gidip gelirken Erva hiç vakit kaybetmeden büyülü sözlerini okuyup onun içine girmeyi başardı. Murat Bey için son gitgide yaklaşırken Ervah onun beynine hükmetmeye başladı. Yavaşça ayağa kalkan Murat Bey'in evin dış kapısına doğru yavaş adımlarla yürümeye başladı. Kapının önüne geldiğinde çıplak ayaklı evin avlusuna, oradan da sokağa çıktı ve köyün meydana doğru yürüdü. Onu gören köylülerin ne olduğunu anlamaya çalışırken mahallede oyun oynayan çocuklar onu gördüklerinde korkarak sağa sola kaçışmaya başladılar. Yaklaşık 5 dakika sonra köyün kahvesinin, muhtarlığın ve köy bakkalının olduğu meydana gelen Murat Bey, asırlık incir ağacının önünde sadece karşıya bakarak kımıldamadan ayakta durmaya başladı. Allah'ınız nerede ha? Şimdi bu konuyu benden nasıl kurtaracak? Gözünüzün önünde yakacağım onu. Arkadaşım Kehir'in intikamını alacağım. Bu köyü lanetleyeceğim, pis çamurlar. Şimdi gözlerinizin önünde bu adamı yakacağım. İbret alır ki biz sizden daha güçlüyüz. Ve şunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer ki bizlerden birine bir zarar verirseniz işte böyle yanarsınız. Bu sözler her ne kadar Ervan'ın sözleri olsa da Doktor Murat'ın ağzından çıkıyordu ve herkes bir araya toplanmış korkuyla onu izliyorlardı. Onu izleyen bir kişi vardı ki o da Kapan köyünden hapis olan Sermina'ydı. Babasının ölümünü kanter içinde çaresiz rüyasında gören Sermina, bunun bir kabustan ibaret olmadığını, gerçek olduğunun bilincindeydi. Ne kadar çırpınsa da bir türlü uyanamıyordu. Hıçkırıkları ve haykırışları tüm köyü inletirken, babasını kurtarmak için elinden hiçbir şey gelmiyordu. Ervah Murat Bey'in bilincini yavaş yavaş yerine getirirken aynı anda aynı yavaşlıkla vücudunun ısısını yükseltmeye başladı. Cinlenmiş bu doktor. Musallat olmuşlar buna diyerek fısıldaşan köy ahalisinin gözleri ayaklarından çıkan dumanlarla yanmaya başlayan Doktor Murat'ın bedenine dehşetle bakıyorlardı. Doktor Murat yeni yeni kendine gelmeye başlarken hissettiği acıyla çığlık atmaya başladı. Ve bu dayanılmaz acı ayaklarından bedeninin üst tarafına doğru ağır ağır yayılırken burnuna gelen yanket kokusuyla midesi bulanmış ve kan kusmaya başlamıştı. Köylülerden birkaçı mesneye çekerek evlerine doğru korkuyla koşmaya başlarken Doktor Murat'ın acı dolu feryatlarını duymamak için kulaklarını tıkıyorlardı. Mahalledeki çocuklar Doktor Murat delirdi. Cayır cayır yanıyor diye bağırarak köyün içine koşuşturmaya başladılar. Köyün ileri gelen yaşlı kadınlar ise çoktan Kur'an-ı Kerimlerini eline alıp okumaya başlasalar da artık çok geçti. Doktor Murat karnında hissettiği acıda daha fazla dayanamayıp yere diz çökerken karnından çıkan siyah kurtçuklar onu canlı canlı kemiriyorlardı. Ervah onun bedeninden çıkmadan önce nefretin ateşiyle onu cayır cayır yakacak olan son ateşi de harlayıp onu boğmak için bedeninin içinden çıktı. O pis ve uzun tırnak elleriyle Doktor Murat'ın boğazını sıkmaya başlarken bir bıçak kadar keskin olan tırnaklarını hiç acımadan boğazına saplamaya başladı.
Hükmen hakim, intikamil azim, gel hayyemin beyne, hel hakim, kıyasül kıyas, beyne illahül bentikam il. Söylediği sözlerin ardından Doktor Murat'ın can çekiştiğini gördüğünde onu hızla yere fırlattı. Azrail onun canını almaya geldiğinde bedeni bir odun partisine dönmüş, cayır cayır yanıyordu. Tıpkı kızı Sermina'nın yüreğinin yandığı gibi. Sermina babasının ölümünü an ve an izlemek zorunda kalmıştı ve aklını kaçırmak üzereydi. Artık onun hayatta olmadığını anladığında kendini büyük bir felaketin ortasında buluverdi. Gözlerinden yaşlar sicim gibi akarken kurumuş dudaklarını zorla hareket ettirebilmişti. Anne, babam yanına geldi. Ona çok iyi bak, olur mu? Sermina bu sözlerin ardından kendini büyük bir karanlığın kucağına bıraktı. Gözlerini bir daha hangi felaket açacağı ise hiç kimse bilmiyordu. Tek bildiği her ne olursa olsun ve nasıl olursa olsun Ervah'tan babasının intikamını alacak oluşuydu. Her şey Mardin'in büyülü topraklarına adım atmasıyla başlamıştı. Hayatının geri dönülmez bir şekilde değişeceğini, bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, canı olan babasının bu topraklarda haince katledileceğini bilse asla buralara gelmezdi. Bitmişti işte. Ne Mardin'e geri dönmek için bir sebebi ne de yaşamak için bir umudu kalmıştı. Canı haddinden de fazla acıyordu. Aferin Sermina. Sen böyle uslu durduğun sürece seni bağlamak zorunda kalmayacağım. Sermina oturduğu yarısı çürük sedirde bacaklarını kendine doğru çekip yarısı kırık olan pencereden dışarıya bakmaya devam etti. Onu babasının katilini görmeye mecali kalmamıştı. Ervah birkaç adımda Sermina'nın yanına gelip uzun tırnaklı pis elleriyle omzuna dokundu. Hissettiği sıcakken buz kadar soğuk ellerini ürpertmişti. Sermina hissettiği dokunuşla irkilip kendini Ervah'tan uzaklaştırmaya çalışsa da çok da başarılı olamadı. Ervah onun yaptığı bu hareketlere sinirlenip hiç beklemediği bir anda üzerine çıktı ve bir eliyle saçlarını, bir eliyle de çenesini tutup gözlerinin içine öfkeyle bakmaya başladı. Sermina korku ve cesaretin harmanlandığı bakışlarıyla Ervah'a bakarken onun gözlerinde gördüğü acımasızlık kanını ürpertiyordu. Kendisine ne yapacağına dair en ufak bir fikri yoktu. Keşke babamı öldürdüğün gibi beni de öldürsen de kurtulsam bu azaptan. O aklındaki düşünceleri sil Sermina. Seni hiçbir zaman öldürmeyeceğim. Ve sen ecelinle ölene kadar burada benim olacaksın. Asla. Asla ölene kadar senin olmayacağım. Gerekirse kendi canımı kendim alırım. Senin olmaktansa, benim olmaktansa siz insanlar için en günah olan şeyi yapmayı göze alıyorsunuz demek. O kadar mı iğreniyorsun benden? Sen babamın katilisin. Hayatımı cehenneme çevirdin. Mert'in kılığına girip bana tecavüz ettin. Ne yaptım ben sana? Neden bunları bana yaşatıyorsun? Ervah kollarından çırpınarak bağıran Sermina'yı kontrolü altında tutmaya çalışıyordu. Zira biraz daha böyle devam ederse tüm köyü başlarına toplayacaktı. Bana bak, gözlerime bak. Sen Mardin'e gelerek ve Mert ile tanışarak hayatının en büyük hatasını yaptın. Şimdi de bu hatanın bedelini ödüyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Çünkü bu dediklerimi bir daha tekrarlamayacağım. Buradaki hayatına alışsan iyi edersin. Çünkü ölene kadar benimle burada yaşayacaksın. Sen artık benimsin, benim. Sermina duyduklarıyla aklını kaçırmak üzereydi. Bu söyledikleri ne anlama geliyordu? Nasıl onun olabilirdi? Gerçekten tüm ömrünü onunla bu köhne yerde mi geçirecekti? Kendisini kurtaracak kimse yok muydu? Aklında onlarca soruyla Ervah'ın intikam dolu gözlerinde takılı kalan Sermina, onun düşüncelerini okuyabildiğinden bir haberdi. Ervah Sermina'nın aklından geçirdiği düşünceleri okurken keyfi gittikçe yerine geliyordu. Aralarındaki haddinden fazla olan yakınlığı ise daha da arttırmıştı. Sermina Ervah'ın tıs nefesini yüzünde hissederken midesi alt üst oluyordu. Bu rahatsızlığı ister istemez yüzündeki ifadeyle belli etmişti. Yaklaşma bana. Biraz önce ne dediğini unuttun sanırım. Siz insanlar ne kadar da aptalsınız. Asıl aptal olan sensin. Kurtulacağım. Elbet bir gün kurtulacağım. Ve o zaman seni kendi ellerimle öldüreceğim. Ervah Sermina'nın boğazını daha da çok sıkıp nefes almasını zorlaştırırken ağzından akan kanla karışık sürünümsüz salyalar Sermina'nın göğsüne damlıyordu. Bana bak çamur parçası. Seni şuracıkta öldürebilirim ve kimse de buna engel olamaz. Sakın bir daha beni sinirlendirecek sözler söyleme. Yoksa bedelini ağır ödersin. Senden korkmuyorum Ervah. Babamı nasıl öldürdüysen beni de öyle öldürebilirsin. Ervah alaylı bakışlarıyla Sermina'nın bileklerini sıkıca tutmaya devam ederken diğer elini boğazından göğüslerine doğru indirip bedenini okşamaya başladı. Senin ölümün de babanın ölümü gibi çok ateşli olacak Sermina. Ama bir farkla. Bu ateş bir tek seni değil, ikimizi birden yakacak. Sermina Ervah'ın o iğrenç ellerini bedeninde hissederken çırpınmaya başladı. İçinde aklına hiç gelmeyecek bir ihtimal gelirken bunu yapmayacağına dair kendine cesaret vermeye çalışıyordu. Çek o iğrenç ellerini üzerimden. Ervah nefesini Sermina'nın yüzüne üflerken cüzdü dudaklarıyla boynunu öpmeye ve zımpara gibi diliyle boynunu yalamaya başladı. Allah'ın belası, bırak beni, bırak. Sermina var gücüyle hem bağırıyor hem de Ervah'tan kurtulmak için gözyaşları içinde çırpınıyordu.
Ama bu imkansızdı. Bırak beni. Allah'ım sen bana yardım et ne olur. Sen bana yardım et. Selmina dua ettikçe Ervah daha da çok sinirleniyordu. Allah belanı versin. Çık o lanet derilerin üzerinden. Ervah daha fazla dayanamayarak Selmina'ya içindeki öfke ve sinirle öylesine şiddetli bir tokat atmıştı ki Selmina yanağında hissettiği acıyla bayılmak üzereydi. Ağzının içinde biriken metalik kan tadı Selmina'nın midesini bulandırırken dudaklarının arasında akan kanı Ervah büyük bir iştahla emmeye başladı. Selmina ise gitgide suskunluğunda boğulurken ihtimalini düşünmek bile istemediği o şey başına gelmek üzereydi. Ervah Selmina'nın kanını emdikçe içinde karşı koyamadığı bir haz oluşuyordu. Hayır, sakın bu kötülüğü bana yapma Ervah. Üçüncü defa bana o cehennemi yaşatma. Selmina'nın fısıldayarak söylediği sözler cehenneminin kapısını aralamıştı. Ervah Selmina'nın üzerindeki elbiseleri yırtarken sivri tırnaklarıyla vücudunda çizikler ve derin sayılabilecek yaralar açıyordu. Sonrasında o yaralardan akan kanı içiyordu. İçtikçe başını döndüren o haz artık ikisini de dönülmez bir yola girdiriyordu. Ervah Selmina'yı etkisi altına almaya başlamıştı. Ervah Selmina'nın bedeninde hakimiyetini sürerken Selmina hissettiği acıyla içten içe isyanlar edip çığlık çığlığa bağırıyordu. Yeniden zorla onun oluyordu. Ölmeyi ikinci kez bu kadar çok istemişti ve hıçkırıkları boğazını bir bıçak gibi parçalamaya başladı. Nefes alışverişi hissettiği acıdan yavaşlarken kulaklarında kendi çığlıkları ve Ervah'ın hırıltısı uğulduyordu. Selmina ikinci kez nefes alan bir ölü oluyordu. Babasının katili olan bir cin kendisine zorla sahip olurken nasıl yaşayabilirdi? Bedeli ne olursa olsun senden bana ve babama yaptıklarının intikamını alacağım. Selmina içinde intikam yeminleri ederken gelecekte kaderin ikisi için yaptığı planlardan habersizdi. Bütün gece bir kabustan kalkıp yerine yatan Dicle bu gece dördüncü kez kabus görüyor ve bu kabusunda da uyanmaya çalışıyor ama uyanamıyordu. Selmina'nın kaybolmasını artık kaldıramıyordu. İyi olmayan psikolojisi daha da bozulmuştu. Kendisi bu kabusları psikolojisi bozuk olduğu için gördüğünü sanırken esas gerçek çok farklıydı. Asmen'in ve büyücü halasının kendisine musallat ettikleri için artık harekete geçmişti. Eskiden sadece yürümesine engel oluyorken artık Dicle'nin akli dengesinin bozulması için de ona vesveseler veriyor, kabuslar gördürüyorlardı. Gece saat 3 civarlarında konak bir kez daha Dicle'nin çığlıklarıyla ayağa kalktı. Dicle gördüğü kabusun etkisi ve bacaklarında hissettiği dayanılmaz acıyla feryat ederek bağırırken Sakine Hanım şarbını bile takmadan odasından çıkıp hızla kızı Dicle'nin odasına doğru koşmaya başlamıştı. Ali Ağa ise gözleri içinde oğlu Mert'i arayıp telefonun kulağına götürdü. Bu böyle olmazdı. Mert kırıp kardeşini içindeki hastaneye götürmeliydi. Sakine Hanım kızını kollarının arasına aldığında onu saçlarından öpüp kokluyor, sakinleşmesi için güçlü telkinlerde bulunuyordu ama nafileydi. Dicle hipnoz olmuş gibi tek bir yöne bakıp bağırmaya devam ediyordu. Kurban olurum yavrum. Dicle'm kendine gel annem. Anneciğim ne olur sakin ol. Olmuyordu. Dicle ne konak çalışanlarını ne de annesini duymuyor sakinleşmiyordu. Son çare Mert'in gelmesiydi. Ondan başka kimse Dicle'yi sakinleştiremezdi. Ali Ağa oğlu Mert'i arayıp telefonu açmasını beklerken Mert titreşim modunda olan telefonun çaldığını son anda fark etmişti. Babasının bu saatte neden kendisini aradığını merak edip bodrum kattaki odadan temkinli adımlarla yukarı kata çıkıp babasını bu defa kendisi aradı. Telefon saniyesinde açılırken Ali Ağa'nın o heybetli sesi sağlık ocağının ürkütücü sessizliğini bozuyordu. Hayırdır baba bu saatte? Hayır değil oğlum. Kardeşin Dicle iyi değil. Bütün gece kabus gördü. Şimdi de kimse onu sakinleştiremiyor. Hemen gel buraya. İyi değil. Mert dudaklarıyla kaşlarını çatarken içinde okkalı bir küfür savurdu. Babasına hemen geleceğini söyleyip koşar adımlarla zemin kattaki odaya geri gitti. Doktor Hakan ve Can onun bu telaşlı halinin sebebini merak ederken Mert nefes nefese kalmış bir halde babasının dediklerini odadakileri anlatmaya başladı. Can gözlerini kapamış, ellerine yumruk yapıp onları izlemeye başlarken Hakan Mert'i sakinleştirmeye çalışıyordu. Hemen eşyalarınızı toplayın. Dicle'nin, kardeşimin yanına gidiyoruz. Hepsi odadaki eşyaları göz açıp kapayıncaya kadar toplayıp yanlarına alarak sağlık ocağından çıktılar. Mert sürücü koltuğuna geçerken Hakan ve Can da arabanın arka koltuğunda oturmuşlardı. Araba gecenin bir yarısı tozu dumana katarak son sürat konağa doğru ilerlerken Dicle için her saniye onu geri dönülemez bir sona doğru sürüklüyordu. Can cinlerini çoktan Dicle'nin yanına göndermişti göndermesine ama hesaba katmadığı çok önemli bir detay onun elini kolunu bağlayacaktı. Tüm bunlar olurken Kesnen kadın ve yeğeni Asmin onları büyük bir keyifle izliyorlardı. Asmin çayından keyifle bir yudum içip arkasına yaslandı. Bu daha başlangıç Mert Ağa. Bana ne yaşattıysan bunu ondan fitil fitil getireceğim. Beni o kadar çok küçümsedin ki neler yapabileceğini hiç tahmin edemedim. Şimdi oyun sırası bende. Sadece izle ve gör. Anne, baba, yalvarırım ne olur bırakın beni. Sakine teyze, Ali amca sakın onu bırakmayın. Şu anda sizinle konuşan kişi Dicle değil, içindeki cin.
Can'ın sözleriyle çaresizlik ve korkuyla birbirine bakan Ali Bey ve Sakin Hanım ne yapacaklarını bilemez halde öylece kala kalmışlardı. Bu yaşadıkları felaket ne zaman son bulacaktı? Anne, baba, inanmayın ona. Kızınızı Dicle'yim ben. Ne olur bırakın beni, canım çok acıyor. Sakin Hanım bakışlarını kızına çevirdiğinde doğrudan onun göz bebeklerinin içine baktı. Can haklıydı. Dakikalardır kendisini bırakmaları için yalvaran, ellerinin arasında çırpınan kızı Dicle olamazdı. Çünkü bu gözlerdeki bakışlar onun bakışları değildi. Anne ne olur dua okuma, canımı yakıyorsun. Can bir yandan Dicle'ye mukavemet olmaya çalışırken bir yandan da cinlerinin yardımıyla birazdan yapacakları ritüel için hazırlıklarını yapıyorlardı. Bırakın beni, yoksa öldürürüm. Bu kızı öldürürüm. Hiç acımam, nefessiz bırakırım. Hakan ve Mert ise yapacakları ritüel için gerekli olan eşyaları almak için konaktan bir saat önce çıkıp gitmişlerdi. Can Dicle'nin bu acıya daha fazla dayanamayacağını bildiğinden hiç vakit kaybetmeden telefonunu cebinden çıkarıp Hakan'ın numarasını buldu ve aceleyle onu aradı. Mardin'in tozlu ve ıssız yollarında ölümcül sessizlik Hakan'ın telefonunun çalmasıyla bıçak gibi kesilmişti. Elindeki poşetleri hızla arabanın bagajına koyan Hakan telefonunu cebinden çıkarıp arayanın Can olduğunu görünce hiç vakit kaybetmeden aramayı yanıtladı. Can, Dicle'ye bir şey mi oldu? Derin bir nefes alan Can gözlerini bir an olsun Dicle'nin üzerinden ayırmıyordu. Hayır olmadı ama olabilir. Hemen gelmeniz lazım. İçindeki cin gitgide zıvanadan çıkmaya başladı. Dicle'yi öldürmekle tehdit ediyor beni. Hakan duyduklarıyla içinden küfürler savunurken sakin olmaya çalıştı. Tamam sen ona mukayyet ol. Biz 10 dakikaya konaktayız. Hakan telefonda konuşurken Mert onu arabanın kontrolünü çalıştırmış halde bekliyordu. Hakan bagaj kapısını kapatıp hızla sağ tarafındaki ön koltuğa oturduğunda Mert gaza yüklendi ve konağa doğru hızla arabayı sürmeye başladı. Korkuyordu. Dicle'sine ilk göz ağrısına bir şey olacak diye çok korkuyordu. Bir diğer yandan da kendisini suçluyordu. Asmini hayatına almasa bunların hiçbiri gerçekleşmeyecekti. Sermina'nın da kardeşi Dicle'nin de başlarına gelenlerin sebebi kendisiydi. Hakan telefon görüşmesini bitirdikten sonra Can'ın söylediklerini anlatmaya başladı. Duyduklarıyla gaza daha da fazla yüklenen Mert içindeki bu kabus dolu günlerin bitmesi için dua ediyordu. Dicle'yi daha fazla zapt edemeyeceğini anlayan Sakin Hanım son çareyi ona yatağa bağlamakta bulmuştu. Dicle bağlandığı yatakta çırpınırken içinde hapsolduğu cinin etkisi altında olduğu için çığlıklar atıyor annesine, babasına ve odada olan herkese küfürler ediyordu. Can çaresiz gözlerle izliyordu sevdiği kadını. Şu an tüm cinleriyle Dicle'nin içinde cini öldürebilir, onu bu acıdan kurtarabilirdi ama yapamazdı. Ekber'in intikamı için pusula yatan bir kabile varken ilk başta Dicle'yi, ailesini, kendisini ve cinlerini büyük bir tehlikeye atabilirdi. Beklemek her ne kadar azap verse de beklemek zorundaydı. Hakan ve Mert geldiklerinde ilk önce cinlerinin de yardımıyla hangi büyüyü yaptıklarını öğrenecek, sonrasında o büyüyü bozup Dicle'nin içindeki cini çıkaracaklardı. Oğlum Mertler nerede kaldılar? Kızımın yüzü bembeyaz oldu. Gözlerinin altı, dudakları morardı. Ve ona bir şey olursa ne yapacaksanız yapın bir an önce kurtarın kızımı. Can kendisine yaşlı gözlerle bakan Sakin Hanım'ın gözlerinin içine çaresizlik ile baktı. Kızın iyileşecek Sakin teyzeciğim. Ona hiçbir şey olmayacak Allah'ın izniyle. Merak etme sen. Kızım kurtulacak mı oğlum? Bu kızımın içinde olan iblis ona zarar veremez değil mi? Her şey iyi olacak Ali amca, biraz sabır. Şimdi gelecekler. Telefonla konuştum, yoldalar. Konaktaki çalışanların yarısı odanın içinde, yarısı avluda korku dolu bakışlarla Dicle'yi izliyorlardı. Ali Ağa'nın emriyle hiçbiri kılını bile kıpırdatamıyordu. Dicle'ye bir şey olur da yardıma ihtiyaçları duyarlar diye Ali Ağa herkese hazırda bekletiyordu. Konağın kapısı büyük bir gürültüyle açıldı. Mert ve Hakan ellerinde poşetlerle avludan içeri girerken adamlar arkasında 2 siyah tavuk ve bir yaban domuzunu avluya soktular. Can duyduğu sesle oturduğu yerden hızla ayağa kalktı. Geldiler. Dicle'yi salona götürmemiz gerekiyor. Dicle'nin içindeki cin, Can'ın sözlerinden ardından daha da hırçınlaşıp Dicle'nin bedenine zarar vermeye başlayınca Can cinlerinden yardım isteyip ona engel olmalarını söyledi. Dicle bileklerinin bağının yatağın demirlerinden çözülmesiyle ve Can'ın cinlerinin kendisine uyguladıkları baskıyla daha da hırçınlaşmıştı. Can, Dicle'nin bileklerinde hala bağlı olan ipleri sıkı sıkıya tutup birkaç kişinin yardımıyla onu kucağına aldı ve salona doğru seri adımlarla yürümeye başladı. İlk önce Dicle'yi, sonra da seni öldüreceğim istedik. Beni yenemeyeceksiniz. Bırakın beni. Bırakın. Odadan çıkıp büyük balkonun bir ucundaki salonun kapısından içeriye girdiklerinde Hakan ve Mert koşarak Can'ın yanına geldiler. Ve ona yardım edip dua okuyup çizdikleri tuzdan çemberin ortasında demir sandalyeye Dicle'yi zincirleyerek bağladılar. Herkes ama en çok da Ali Ağa ve Sakin Hanım meraklı olacakları beklerken Mert hepsinin avluda oturup kendisine haber beklemesini istedi. Anne ve babası her ne kadar karşı çıksalar da sonunda onları da ikna edebilmişti. Mert salonun büyük ahşap kapısını kapattıktan sonra hem anahtarla hem sürgüyle kapıyı kilitledi ve tüm perdeleri çekip salonun içinin dışarıdan hiçbir şekilde görünmeyecek hale getirdi.
Salona önceden getirilen kara tavuklar ve domuzun çıkardığı seslerin dışında çıt çıkmıyordu. Dicle bile aniden durulmuştu. Can ve Hakan ritüel için gerekli malzemeleri hazırlarken Mert de gözlerinden akan yaşları silmeden kardeşine bakıyordu. Kendimden nefret ediyorum Dicle. Asmin yüzünden, benim yüzümden yıllardır acı çektim. Çok özür dilerim kardeşim. Ben fısıltıyla ve büyük bir pişmanlıkla söylediği sözler Dicle'nin kahkahalarıyla bölünmüştü. Mert ona inanamaz gözlerle bakarken söz sırası Dicle'de, daha doğrusu Dicle'nin içindeki cindeydi. Ah salak Mert. Sen karnın koynunda her gece keyif sürerken ben kardeşine işkenceler yapıyor, her günün sonunda yaşadıklarını unutturuyordum. Bacaklarını kullanamayışı, bunu öğrendiği zaman girdiği depresyon hastalığıyla ağrılarının sebebi de bendim. O kadar salaktın ki kardeşin aniden bacaklarını kaybedişinin nedenini doğru düzgün araştırmadın. Çünkü hepinizin zihnini kontrol edip bunu engelledim. O aptal karnım ve Kennas kadının da yardımlarıyla onu unutmamalıyım. Zaten onların sayesinde şu an bu bedendeyim. Kesnan kadın öyle bir lanetli büyü yaptı ki ne yaparsanız yapın büyüyü bozamayacaksınız. Beni Dicle'den ayıramayacaksınız. Mert'in odaya girer girmez kurduğu 3 kamerayla ayrı ayrı noktalarda olan biten her şeyi kayıt altına alıyordu. Bu kayıtlar ileriki zamanda kendilerinin işlerine yarayabilirdi. Kardeşime, Sermina'ya, bize yaptığınız her şeyin bedelini ödeyeceksiniz. Mert, her şey hazır artık başlayabiliriz. Can Ekber'in de yardımıyla saatler sonra zor da olsa hangi büyünün yapıldığını öğrendi. Şimdi geriye büyüyü bozmak ve Dicle ile musallatın arasında bağı koparmak kalıyordu. Aldığımız zaman soramadım Hakan. Bu kara tavuk ve domuzu da büyüye bozmak için mi aldık? Kara tavuk büyüyü bozmak için kullanılırken domuzu ise onlarla anlaşma yapmamız gerekebilir diye yanımızda tutuyoruz. Her şeyin önemini baştan almamız gerekiyor. Şimdi al şu elimdeki siyah örtüyü. Dicle'nin her yerini örtecek şekilde başının üzerinden ört. Örterken mesmeye çekmeyi unutma. Dicle'nin içindeki cin dualar ile boğuşup kurtulmak için büyük çaba harcarken avazı çıktığı kadar bağırsa da bir işe yaramıyordu. Mert mesmeye çekerek siyah örtüyü Dicle'nin üzerine örttüğünde kulakları sağır eden bir çığlık yankılandı. Taştan yapılma eski konağın duvarlarında. Beni bırakmazsanız Dicle'yi öldürürüm. Bırakın beni. Bir halt yapamazsın şerefsiz pezevenk. Bak bakalım şimdi ben sana neler yapıyorum. Can öyle çok sinirlenmişti ki Dicle'nin içindeki cinin canını almamak için kendini zor tutuyordu. Onun hak ettiği ceza esasında buydu ama mecbur olmadıkça, zorda kalmadıkça Allah'ın verdiği canı alamazdı. Hakan bakır bir kap ve bıçak alarak Mert'in yardımıyla Dicle'nin baş parmağını kesip yeteri kadar kanı bakır kaba dualar ile akıtıp tası cana uzattı. Can Kur'an-ı Kerim'den sureler ve ayetler okuyarak büyüyü bozmak için bir karışım yapmaya başladı. Saf saman kağıdına saf mürekkep ile vekifler çiziyor, dualar yazıyordu. Mert ise olacakları büyük bir korkuyla bekliyordu. Tek istediği kardeşinin başına bir şey gelmeden bu beladan kurtulmaktı. Tıpkı anne ve babası gibi. Dualar ve vekifler yazdığı kağıtları ocağın üstünde kızgın halde duran tavanın içine yakıp kül ettikten sonra o külleri okuduğu suyun içine döken Hakan bardağı Can'a uzattı. Can ve Mert göz göze geldiklerinde Mert ne yapması gerektiğini anladı. Örtünün altına girip kardeşinin başına sabit bir şekilde tutarken ağzının kapanmasına engel oluyordu. Can suyun birazını örtünün üzerine döküp dualar okumaya başlarken cinleri ve Hakan da dualar ile ona eşlik ediyordu. İzleyici kontrolü alınamaz bir hale gelmişti. Nefes alışverişi sıklaşırken soğuk soğuk terliyor, bembeyaz suratıyla her an kusacakmış gibi duruyordu. Bedeninde oluşmaya başlayan sıcaklık içindeki cinin kendisini yavaş yavaş yakmaya başladığının habercisiydi. Hayır, başaramayacaksınız. Beni bu bedenden çıkaramayacaksınız. Bana zarar veremeyeceksiniz. O benim. O benim. Size vermem. Can'ın uzattığı bardağı alan Mert, Dicle ağzını kapatamadan kalan suyun birazını zorla içirmiş, birazını da yüzüne vücuduna sürmüştü. Dicle suyun vücuduna değmesiyle feryat edip ağlarken sanki su değil de lav içmişti. Canı öyle çok acıyordu ki bu acının tarifi olamazdı. Mert tekrar eski yerine döndüğünde Hakan Dicle'nin doğum tarihini, anne ve babasının adlarını, isimlerini bir kağıda yazıp kaynamakta olan suyun içine attı. Hakan ile Can gözlerini kapatıp adı adına bu duayı okumaya başladı. Onlar duayı okudukça Dicle'nin içindeki cin çok kötü bir azap çekiyordu. Söyle ey kafir, adın ne? Kaç yaşındasın? Dinin ne? Allah'ın psikololeri, ahmak insanoğulları, rahat bırakın beni. Size hiçbir şey söylemeyeceğim. Allah rızası için çık bu bedenden. Asla, asla çıkmam. Bir daha söylüyorum. İsmini, yaşını söyle ve bu bedeni terk et. Eğer beni dinlersen ben ve arkadaşlarım sana zarar vermeyeceğiz. Hayır, ne yaparsanız yapın Dicle'yi benden ayıramayacaksınız. Son defa soruyorum. Allah rızası için bu kızı rahat bırak ve bedenini terk et. Yoksa seni yakıp öldürmek zorunda kalacağım. Hayır, hayır bırakın beni. Onu asla bırakmam. Hakan ile Can Dicle'nin içindeki musallat olan cini 3 defa Allah rızası için uyarmış, üzerlerine düşen görevi yerlerine getirmişlerdi.
Can iplerle bağlanmış kara tavukların her birini kucağına aldıktan sonra büyüyü bozmak için işlemi yapmaya başladı. Büyüde kullanılan akrep zehri, tavşan kalbi, insan bağırsağı, fare ölüsü, Dicle'nin kanı, tavuklardan aldıkları kanlar, ölmüş bir kedinin ciğeri ve gözleri, köpek dışkısını bir kabın içine karıştıran Hakan, Can'ın yardımıyla bu yaptığı karışımı tavuklara yedirmeye başladı. Can bir yandan kucağındaki tavuğu tutmaya çalışırken, bir yandan da büyü yapılırken okunan duanın tersini okuyordu. Tavuklar karşımda yedikçe şişiyor, çırpınıp Can'ın kollarından kurtulmaya çalışıyorlardı. Ama Can'ın güçlü kollarından kaçmaları imkansıza yakındı. Dicle'nin içinde cin acıyla bağırırken tüm konak bu çığlıklara yankılanıyordu. Sakine Hanım ve Ali Bey de yürekleri ağzında, elleri birbirine kenetli, birbirlerinden güç alarak olacakları bekliyorlardı. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Can duayı bitirir bitirmez tavuklar kucağında patlayarak paramparça oldu. Tavukların organları ve tüyleri salonun her yerine dağılırken Mert bu görüntüyle az kalsın kusacaktı. Kucağındaki parçalanmış tavukları yerde serili olan sofra bezinin üzerine koyan Can, tavukların içinde büyünün yazılı olduğu kağıtları ve muskaları mesmele çekerek çıkarmaya başladı. Hakan ise hiç vakit kaybetmeden dua okuyarak kağıtları ve muskaları açıp resimlerini çektikten sonra onları yapıp büyüyü etkisiz hale getirdi. Dicle'nin içindeki cin son bir hamle yapıp Dicle'yi boğmak istese de Can'ın cinleri buna izin vermemişlerdi. Yarım saatin ardından kanlı elleriyle tavukların içini deşmeyi bırakan Can, ellerindeki kırık tavuk bacaklarını sofra bezinin üzerine bırakıp gülümseyerek Mert'e baktı. Bitti kardeşim, bitti. Kardeşim, Dicle kurtuldu sayılır. Çok az kaldı. Mert içinden şükür duaları ederken Hakan ve Can göz göze gelip artık yapmaları gereken şeyi yerine getirmek için ayağa kalktılar. İkisi de ellerini temiz bezlerle sildikten sonra Dicle'nin yanına geldiler. Hakan Dicle'nin başındaki örtüyü kaldırmadan ona sımsıkı tuttu. Can ise Dicle'nin içindeki cinin yanması için duaları okumaya başladı. Ayet-el Kürsü, Felak ve Nas surelerini okuduktan sonra Dicle'nin içindeki cin, Can'ın cinlerinin de etkisini baskı yapmasıyla daha fazla dayanamayıp acı çığlıklar atıp ve dualar ederek yanmaya başlarken Dicle örtünün altında iki büklüm olup övülerek kusmaya başladı. Mert kardeşinin üzerindeki örtüyü atıp onu bayılmadan son anda tuttu. Üçü birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında hepsinin aklında tek bir düşünce geçiyordu. Dicle'nin ardından kurtulma sırası Sermina'ya gelmişti. 1 saat sonra. Konaktaki herkes Can ve Hakan'a yardım etmek için seferber olmuştu. Dicle'yi odasındaki banyoya götürdüklerinde Sakine Hanım kızını kendi elleriyle yıkamış, sonrasında Mert'in de yardımıyla onu yatağa yatırmışlardı. Dicle derin bir uykudayken Ali Ağa ve Sakine Hanım bir an olsun kızlarının başından ayrılmıyorlardı. Hakan, Mert ve Can ellerindeki kamera kayıtları ve büyü delilleriyle hiç vakit kaybetmeden jandarmanın yolunu tuttular. Komutanı olana biteni izlediklerinde ilk başta bunların birer montaj olduğunu düşünen komutan, delilleri gördüğünde hiç vakit kaybetmeden yanına aldığı bir ekip ile Kenan Kadın'ın evinin olduğu yola koyuldular. Tüm bu olanları korkuyla izleyen Kenan Kadın cinlerinden jandarmaların buraya geldiklerini öğrenince çok önemli birkaç eşyasının yanına alıp Asmin'in evin arka tarafından kaçmaya başladı. Ama hesaplayamadıkları bir detay ikisinin de kolayca yakalanmalarına sebep olmuştu. Jandarmalar evin önünden giderken Can cinlerinden aldığı haber ile Hakan ve Mert ile evin arkasından dolanıp Asmin ve Kesnen Kadın'ı kıskıvrak yakalamışlardı. Kesnen Kadın'ı Hakan ve Can tutarken Asmin'i ise Mert tutuyor, kımıldamasına bile izin vermiyordu. Asmin yaşlı gözlerini Mert'in gözlerini kaçırırken Mert onu hiç beklemediği bir anda çenesinden tutup gözlerinin içine nefretle intikam dolu bakışlarla bakmaya başladı. Sen lanet bir insansın. Allah senin belanı versin Asmin. Seni hayatıma aldığım güne lanet olsun. Ben ne yapmıştım sana? Ben ne yaptıysam seni Sus, sus. Bana aşktan, sevdadan bahsetme. Sen aşk ne demek, sevda ne demek bilemezsin. Ben ne yaptıysam seni sevdiğimden yaptım Mert Ağa. Dicle beni hiçbir zaman sevmedi. Bizi hep ayırmaya çalıştı. Ondan intikamımı böyle aldım. Mutlu olalım, aramıza kimse girmesin diye yaptım ne yaptıysam. O Sermina denilen kızı ilk gördüğümde anlamıştım ona aşık olacağını. Bu ne kadar acı bilir misin? Kocanın kalbinin başka bir kadına ait olacağını bilmek. Dicle'yi kurtardın ama onu kurtaramayacaksın. Sen de benim çektiğim acıyı çekeceksin. Beter ol. Allah belanı versin. Biraz olsun gerçekten beni sevseydin, biraz olsun bana sahip çıksaydın, bunların hiçbiri olmayacaktı. Mert Asmin'in sözleriyle delirmenin eşiğine gelirken jandarmalar Asmin'in onu elinden tam zamanında almışlardı. Mahallenin kör karanlığında içindeki yangınla baş etmeye çalışan Mert, daha fazla dayanamayıp olduğu yere dizüstü çöktü ve avazı çıktığı kadar Sermia'nın ismini bağırarak ağlamaya başladı. Jandarmalar onu sakinleştirmeye çalışırken Ervat tüm bu olanları ateş saçan gözleriyle izliyordu. Tüm planları alt üst olmuştu. Sermina'yı kurtarmaları ise an meselesiydi. Bunu yapabileceklerini biliyordu.
Dicle'yi nasıl kurtardılarsa Sermina'yı da kurtarabilirlerdi. Derin bir nefes alan Erva, Sermina'nın yanına dönmek için boyut kapısını açarken aklında olan planını harekete geçirmenin vaktinin geldiğine kanaat getirdi. Sermina'yı asla benden alamayacaksınız. O yarın gece benim gelinim olacak. Sonsuza kadar benim olacak. Sadece benim. Hayat kimi zaman korktuğumuz ne varsa yaşatır bize. İstesek de istemesek de bir satranç oyununda sıradan bir piyon oluveririz. Ve biliriz ki oyunda ilk kurban edilecek olan yine biziz. Sermina kafir cinlerin meskeni olan köyün köhne evlerinden birinde, yarısı kırılmış pencerenin önüne atılan pis sedirin üzerinde başını ellerinin arasına almış, dışarıdaki zifiri karanlığı izliyordu. Buradan nasıl kaçacaktı? Ervah kendisini daha ne kadar tutsak edecekti? Bu yaşadığı felaketlerin esas sorumlusu kimdi? Bunun gibi yüzlerce soru geliyordu aklına ve beyni saatlerce düşünmekten uyuşmuştu. Üşüyordu, açtı ve kokuyordu. Çaresizliği tüm benliğini sarmalamışken bu yaptıklarının gördüğü kabuslardan biri olması için her şeyini vermeye razıydı. Annesinden sonra babasının ani ölümü onu büyük bir hiçliğin ortasına atmıştı. Kimsesizliği içindeki umut kırıntılarını alıp götürüyordu. Haydi kalk gidiyoruz. Sermina duyduğu ses ile irkilip başını sesin geldiği yöne çevirdiğinde karşısında gördüğü korkunç silüet kanının donmasına neden oldu. Karşısındaki kadının grimsi renkte ten renginin solukluğu muydu? Ne şekilde olduğunu çözemediği vücudundaki açık yaraların içinde gezen kurtçuklar mıydı? Yoksa yüzündeki mide bulandırıcı yaralar mı kendisini daha çok korkutmuştu? Bunu hiçbir zaman bilemeyecekti. Sana kalk dedim. Gidiyoruz çamur parçası. Sermine karşısındaki korkunç varlığın boğuk ve pürüzlü sesiyle söylediklerini yeni idrak etti. Yaklaşmak bir yana aynı yerde olmaktan bile deli gibi korktuğu bu varlık kendisini nereye götürecekti? Nereye gittiğimizi merak ediyorsan benimle geleceksin. Ervah olmasaydı seni şimdi burada öldürürdüm ama maalesef bunu yapamam. Şimdi kalk ve peşimden gel. Yoksa seni büyük bir zevk ile savşandan sürükleyerek zorla götüreceğim ki bunu yapmamı istemezsin. Sermine karşısındaki kadın silüetindeki varlığın gözlerinden çok korkmuştu. Uzun kollu, her tarafı kir ve kan lekeleriyle dolu beyaz elbisesinin uzun eteklerinden tutarak ayağa kalktı. Çıplak ayaklarıyla kapının önündeki varlığın peşinden giderek attığı her adımın kendisine hareketi sürekliliğinden habersizdi. Köhne evin merdivenlerinden aşağı inerken çıkan o gıcırtı sesi Sermina'nın kulaklarında uğulduyordu. Evin alt katına indiklerinde son basamağa inen Sermina, üst tarafı insan, alt tarafı yılan şeklindeki varlığın kendisine yaklaşmasıyla çığlık atıp merdivenleri gerisin geri çıkmaya başladı. Bu kadarını kaldıramazdı, yapamazdı. O varlıkların kendisine dokunmasına izin veremezdi. Tam üst kata ulaşmak üzereyken saçından tutup zorla aşağı indirilmeye başlandı. Bunu yapan kendisini çağıran o iğrenç varlıktan başkası değildi. Acıdan attığı çığlıklarla merdivenin son basamağına geldiğinde yarı insan yarı yılan görünümlü varlıklardan bir tanesi siyah tülden bir elbiseyi eline tutuşturmuştu. Sermina kucağındaki siyah elbiseyi anlamaz bir halde bakarken siyah çarşaflı iki varlık onu kollarından tutarak zorla alt kattaki odalardan birine doğru sürüklemeye başladılar. Sermina her ne kadar itiraz edip dirense de biliyordu ki gücü asla onlara yetmeyecekti. Tam odalardan birinin tahta kapısı aralanmış içeri girecekti ki o iğrendiği kadınsı varlık onu kolundan sıkıca tutup gözlerinin içine nefretle bakmaya başladı. O elbiseyi hemen giy ve çık. Ervah'ın emri olmasa kaçmaman için seni kendi ellerimle soyar, işkence yapa yapa bu elbiseyi giydirirdim. Ama maalesef bunu yapamıyorum. Sakın ama sakın kaçmaya kalkışma. Sen görmesen de şu an evin çevresinde benim emrimde olan binlerce cin var. Ve hepsi de seni paramparça etmek için fırsat kolluyor. Onlara bu fırsatı vermeni istemiyorsan, siz insanların da dediği gibi uslu durup dediklerimi yapacaksın. Bu arada ben Raşe. Tanıştığımıza hiç memnun olmadım. Sermina korkusunun bile önüne geçen bir sinirle Cornura'yı şenlerinden kurtarıp hızla odadan içeriye girdi. Bu odanın diğerlerinden farkı penceresinin olmamasıydı. Odanın içi duvarda asılı duran gaz lambalarıyla aydınlanıyordu. Siktir, ne yapacağım ben şimdi? Neden giydiriyorlar bu elbiseyi bana? İçinden bunları düşünürken vaktin az olduğunu bildiği için ilk önce elindeki siyah elbiseyi kapının sağ tarafında olan kırık sedirin üzerine koydu. Sonrasında yavaşça üzerindeki kirli beyaz elbiseyi çıkarıp kendisine verilen elbiseyi giymeye başladı. Elbise üzerine tam olmuştu. Kolları bileklerine kadar uzun, siyah dantelli, etekli siyah tüllü, boyun tarafı ise gübürlüydü. Odanın diğer tarafında bulunan 40 aynadan kendisi incelediğinde karşısında gördüğü kişiyi tanımakta güçlük çekiyordu. Aynadan kendine bakmayı kes Sermina. Sana acele etmeni söylememiş miydim? Allah hepinizin belasını versin diye içinden beddua ederken gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Ve ne olursa olsun güçlü olacağına dair kendine söz verip odadan bir hışımla dışarıya çıktı. Odanın kapısının önünde bekleyen varlıklar kendisine tiskinç ve kızgın bakışlar atarken
Reyşa hiç vakit kaybetmeden Sermina'yı sol kolundan sıkıca tutup sürüklemeye başladı. Sermina kolunun acısıyla yüzünü buruştururken dışarıda gördüğü manzara gözlerini korkutan fal taşı gibi açmasına sebep olmuştu. Dışarıda ne olduğunu bilmediği yüzlerce varlık daire oluşturmuş, davul ve zurna eşliğinde eğleniyorlardı. Ortada yanan dev ateşin çaresizce garip şekillerde dans eden varlıkları, her hareketinde ateşin boyutu gitgide de yükseliyordu. Reyşa Ervah'ın nerede olduğunu bulmaya çalışırken onu ateşin sol tarafındaki masaya otururken buldu. Dokunmaya bile tiksindiği Sermina'nın kolunu kaçmasına engel olmak için daha da sıkı tutup Ervah'ın yanına doğru yürümeye başladı. Sermina karşı koymak istese de Reyşa'ya karşı gücü yetersiz kalıyordu. Bir yandan da kendisini nereye götürdüğünü merak etmiyor değildi. Bu kalabalık neden toplanmıştı? Kendisine ne yapacaklardı? Bu soruların cevabını ancak Reyşa'nın dediklerini yaparak öğrenebilirdi. Sermina, Reyşa'nın eşliğinde kalabalığın içinden geçip bir masaya doğru ilerlemeye başladı ve masanın etrafında bir sandalyeye oturan Ervah'ı gördüğünde içindeki öfke bir volkan gibi patlıyor, kalbini yakıyordu. Reyşa'nın elinden kolunu kurtarmaya çalışırken hissettiği acı yüzünü buruşturdu. "Bırak beni, lanet olsun, bırak." Reyşa, Sermina'nın karşı koymalarından etkilenmemiş gibi hiçbir şey söylemeden onu Ervah'ın yanındaki boş sandalyeye oturtup kalkmaması için omuzlarından sıkıca tutmaya başladı. Eğer biraz daha böyle devam ederse Ervah'a verdiği sözden cayıp onu şuracıkta öldürebilirdi. "Sakın Reyşa. O aklından geçirdiğini yapmana müsaade etmeyeceğimi sen de iyi biliyorsun. Sermina birazdan benim karım olacak. Bir çamur parçasından yaratılan şu insanı karın yapacak kadar aptal olduğun için bile sana verdiğim sözü tutmayabilirim Ervah. Şu lanet çeneni kapa ve nikahımızın yapılması için hazırlıklara başla Reyşa." Sermina korku ve nefret karşılığı bir duyguyla anlamadığı bir dilde birbirleriyle konuşan Ervah ve Reyşa'ya bakıp neler olduğunu çözmeye çalışıyordu. Kendisi hakkında ne planlar yaptıklarını bir şekilde öğrenmeliydi. Ama bunu nasıl yapabileceğini bilmiyordu. "Burada ne olduğuna dair hiçbir fikrin yok değil mi Sermina?" Ervah'ın boynuna pis nefesini vererek konuşmasıyla Sermina kendini ondan uzaklaştırmak istese de bunu başaramamıştı. "Lanet olası pislik. Uzak dur benden." Erva küçük bir kahkaha atıp iki eliyle Sermina'yı belinden tutup kendine çekerek nefesini yüzüne üflemeye başladı. "Kusura bakma Sermina ama müstakbel karımdan uzak kalamam." "Ne? Ne müstakbel karısı? Ne saçmalıyorsun sen? Bırak beni." Sermina Ervah'ın ellerinden kurtulmak için çırpınıyorken gözlerinden akan yaşlar siyah elbisesine damlıyordu. "Saçmalamıyorum sevgilim. Burada bizim düğünümüz yapılıyor ve sen birazdan benim karım olacaksın. Beni öldür daha iyi. Asla senin karın olmam. Babamın katil ve üstelik bir cinsin. Bu imkansız. Hayır, olamaz. Olamaz." Ervah ateş saçan gözleriyle Sermina'nın gözlerinin içine bakıp kararlılıkla konuşmaya başladı. "Babanı öldürmek benim için büyük bir zevkti Sermina. Onun acılar içinde ölmesini izlemek." "Sus. Sus, duymak istemiyorum söylediklerini, sus. Bana bak. Eğer benimle evlenmezsen Dicle ve Mert dahil dünyada seni seven kim varsa işkence yaparak öldürürüm ve hepsini gözünü kırpmadan izletirim. Bunu yapamazsın. Hayır, olamaz. Bunu bana yapamazsın." Ervah alaycı bir gülüşle Selman'ın yüzünü iyice yaklaştırıp onu saniyelik de olsa dudaklarından öptü. "Babana nasıl yapabildiysem, o çok sevdiğin çamur parçalarında aynısını yapıp öldürebilirim. Selmina, bunu sen de benim kadar iyi biliyorsun. Buradaki tüm cinler bir işaretimle tüm sevdiklerini değil, tüm Mardin'i bile katledebilirler. Allah belanı versin. Bu senin için bir beddua olabilir ama benim için aynı şey söz konusu değil. Benim olmaktan başka bir çaren yok. Bunu artık anlasan ve karım olmayı kabullenmeye başlasan iyi edersin." Duydukları karşısında tüm vücudu kas katı kesilen Sermina, yoksa Ervah'ın söylediği bu deli saçma bir şey mümkün olabilir miydi? Aklına Mert ve ailesi geldi. En zor gününde kendisi özgür bir aile olan bu insanların ölümüne sebep olmak, bir ömür bir vicdan azabıyla nasıl yaşayabiliyordu? Gözlerini kapatıp yerlerine derin nefes çektikten sonra Ervah'ın birden sessiz burnuna oldu. "Allah'ım, sen bana yardım et. Ne olur kurtulmam için bana bir yol göster. Günahı işleyemem. Karşına günahkar olarak gelemem. Ne olur Allah'ım." Sermina'nın duası Erdoğan kahkahasıyla yerde kesildi. Çıkmaya başlarken bir yandan da ona tehditler savuruyordu. "Senin o Allah'ın gelip de sana yardım edemez Sermina. Sakın kendini bu zırvalıklarla kandırma. İşe yaramayacağını bile bile dua ettiğinde çok komik oluyorsun. Bırak beni. Canım çok acıyor. Bırak." Ervah, nikahımız için her şey hazır. Reysa'nın sözleriyle Ervah Sermina'nın gözlerinin içine bakıp kararının ne olduğunu öğrenmek için beklemeye başladı. Cevabı her ne olursa olsun Sermina kendisinin olacaktı. O şimdilik bunu bilmese de olurdu. Sermina kollarını zor da olsa Ervah'ın ellerinden kurtarıp başının önüne iğrenç yüzünü göremeyeceği bir tarafa çevirdi. Yüreği ve aklı arasında bir arafta kalmıştı. Sahi ne yapacaktı şimdi? Ervah'ın şakasının olmadığını bakışlarından anlamıştı ama onunla da evlenemezdi. Bütün ömrünü burada geçiremezdi.
Yaşlı gözlerini zor da olsa Ervah'ın ateş saçan gözlerine dikip ona yalvarmaya başladı. Ervah, ne olur bunu bana yapma. Olmaz, anlamıyor musun? Olmaz. Ben seninle evlenemem. Bu hem çok günah hem de imkansız. Sen bir insan olsaydın bile seninle evlenmezdim. Çünkü sen babamın katilisin. Seninle evlenmemi benden nasıl bekleyebilirsin? Ervah duyduğu kelimelerle kontrolünü kaybetmeye başlarken hiç düşünmeden Sermina'yı kucaklayıp nikahlarının yapılacağı büyülü ağaca doğru hızla yürümeye başladı. Sermina her ne kadar ağlayıp çırpınsana boşunaydı. Ervah tekme ve yumruklarından zerre etkilenmiyordu. Bırak beni. Ervah, bunu bana yapma. Ben babamın katiliyle, bir ciniyle evlenemem. Bırak beni. Sermina'nın sesi tüm köyde yankılanırken bu sesi sadece cinler değil, Mert ve Ekber de duymuştu. Can ve Hakan'ın yaptığı ritüeller ile Ekber'in de yardımıyla kaçak olarak köye girenler her adımında köye büyük bir felaket getirirken Sermina'nın kaderini de tümden değiştirecekti. Penceresiz duvarlarında asılı olan mumlarla aydınlanan odanın tam ortasına konumlandırılmış derme çatma 2 kişilik yatağın üzerinde oturan Sermina, gözlerini hiç kırpmadan avucunun içindeki alev kırmızı sıkkına lekesine bakıyor, biraz önce yaşadığı olayı sindirmeye çalışıyordu. Ben biraz önce bir cin ile evlendim. Kafir bir cin ile evlendim. Allah'ım bana yardım et ne olursun. Beni bu azaptan kurtar. Bana bir yol göster. Ömrümü burada babamın katilinin karısı olarak geçirmektense al canımı Allah'ım. Al canımı. Benden artık o kadar kolay kurtulamazsın karıcığım. Sermina duyduğu ses ile irkilip başını sesin geldiği yöne doğru çevirdi. Gözleri Ervah'ın ateş kırmızısına dönen gözleriyle kesiştiğinde onun tehlikeli bakışlarından birazdan başına kötü bir şey geleceğini hissetmişti. Ne o? Cin görmüş gibi bakıyorsun. Korkuttun mu seni? Ervah'ın alaycı bir tavırla gülümserken göz açıp kapayıncaya kadar Sermina'nın yanına gelip onu omuzlarından sıkıca tutarak hızla yatağa yatırdı ve onu dudaklarından vahşice kanatarak öpmeye başladı. Sermina Ervah'ın kollarından kurtulmaya çalışırken ağzının içindeki iğrenç sıvı midesini bulandırıyordu. Üzerinde hissettiği ağırlık gözlerini karartıyordu. Uslu dur Sermina, yoksa canın gerçekten acır. Sermina'nın gözlerinden akan yaşlar yatağa damlıyor, Ervah'ın pis teninde kayboluyordu. Yapamazdı. Babasının katili olan Ervah'ın karısı olamazdı. Ölmek bile yaşayacaklarından daha az acı verirdi. Ah karıcığım, kendini bana bırakırsan seninle öyle güzel eğleneceğiz ki o ucuba aklından geçirdiğin ölüm fikrini unut. Sen sonsuza kadar benim olacaksın. Bir tek benim. Ölmeyi bile göze alabilirim ama asla sonsuza kadar senin karın olamam. Ervah Sermina'nın kendi rızasıyla karısı olmayacağını anladığında gözlerini Sermina'nın gözlerine dikti ve fısıldayarak Sermina'yı canlı bir heykele dönüştürecek olan büyülü sözleri söylemeye başladı. Sermina vücudunda hissettiği acıyla çığlık atmak istedi lakin çenesini değil göz bebeklerini bile kıpırdatamadığını anladığında içinde büyük bir korku oluştu. Evet karıcığım, bana başka bir çare bırakmadın. İsteseydin ikimiz de zevk alabilirdik ama sen bana zor kullandırmayı seçtin. Sana demiştim, sen sadece benimsin. Karım olacaksın ve sonsuza dek de öyle kalacaksın. Sermina ne kadar çabalasa da olmuyordu. Vücudunu hiçbir yerini hareket ettiremiyordu. Gözlerinden akan yaşlar önce o pürüzsüz yüzüne, ardından da pis yatağa damlarken içinden Allah'a dua etmek istedi ama edemiyordu. Ervah bunu da düşünmüş ve dua etmesini engellemişti. Ne yapacağım şimdi? Babamın katilinin karısı olamam. Olamam. Bu olmaz. Olamaz. Ervah Sermina'nın üzerindeki siyah gelinliği bir hamlede yırttı. Gözlerini pürüzsüz ve bembeyaz teninde gezdirip üzerindeki birkaç parça giysiyi hızla çıkarıp hiç vakit kaybetmeden Sermina'nın teninde kayboldu. Saatlerce ona işkence etmek istercesine tüm bedeninde hakimiyetini sürdürdü. Sermina artık ölmek istiyordu. Ervah ona her sahip olduğunda aklında sadece bu düşünce geçiyordu. Ölmek ve bu ızdıraptan kurtulmak. Ervah onu odada tek başına bırakıp gittiğinde yapabildiği tek şey yatağa uzanıp bedenini çürümeye yüz tutmuş yorgan ile örtmek olmuştu. Artık yaşamasının bir anlamı kalmamıştı. Bedeninden ve kendinden nefret ediyordu. Her ne kadar istemeyip karşı çıksa da kendisini babasına ihanet etmiş gibi hissediyordu. Hani derler ya, anne ve babalar ölse bile çocuklarını hep izlerler diye. Ne olur baba, ne olur anne, bu yaşadıklarımı görmemiş olun. Dayanamam baba. Sana yaptığım ihanetin şahidi olmana dayanamam. Sen çamur parçası, o küçücük aklınla beni aldatıp Sermina'yı kaçırabileceğini mi sandın? O yanındaki pis Müslüman cin ile seni burada işkence ede öldüreceğim. Mert korku dolu gözlerle çevresine baktı. Etrafında daha önce hiç görmediği değişik şekillerde bir sürü varlık vardı. Göz ucuyla Ekber'e baktığında onun kızgın zincirlerle bağlandığını gördü. Her ne kadar çabalasa da buradan kurtulmalarının imkansız olduğunu biliyordu. Ne olursa olsun Sermina'yı son bir defa görmeyi istedi. Onun uğruna ölmeden son bir defa o güzel gözlerini görebilmeyi. Ervah, ne yaparsan yap, Sermina asla senin olmayacak. Buna asla izin vermeyeceğim.
Ervah Mert'in söylediği sözler karşısında onu canlı canlı parçalara ayırmak, kanını köpeklerine içirmek istese de sabretmeliydi. Sermina'yı buraya getirdiklerinde oyun yeni başlayacaktı. Ah Mert, seni düğünümüze davet etmeyi unuttuk, kusura bakma. Sermina'yı bu kadar çok sevdiğini bilseydim. Ne düğünü, ne diyorsun sen? İmkansız. Sen Sermina ile evlenemezsin, imkansız. Ervah köyün meydanında yankılanan gür bir kahkaha atıp adımlarını Mert'in önünde durdurdu. Gözlerinin içine bakıp konuşmaya başladı. Ve biliyor musun Mert? Sermina'ya saatlerce tecavüz ettim. Onu canlı bir heykele dönüştürüp canını yaka yaka karım yaptım. Sus. Sus Allah'ın belası sus. Hoşuna gitti değil mi Mert? Ona daha ne acılar çektirdiğimi anlatmamı ister misin? Mert gözyaşları içinde Ervah'ın susması için ona yalvarıyor. Onun dediği hiçbir şeye duymak istemiyordu. Canı, yüreği acıyordu. Sermina'nın sevdiği kadının yaşadıklarını duydukça yüreği paramparça oluyordu. Bu yaşadıklarına bile inanmak istemiyordu. Hepsinin korkunç bir kabus olmasını ve uyandığında Sermina'nın yanında, kollarında olmasını öylesine çok istiyordu ki öyle de olacaktı. Fakat bir farkla. Mert sevdiği kadını son defa kollarına alacaktı. Allah'ım, Allah'ım ne olur bana yardım et. Ne olur buradan kurtulmama yardım et. Reyşan'ın korkunç kahkahası Sermina'nın odasının duvarlarında yankılanıyordu. Seni sürtük. O çok inandığın Allah'ın seni asla bizim elimizden alamaz. Kalk gidiyoruz. Sermina Reyşan'ın kendisine neler yapabileceğini artık biliyordu. Onu kızdırmamak için yataktan güç de olsa kalkıp yatağın üzerine atılmış birkaç parça eski giysiyi geçirdi. Gözleri Reyşan'ın iğrenç sureti haricinde her yere bakarken ayakları yavaş yavaş onu felaketine götürüyordu. Hiç sesini çıkarmadan Reyşan'ı takip etmeye başladı. Reyşan ise Sermina'nın kendisinden korktuğunu biliyor ve bundan büyük bir keyif alıyordu. Birlikte önce harabe evden, ardından evin balçıklarına bezeli bahçesinden çıktılar. Yoldaki taşlar Sermina'nın ayağına batıyor, kesilen yerdeki kanlar köyün toprağına karışıyordu. Köydeki diğer kâfir cinler kan kokusunu iştahla işlerine çekerken hepsinin aklından tek bir düşünce geçiyordu. O da Sermina'yı parçalara ayırıp tadına bakmaktı. Lakin hiçbiri bunu cesaret edemezdi. Ervah'ın şehri tüm köyü yok edebilecek kadar kuvvetliydi. Hiçbiri karşısına böyle bir düşman almak istemiyordu. Sermina inanamaz gözlerle karşısındaki manzaraya baktı. Bu gördüğü şey bir hayal miydi? Yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Mert tam karşısında, elleri kolları bağlı halde yerde diz çökmüş oturuyordu. Onun burada ne işi vardı? Buraya nasıl gelmişti? Aklında yüzlerce soru varken adımları aniden hızlandırdı ve ona doğru koşmaya başladı. Mert, Mert, Mert! Reyşa Sermina Mert'e ulaşamadan onu kollarından sıkıca tutup yere diz çöktürdü. Fakat Sermina çırpınıyor, bir türlü yerinde rahat durmuyordu. Mert ise Sermina'yı gördüğü andan itibaren suskunluğa bürünmüştü. Onu bu halde göreceğini ölmeyi dilerdi. Çok zayıflamış, bakışları hissizleşmiş ve eski Sermina'dan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Erva ise Sermina'nın Mert için bu kadar çırpınıp bağırmasına çok sinirlendi. Çevrelerinde toplanan cinlerin içten içe kendisini alay ettiğinin farkındaydı. Fakat hiçbirinin bunu sesli olarak demeye cesareti yoktu. Sermina'nın yanına gidip eğilen Erva onu dudaklarından ısırarak öptü ve Sermina'yı kollarından tutup ayağa kaldırdı. Gözlerinin içine bakıp o korkunç sesiyle konuşmaya başladı. Sermina, Ervah'ın gözlerinin içinde çakan kıvılcımları, püsküren lavları görüyordu. Babasını öldürdüğü gibi Mert'i öldürmesinden, ona bir zarar vermesinden deli gibi korkuyordu. Gerekirse sonsuza kadar onunla kalabilir, ne yaparsa yapsın sesini çıkarmazdı fakat Mert'e kendisi yüzünden zarar gelmesine izin veremezdi. Ervah'ın pis nefesi Sermina'nın yüzünde gezinirken Sermina takati kalmasa da ayakta durmaya çalışıyor, korku dolu gözlerle Ervah'ın gözlerinin içine bakmaya devam ediyordu. Sermina, karıcığım, sen artık sonsuza kadar benimsin. Seni benden almak isteyen kim varsa cezasını çekecek bak. Mert seni kurtarmak için ölümü göze alıp bir cin arkadaşıyla buraya gelmiş. Seni benden alıp götürmek istiyor ve ona cezasını vereceğim. Seni benden asla alamayacak, asla. Sermina Ervah'ın bu sözleriyle ağlamaya başlarken bakışlarını Mert'e çevirdi. Onun da ağladığını görünce içindeki güçlü kadın gardını indirmişti. Ervah ne istiyorsa artık kabulüydü. Yalvaran bakışlarla Ervah'a döndüğünde onun kan isteyen ve acımasız bakışlarını görünce dizlerinin üzerine çöküp Ervah'a yalvarmaya başladı. Ervah ne olur babama yaptığını ona da yapma. Ölene kadar senin yanında kalırım. İstediğini yap, itiraz etmem ama ne olur Mert'in canını bağışla. Onu öldürme. Artık yalvarman için çok geç. Ervah cinlerini Sermina'yı tutmaları için emir verdikten sonra önce Ekber'in yanına gitti ve onu büyülü sözlerle işkence yapıp içten içe yakarak öldürmeye başladı. Mert ne kadar çırpınıp bağırsa da Ekber için elinden hiçbir şey gelmeyeceğini biliyordu. Onun kendisi yüzünden öldürdüğünü bilmek bile vicdan azabı çektiriyordu. Ekber, hayır, bırakın onu, hiçbir suçu yok. Ekber kalan son gücüyle Sermina ve Mert'e bakıp içinden kelime-i şehadet getirdi.
Ervah iğrenç bir kahkaha atıp Ekber'i yakacak büyülü sözcükleri okuyarak onu öldürdü. Sıranın Mert'e geldiğini anlayan Selmina aklını kaybetmek üzereydi. Tüm vücudu epilepsi krizine girmiş gibi titrerken gözlerindeki yaşlar artık canını yakmaya başlamıştı. Selmina, ne olur benim için ağlama. Senin yolunda ölmek varsa yolun sonunda ölmeye razıyım. Yeter ki sana bir şey olmasın. Seni ilk gördüğüm andan itibaren çok sevdim ve sevmeye de devam edeceğim. Bunu sakın unutma, olur mu? Biz bu dünyada kavuşamadık, belki ahirette kavuşuruz. Şimdi bana hakkını helal et, ne olur. Selmina hıçkırıklara boğulup ağlarken kalbine bıçaklar saplanıyormuş gibi acı çekiyordu. Çaresizlik dört bir yanını sarmıştı ve artık kurtulamayacağını anlamıştı. Mert'in gözlerinin içine bakıp ona son sözlerini söyledi. Ben de seni çok seviyorum. Hakkın helal olsun. Elbap bu sahneye daha fazla dayanamayarak sivri ve uzun pençe şeklindeki tırnaklarını Mert'in göğsüne saplayıp elleriyle ikiye ayırdı. Elleri ve pençeleri lav kadar kızgın olan Ervah'ın değdiği kemikler ve etler yanıyor, yanık et kokusu orada bulunan cinlerin iştahını acıtıyordu. Mert, Selmina Mert'in adına feryat ederek bağırırken Mert çektiği acıyla kendinden geçmek üzereydi. Ama daha her şey yeni başlıyordu. Ervah'ın ağzından çıkan yılanlar ve böcekler Ervah'ın açtığı yarıktan içeriye girip bedenini canlı canlı yerken akan kanı bacaklarından aşağı süzülüyor ve değdiği her yeri eritiyordu. Bacaklarının kemikleri gözükmeye başladıkça ayakta kalamayacak hale gelen Mert'i Ervah'ın cinleri ayakta tutuyordu. Tırnaklarını Mert'in gözlerine sokup göz bebeklerini oyan Ervah, parmaklarındaki kan ve retina kalıntılarını Selmina'nın gözlerinin içine bakarak yaladı. Ervah, yapma. Yalvarırım, yeter artık, acı çektirme bana. Yapma. Selmina'nın çaresiz çırpınışlarını başta Ervah olmak üzere orada olan bütün cinler keyiflendirirken Mert artık sonunun geldiğini anlamış ve pes etmiş bir halde son nefesini verip gözlerini kapadı. Selmina kalbinde hissettiği keskin ağrıyla nefes alamayarak karanlığın kucağına düşerken Ervah onu kollarının arasına alıp evlerine doğru yürümeye başladı. Herkes gücünü, Selmina için yapabileceklerini, aşkının büyüklüğünü görmüştü. Selmina artık sonsuza kadar kendisinin olacaktı. Hakan ve Can hareketsiz halde öylece önlerinde cansız bedeniyle yatan Mert'e bakıyorlardı. Ne yaptılarsa onu ve Ekber'i geri getirememişler ve göz göre göre ölümlerini izlemişlerdi. Hakan yutkunup Can'ın gözlerinin içine bakıp fısıltı kadar sessiz çıkan sesiyle konuşmaya başladı. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle jandarmaya haber vermeliyiz. Peki ailesi? Ben yapamam. Onlara oğlunuz öldü diyemem. Sen de öyle. En iyisi jandarmanın söylemesi. Jandarmaya söylediğimiz an bizi tutuklarlar. Kamera kayıtları var elimizde. Hiçbir suçumuzun olmadığını gördüklerinde ceza almayacağız, bana inan. Can derin bir nefes alıp Hakan'ı Mert'in cansız bedeniyle baş başa bırakarak sağlık ocağının üst katına çıkıp jandarmayı aradı. Bir komutan ile görüşüp ona her şeyi anlattı. Yarım saat sonra jandarma bir ambulans ile gelip Hakan'ın canı jandarma karakoluna, Mert'in cansız bedenini ise ambulans ile şehir hastanesinin morguna götürdüler. Askerler olay yerini didik didik edip kanıtları toplarken acı haber konağa ulaşmıştı. Sakine Hanım, Ali Bey ve Dicle'nin feryatları tüm konağı ve Mardin'i inletiyordu. Hiç kimse Mert'in öldüğüne inanmak istemiyordu. Günler hiç acımadan geçip bitse de konaktaki yas ve acı biraz olsun dinmemişti. Sakine Hanım ilaçlarıyla ayakta dururken Dicle sessizliğe bürünmüş, hiç kimseyle konuşmaz olmuştu. Beklenen otopsi raporunun çıktığı haberi geldiğinde tüm konak halkı ve Mert'i seven herkes ona son görevini yapmak üzere cenazeyi adli tıp merkezinden almaya gittiler. Annesi, babası, kız kardeşi her ne kadar onu isteseler de ceset görünmeyecek kadar kötü durumda olduğu için görevliler buna izin vermemiş, yıkatıp kefenleyip ailesine öyle teslim etmişti. Cenaze namazının kılınmasından ardından feryatlar eşliğinde mezarlıkta defin edilen Mert bu topraklarda sevdası uğruna canı veren nice gençten biri olmuştu. Hakan ve Can ile mahkemeye kadar cezaevinde kalacaklardı. Toplanan deliller, çıkan otopsi raporu ve kamera kayıtlarıyla suçsuz oldukları kesinleşmişti. Bütün ihtimal ve ilk mahkemede serbest bırakılacaklardı. Can ranzada yattığında uzanarak ruhu diğer aleme gidip cinleriyle toplanmıştı. Ona üst ranzasında yatan Hakan da eşlik ediyordu. İkisi de Mert'in ölümüyle yıkılmıştı. Artık sonu ne olursa olsun Asmin ve Kesnen kadınlar intikamlarını almaya karar vermişlerdi. Toplantının sonunda karar verilmişti. Mert ve Selmina ne çektiyse Asmin ve Kesnen kadın da aynı acı ve ızdırabı çekecekti. Bedeli ne kadar ağır olursa olsun intikamlarını alacaklardı. 2 yıl sonra haber muhabiri Ayşe, kameraman arkadaşı hazır olunca derin bir nefes alıp akşam haber bültenine yetişecek olan haberi sunmaya başladı. Bu haber ülke gündeminden hiç düşmeyen esrarengiz bir ölüm haberiydi. Cezaevindeki esrarengiz ölüm, 2. yılında da sırrını koruyor. Mardin Kapalı Cezaevinde esrarengiz bir şekilde hayatlarını kaybeden Asmin Yıldız ve Kestan Teksoy'un ölümlerinin sebebi 2. yılına da sırrını korumaya devam ediyor. Olay şu an bulunduğumuz koğuşta 2 yıl önce tam da bugün gerçekleşti sayın seyirciler. Ayşe kameramanı duvarı işaret ederek ne yapılırsa yapılsın çıkmayan,
Silinmeye kalkışılsa bile kendini yenileyen duvardaki kan izlerini gösterdi. Kameraman o duvarı çekerken konuşmasına devam etti. Asmi Yıldız ve Kesnan Teksoy'un cesetlerini koğuş arkadaşları sabah saatlerinde işte bu koğuş duvarına yapıştırılmış halde bulmuş ve hemen cezaevi yetkililerine haber vermişlerdi. Yapılan onca inceleme ve alınan onca ifadeye rağmen bu vahşi cinayetin sorumlusu veya sorumluları hala bulunamadı. Cesetlerin üzerinde ve gördüğünüz gibi duvarda da kan ile yazılmış, Arapça ve İbranice olduğu varsayılan yazıların kimin yazdığı ile ilgili mesaj vermek istediği büyük bir merak konusu. Bir diğer garip olay ise Asmin ve Kessan'ın kan donduran işkencelere maruz kalırken koğuştan kimsenin onların sesini duymamış olmasıdır. Bugün yapılacak olan dava sonrasında bir karar çıkmaz ise dosyanın kapanacağı bizlere iletilen bilgiler arasında. Ayşe son sözlerini de söyledikten sonra kameraman kaydı bitirdi ve birlikte hemen o koğuştan ve cezaevinden dışarıya çıktılar. Arabalarına binerek haber merkezine doğru yol almaya başlarken akıllarında duvarda gördükleri kanla yazılmış o yazılar kalmıştı. Dicle uykusuz geçen bir gecenin ardından zor da olsa uyanmıştı. Yan tarafındaki beşiğe baktığında boş olduğunu görünce hızla yatağından kalkıp üzerine giyinmeye başladı ki kocası Can kucağında oğulları Mert ile odaya geldiler. Günaydın annelerin en güzel. Biz uyandık ama seni rahatsız etmemek için anneanne ve dedenin yanına gittik. Dicle rahatlayarak derin bir nefes alıp ceketini de giyindikten sonra bebeğini kucağına alıp boynunu koklayarak öptü. Kocası Can da karısını yanağından öpüp beline sarıldı. Gece yine kabus gördüm. Mert'in kaçırdılar sandın değil mi? Bunlar ne zaman bitecek? 2 yıldır Kesnan'ın cinleri siz onu ve Asmin'i öldürttünüz diye bize musallat oldular. Ben artık hayatımda böyle şeyler istemiyorum. Daha fazla kayıp vermek istemiyorum Can. Merak etme sevgilim. Bugün her iki alemde de kurulacak olan mahkeme ile karar verilecek. Bizimkisi kısasa kısastı. Sermina'nın babası ve abim Mert'in canına karşılık aldık o ikisinin canını. Hakan abiyle birlikte gideceksiniz değil mi? Her iki mahkemeye de. Evet canım, kahvaltıdan sonra buluşup gideceğiz. Tabii bu dünyada suçlu olarak yargılanmayacağız biliyorsun. Faili meçhul bir cinayet dosyası olduğu için izleyici olarak gideceğiz ama diğer boyuttaki mahkemede neler olur bilmiyorum. Ne olur sana bir şey yapmalarına izin verme. Abimden sonra seni de kaybedemem. Buna dayanamam. Can karısını dudaklarından öptükten sonra oğlunun başını koklayarak öpüp onu yeniden kucağına aldı. Sen işlerini hallet. Annemler kahvaltıda bekliyorlar bizi. Hakan abi de geldi. 5 dakikaya geliyorum canım. Dicle salona girdiğinde herkes sofraya oturmuş kahvaltılarını yapmaya başlamışlardı bile. O da Can'ın yanındaki boş sandalyeye oturup kahvaltısını yapmaya başladı. Masadaki herkesin kalbinde Sermina ve Mert'in yokluğunun yası vardı. İkisinin efsanesi şimdiden dilden dile dolanmaya başlamıştı. İkisi artık bir daha bir araya gelmeyecek efsanevi bir aşk hikayesinin baş kahramanlarıydı. Kahvaltıdan sonra Hakan ve Can mahkemeye gitmek üzere evden ayrılırken Dicle hayırlı haberler ile gelsinler diye dua ediyorlardı. Dakikalar saatleri kovalarken güneş artık batmak üzereydi. Hakan ve Can önce Adliye Sarayı'na gidip oradaki davaya katılmış, sonrasında diğer aleme geçip kurulan cin mahkemesine katılmışlardı. İlk davada takipsizlik kararı verilip dosya kapanmıştı. Ama şimdiki davanın sonucu ne olur ikisi de bilmiyordu. Bildikleri tek şey vardı, o da adaletin er ya da geç tecelli edeceğiydi. Can konağa geldiğinde Dicle onu kapıda karşılayıp sıkı sıkı sarıldı. Ona bir şey olmadığı için Allah'a dualar ediyordu. İlk davanın sonucunu biliyorsun canım. O diğer davada da sonuçlandı. Orada da suçsuz bulunduk ve bundan sonra hiçbir cin bize musallat olmayacak. Kararı uymayanı öldürme hakkına da sahibim yani kurtulduk. Her şey bitti şükürler olsun. Karşı tarafa ise ceza verildi. Peki Erbah? Onu buldular mı? Hayır, Sermina ile birlikte saklanıyor ama bulunduğu an öldürülmesine karar verildi. Dicle sevinçle Can'a yeniden sarılıp onu yanağından öptü. Abisinin Sermina'nın ve Sermina'nın babasının intikamını almışlardı. Birlikte odalarına doğru yürümeye başlarken Dolunay ikisinin de yolunu aydınlatıyordu. Sermina artık inat etme ve bir şeyler yemen gerekiyor. Hayır Ervah, yemeyeceğim. Eğer yemezsen karnındaki bebekler seni yemeye başlayacak. Bunu mu istiyorsun? Sermina büyüyen karnını tutup yataktan kalktı. Üzerindeki beyazlıktan eser kalmamış geceliği çıkarıp siyah uzun kollu eski bir elbise giydi. İyi ya işte, seninle yıllardır çektiğim bu azaptan kurtulur, ölürüm. Ervah bu sözlerine sinirlenip Sermina'yı kolundan tutarak zorla yatağa oturtturdu. Gözlerinin içine bakıp büyülü sözler söylemeye başlamıştı ki Sermina başını yan tarafa çevirip gözlerini kapadı. Bana bunu yapmana izin vermeyeceğim. O zaman yemeğini ye ve beni zor kullanmak zorunda bırakma. Midem bulanıyor Ervah, dışarı çıkıp hava almak istiyorum. Çıkamazsın Sermina. Yeter artık. Beni bu köye hapsettin. Bırak biraz nefes alayım. Yürüyüp geleceğim alt tarafı. Tamam o zaman, ben de geliyorum. Biraz da olsun rahat bırak beni. Sürekli yanımdasın zaten. Küçücük köy. Zaten başıma ne gelebilir ki? Herkes senin şerrinden korkuyor. Bana zarar vermeye kimse cesaret edemez. Ervah onunla baş edemeyeceğini anlayıp geç kalmamasını tembihleyerek yalnız gitmesine izin verdi.
Arkadaşı Keron'a onu kontrol etmesini tembihleyip yapacağı ritüel için odasına geçti. Selmin evin eskimiş merdivenlerinden yavaş inip tahta kapıyı zar zor da olsa açarak dışarıya çıktı. Çıplak ayaklarıyla köyün topraklı yolunda yürümeye başlarken karnında hissettiği hareketlilik ile yüzünü buruşturdu. Ervan her defasında kendisine zorla sahip olmasının sonucu olan bu ikiz bebeğe karşı en ufak bir sevgi kırıntısı duymuyordu. Evet, belki bebekler masumdu ama Ervah'ın çocukları olması sevmemesi için yeterliydi. Ona dair olan her şeyden en az onun kadar nefret ediyordu. Etrafına göz gezdirdiğinde evlerinin çoğunun metruk olduğunu gördü. Sayamayacağı kadar çeşit, şekil ve türe sahip olan ona kızgın cinler ama bir o kadar da korku dolu gözlerle bakıyorlardı. Korktukları kendisi değil, Ervah'tı. Uzun toprak yolu yürürken hafif tepelik bir yere çarptı gözleri. O tepedeki ağaçlar yeşil değil, kıpkırmızıydı. Ve ağaçlar, yaprakları dahil kapkaraydı. Çok ürkütücü gelse de içinden bir ses oraya gitmesi için resmen yalvarıyordu. Ayakları istemsiz oraya doğru adım atmaya başladığında gitgide karanlık ormana daha da yaklaşıyordu. Siyah ağaçların arasından geçerken önünü zar zor gördüğü için adımlarını çok dikkatli atıyordu. Burası ne biçim bir ormandı böyle. Ağaçlar simsiyah. Bir tane hayvan bile yok. İçinden bunları düşünürken biraz ileride gördüğü kızıl ışığa doğru hızlı adımlarla yürümeye devam etti. Ağaçlığın sıklığı azalıp kızıllığın rengi artmaya başladığında gördüğü şey ile gözleri korkuyla irileşmişti. Sonunu göremediği ama gözlerini alacak bir kızıllığa sahip devasa büyüklükteki bir uçurumun kenarına gelmişti. Birkaç adım daha attıktan sonra uçurumun tam kenarında durdu. Bir adım daha atsa düşecekti. Vücudu korkudan titrerken bebekler hareketlenmiş ve sert tekmeler atmaya başlamışlardı. Karnına giren ağrı ile iki büklüm olurken duyduğu ses ile resmen yerinde çivilendi. Sermina. Ervah ritüelinin ortasında arkadaşının Sermina'nın karanlık ormana gittiğini haber vermesiyle her ne kadar girmesi yasak olsa da ormana girip Sermina'yı vurmuştu. Sermina, senin burada ne işin var? Hadi gel evimize gidelim. Sakın yaklaşma Ervah, sakın. Ervah ikinci defa insani bir duyguyu hissediyordu. Sermina'nın delice bir hareket yapıp uçurumdan atlamasından korkuyordu. Sermina'nın ise kulaklarında uğultulu ve korkunç bir ses yankılanmaya başladı. Eğer buradan atlarsan Ervah'tan da bebeklerden de kurtulacaksın. Ervah sana burada hiçbir şey yapamaz. Girmesi yasak olan bu yere girdiği için gücü her saniye tükeniyor. Bebeklerinin de öyle. Atla Sermina. İşte senin kurtuluşun bir adım uzağında. Onu sakın dinleme. Sakın oradan atlama. Seni ve bebeklerimizi çok seviyorum Sermina. Gücüm tükeniyor. Bebeklerimiz ölüyor. Hemen gidelim buradan. Sen benim babamın katilisin. Sevdiğim adamın katilisin. Beni yıllarca işkence ederek zorla sahip olarak burada tuttun. Karnında günahlarının bedelini taşıyorum. Senden nefret ediyorum Ervah. Ervah adım atmak isterken bir elektrik akımına kapılmış gibi acı çekerek yere çöktü. Ve acı içinde bağırmaya başladı. Beni sensiz bırakamazsın. Bunu bana yapamazsın. Sermina işte o zaman anlamıştı. Ervah'tan intikamını ancak buradan atlayıp hayatına son verirse alabilirdi. Göz ucuyla uçuruma bakıp gözlerini kapadı. Eskiden ölümden çok korkarken şimdi ölüm onun için bir kurtuluş kapısı olmuştu. Allah'ım, biliyorum. Senin verdiğin canı yine sen alırsın ama başka çarem yok. Ne olur beni affet. Ne olur babam ve Mert'in yanında olmama izin ver. Ervah delirmiş gibi yerinde çırpınsa da Sermina'ya doğru 1 metre bile yürüyemiyordu. Çığlıkları, yakarışları tüm köyü sarmıştı. Cinler ne olduğunu merak etseler de yasak bölgeye girmeye hiçbir cesaret edememişti. Karnındaki artan sancı ile beline keskin bir ağrı giren Sermina, titreyen dudaklarıyla kelimeye şehadet getirip Ervah'ın gözlerinin içine baktı. Sen bana acıların, azapların en büyüğünü yaşattın. Rabbimden dilerim ki burada da ahirette de azapların en büyüğünü çekesin. Başaramadın Ervah, ben kazandım. Artık huzur içinde sevdiklerimin yanına gidebilirim. Ervah'ın haykırış ve yakarışları kulaklarına tırmalarken gözlerini kapatıp son defa derin bir nefes alarak kendini Kızıldeniz misali sonu gözükmeyen o uçurumdan aşağı bıraktı. Ervah ise attığı çığlık ile köyü birbirine katmıştı. Resmen tüm evler cinlerin başına yıkılıyordu. İçindeki acı ve öfke asla dinmeyecekti. Asmi ve Keslen kadının büyüsüyle bağlandığı ama sonrasında aşık olduğu çocuklarının annesi Sermina ve kızları artık yoktu. Bilmediği bir güç onu kaldırıp karanlık ormandan çıkarırken Ervah'ı ormanın sonunda Can ve Hakan'ın cinleri bekliyordu. Fakat her şey için artık çok geç kalınmıştı. Mardin'in kutsal topraklarında yaşayan halkı bu sonu kan ile biten efsanevi karanlık gecelerde korkuyla birbirlerine fısıldayacaklardı ve her fısıldadıklarında Sermina ve Mert yeniden birbirine kavuşacaktı.